Bu okuma ve öğrenme çalışmaları sırasında Martin Eden bütün parasını tüketmiş, 3 kuruşa muhtaç hale gelmişti. İşte bu yüzden define avına çıkan bir yelkenliye tayfa yazılıp denize açıldı. Gemi seferi 8 ay sonra hazine bulunamadan Salomon adalarında sona ermiş, tayfaların ücretleri ise ancak Avustralya'da ödenebilmişti. Martin de hemen bir uzak yol gemisine atlayıp San Francisco'ya doğru yola çıkmıştı. Bu 8 aylık sefer ona sadece karada haftalarca kalmasına yetecek para kazandırmamış, aynı zamanda bol bol çalışıp okumasına da olanak vermişti. İşte bu koşullar altında kalbinde özlem ve mutluluk hayaliyle geldi Martin. İyi ve çalışkan bir öğrenci kafasına sahipti. Bunun dışında hiçbir şeyden yılmayan bir tabiatı ve ruta olan aşkı vardı. Yanına aldığı gramer kitabını hiç yorulmadan baştan aşağı iyice öğrenene kadar tekrar tekrar okumuştu. Gemi arkadaşlarının kullandığı bozuk gramere dikkat edip bunların konuşmalarındaki yanlışları aklından düzelterek cümleleri yeni baştan doğru olarak kurmaya önem vermişti. Kulağının yavaş yavaş hassaslaştığını ve gramerin kuvvetlendiğini sevinçle fark etmişti. Bir çifte olumsuz kelime ya da ek artık onun kulağını tırmalıyor ve bu kulak tırmalayıcı kelime de çoğunlukla deneyim eksikliğinden oluyordu. Beyni bütün yenilikleri kabullense de dili, yeni oyunları bir gün içinde öğrenmeyi kabul etmiyor, ısrarla pratik yapmasını istiyordu. Defalarca tekrardan sonra grameri tamamlayınca eline sözlüğü alıp kelime dağarcığına her gün 20 kelime katmayı başladı. Bu işin pek de kolay olmadığını gördü. Kelime anlamları gittikçe uzuyor, söyleyiş şekilleri üzerine yaptığı denemeler ise beyni yoruluncaya değin sürüyordu. Kelime ve anlamlarını içeren listeyi dümen dolabı başına asmış, sık sık buraya bakarak unutmadan aklında tutmanın yollarını arıyordu. Vardiya tuttuğu zamanlarda da kelimelere hakimiyetini tekrarlar yaparak kurmaya çalışıyordu. En son akşamları yatarken kelimelerin anlamlarını tekrarlayarak uyumaya adet edindi. Dilini Ruth'un konuştuğu dile yakın hale getirmek için hafif sesle kendi kendine tekrar ettiği çeşitli cümleler arasında "Hiçbir şey kalmadı, ben olsaydım" gibi kelime grupları yer alıyordu. Ve, yor, D ve G'yi kuvvetle söyleyerek binlerce defa tekrarladı ve gemi subayları ile gezmek için para yatırmış olan centilmen maceraperestlerin çoğundan daha doğru ve daha anlaşılır bir İngilizce ile konuşmaya başladığını hayretle gördü. Kaptan balık gözlü bir Norveçliydi. Nasıl olduysa eline bir Shakespeare'in kitaplığı geçirmişti. Kitapları okuduğu falan yoktu. Martin de kaptanın elbiselerini yıkayıp buna karşılık değerli ciltleri okumak izni aldı. Bir zaman sonra içi dışı tiyatro doldu. En çok sevdiği pasajlar kafasının içine kazınmıştı sanki. Hatta kendini öylesine kaptırdı ki bütün dünya Elizabeth devri trajedisi ya da komedisinde yer alan havaya büründü. Kendi düşünceleri ise bu trajedinin yanında kafiyesiz birer şiirdi. Bu eserler onun kulağını terbiye edip asıl İngilizceyi gereği gibi değerlendirebileceğini sağlamıştı. Bununla beraber bu yüzden kafasının içi artık kullanılmayan bir sürü eski kelime ile dolmuştu. Bu 8 ay boyunca o doğru konuşmayı öğrenmiş, yüksek düşünüş hakkında edindiği binlerce ek olarak kendini daha iyi tanımıştı. Bilgisinin azlığından doğan bir alçak gönüllülüğün yanı sıra kendi gücüne de bir iman belirmişti içinde. Tayfa arkadaşlarıyla kendisi arasında keskin bir ayrılık bulunduğunu hissetmiş, akıllı olduğu için bu ayrılığın kazanılan başarıdan çok olanaklardan doğduğunu da anlamıştı. Kendi yapabildiği şeyi onlar da yapabilirdi ama Martin içinde kendine yaptıklarından çok daha fazlasını yapabileceğini anlatan karmaşık bir hissin gittikçe mayalanıp koyulaştığını fark etmişti. Dünyanın çok güzel oluşu ona azap veriyordu. Ruth'un da orada olup onunla bu güzelliği paylaşmasını istiyordu. Ruth'a Güney denizlerinin güzelliklerini anlatmaya karar verdi.
Bu düşünceyle birlikte içindeki yaratıcı ruh alevlenip onu da bu güzelliği sadece Ruth'un değil fakat başkalarının da gözleri önünde canlandırmak kararını vermeye itti. Bu kararın arkasından da kafasına muhteşem bir fikir geldi. Yazacaktı. O da dünyanın gören gözlerinden, duyan kulaklarından, hisseden yüreklerinden biri olacaktı. Her şeyi yazacaktı. Şiir, düz yazı, öykü, betimleme ve Shakespeare'inki gibi piyesler. İşte karşısına bir meslek, Ruth'u kazanmak için bir yol çıkmıştı. Edebiyat dünyasının insanları birer devdi ve Martin Eden için onlar senede $30.000 kazanıp isterlerse yüksek mahkemede hakimlik yapabilecek olan Mr. Butler'dan çok daha mükemmel insanlardı. Bu fikir kafasında filizlenir filizlenmez Martin'i iyice sardı ve San Francisco'ya dönüş yolculuğu bir rüya halinde geçti. Gizli kalmış kudretiyle sarhoş olan Martin her şeyi başarabileceğini hissediyordu. Martin büyük ıssız denizlerin ortasında bir perspektif kazandı. Ruth'u, dünyayı sanki ilk defa ve apacık bir şekilde gördü. Bütün bunların hayaliyle iki eliyle tutup evirip çevirerek incelediği gözle görünür bir şey gibi canlandırdı. O dünyada hala belli belirsiz bulutlu olan daha birçok şey vardı ama Martin dünyayı küçük ayrıntıları ile değil bir bütün olarak görüyordu. Hem bu dünyaya hakim olmanın yolunu da görmüştü Martin. Yazmak. Bu düşünce içini bir ateş gibi sardı. Geri döner dönmez başlayacaktı. İlk işi hazine arayıcılarının gezisini anlatmak olacaktı. Bunu San Francisco'daki gazetelerden birine satardı. Ruth'a hiçbir şey söylemez, adı gazetede çıkınca ona bir sürpriz yapardı. Yazarken bir yandan da çalışmalarına devam ederdi. Bir günde 24 saat vardı. Martin hiçbir şeyden yılmazdı. O nasıl çalışılacağını biliyordu ve kaleler bile onun önünde dize gelirdi. Bir tayfa olarak bir daha denize çıkmak zorunda kalmayacaktı. Hemen o anda Martin'in gözleri önünde motorla giden bir yat hayali beliriverdi. Motorlu yatları olan başka yazarlar da vardı. Tabii başarının önceleri ağır adımlarla ilerleyeceği şeklinde kendi kendine sakin olmasını anlattı. Başlangıçta yazılarından sadece çalışmalarına devam etmesini sağlayacak kadar para kazanmakla yetinecekti. Bir süre sonra hiç belli olmayan, bir süre sonra artık öğreneceğini öğrenip kendini hazırlamaya bitirdiği zaman büyük eserler verecek ve adı herkesin dudaklarında dolaşacaktı. Fakat daha da önemlisi hepsinden de mükemmeli Ruth'a layık olduğunu ispat etmesi olacaktı. Şöhret güzel şeydi ama kafasındaki bu şahane rüya Ruth için doğmuştu. Martin bir şöhret tüccarı değildi. Sadece Tanrı'nın çılgın aşıklarından biriydi o. Parasını cebine koyup Oakland'a ulaşınca Bernard Higginbotham'lardaki eski odasına kapanıp çalışmaya koyuldu. Ruth'a bile döndüğünü bildirmemişti. Define arayıcıları hakkındaki makalesini bitirince gidip görecekti onu. Yaratıcılık ateşinin içini yakan kızgın sıcaklığı yüzünden Ruth'u görmeden durmak ona o kadar güç gelmiyordu. Üstelik yazmakta olduğu makale Ruth'u ona daha da fazla yaklaştıracaktı. Makaleyi ne uzunlukta yazması gerektiğini bile bilmiyordu. San Francisco Examiner pazar ekinde 2 sayfa üzerine basılmış bir makalenin kelimelerini sayarak ölçüsünü ona göre ayarladı. İçinde kor halinde yanan ateşle odasına kapanıp öyküsünü 3 günde tamamladı. Öyküsünü daha okunakta olması için kargacık burgacık iri yazısıyla temize çektiği sırada kütüphaneden aldığı bir hitabet kitabından paragraf diye bir şeylerin olduğunu öğrendi. Ayrıca noktalama işaretleri diye bir şeyler de vardı. O bunları daha önce hiç düşünmemişti.
Bunun üzerine devamlı olarak Kitabet kitabına başvurup aynı zamanda kompozisyon hakkında bir günde ortalama bir öğrencinin bir yılda öğrenebileceğinden daha fazlasını öğrenerek öyküsünü hemen yeni baştan yazmaya koyuldu. Yazısını ikinci kere temize çekip tomar yaptığında gazetelerden birinde yeni yazı yazmaya başlayanlarla ilgili bir yazı gördü. Bu yazıdan el yazılarını taşıyan kağıtların asla tomar haline getirilmemeleri ve yazıların kağıdın yalnız bir yüzüne yazılması gerektiğine dair olan kesin kanunu öğrendi. O ise bu kanunu her iki bakımdan da çiğnememişti. Yine bu yazıdan 1. sınıf gazetelerin sütun başına 10 dolar ödediklerini de öğrendi. Böylece yazısını 3. defa temize çekerken 10 sütunu 10 dolarla çarpmak suretiyle kendi kendine bir teselli buldu. Çarpım sonucu hep aynı çıkmıştı. 100 dolar. Martin doğrusu tayfalıktan kazanılan paradan daha iyi bu diye düşündü. Eğer o hataları yapmasaydı makalesini 3 günde bitirebilirdi. 3 günde 100 dolar. Bu parayı kazanması için denizde 3 ay veya daha fazla kalması gerekiyordu. Gerçi para tek başına bir şey ifade etmiyordu. İnsan yazabilecek olduktan sonra denize çıkmanın aptallık olduğuna karar verdi. Paranın değeri Martin'in bu para sayesinde tamamen kendine ait zamana kavuşabilmesinde, başkasının karşısına çıkabileceği elbiseler satın alabilmesiydi. Bütün bunlar kendini bulmasını sağlayan, ona esin veren soluk benizli, narin kızla hızla yaklaştıracaktı onu. Yazdıklarını bir zarfa koyarak zarfın üzerine San Francisco Examiner editörünün adresini yazarak postaladı. Gazetelerin kabul edilen yazıları hemen bastıklarını zannediyor, yazılarını cuma günü gönderdiğine göre hemen o pazar basılacağını umuyordu. Ruth'un onun dönüşünü bu olayla öğrenmesinin harika olacağına inanıyordu. Sonra pazar akşamı uğrayıp onu görürdü. Bu arada aklına başka bir fikir gelmişti. Bu fikrinin çok uygun, tedbirli ve alçak gönüllü oluşuyla övünüyordu. Erkekler için bir macera öyküsü yazacak ve bunu The Yacht Companion'a satacaktı. Hemen bir genel okuma salonuna gidip The Yacht Companion koleksiyonlarını gözden geçirdi. Bu haftalık dergideki yazıların genellikle 5 sayıda tamamlandığını ve her birinin ortalama 3000 kelime olduğunu gördü. Birçok öykünün 7 sayı kadar devam ettiğini de keşfetti ve bu uzunlukta bir öykü yazmaya karar verdi. Bir zamanlar Kuzey Kutbu'nda 3 yıl sürmesi gerekirken geminin kazaya uğraması yüzünden 6 ayda biten bir balina avı seferinde bulunmuştu. Hayalperest, hatta biraz fantastik bir hayal gücüne sahip olmasına rağmen onu gördüklerini yazmaya zorlayan esanslı bir gerçekçilik aşkı vardı onda. Balina avcılığını biliyordu ve Martin kahraman olarak kullanmayı tasarladığı 2 çocuğun birlikte başlarından geçen sanal maceraları bu bilginin ona sağladığı gerçek malzemeyle kafasında işlemeye başladı. Cumartesi akşamı bunun hiç de zor bir iş olmadığına karar verdi. O gün öyküsünü 3000 kelimelik kısmını bitirmişti. Jim pek hoşlanmış, Mr. Higginbottom ise bütün yemek boyunca ailede keşfettikleri bu yazara dudak bükerek onunla açıkça alay etmişti. Pazar sabahı gelip Martin gazetesini açınca define avcıları hakkındaki makaleyi görünce kayınbiraderinin ne kadar hayal edeceğini gözünün önüne getirecek, keyiflendirecekmişti. O sabah erkenden sokak kapısının önüne çıkıp çok sayfalı gazeteyi gözden geçirdi. Gazeteyi baştan aşağı bir ikinci defa dikkatle tetkik etti. Sonra katladı ve bulduğu yere bıraktı. Makalesinden hiç kimseye bahsetmemiş olduğuna sevindi. Aklına gelen ikinci düşünce de yazıların gazete sütunlarına geçebilmesi için
gerekli zaman hususunda yanılmış olduğuydu. Ayrıca makalesi bir haber değeri de taşımıyordu ve herhalde editör ona önce bunu bildirecekti. Kahvaltısını ettikten sonra öyküsünü yazmaya devam etti. Her ne kadar sık sık durup sözlükte kelimelerin karşılıklarına bakıyor ya da hitabet kitabına başvuruyor idiyse de kelimeler kaleminden yine de rahat dökülüyordu. Bu gibi aralarda herhangi bir bölüme tekrar tekrar okuyup bir yandan da içinde hissettiği büyük şeyleri yazmadığı şu sıralarda herhalde yazı yazmayı düşüncelerine bir şekil verip onları ifade etmeyi öğrendiğini düşünerek kendi kendini teselli etti. Hava kararıncaya kadar başını kaldırmadan çalıştı. Karanlık olunca da okuma salonuna giderek salon saat 10'da kapanıncaya kadar haftalık dergileri karıştırdı. Bir hafta süreyle takip edeceği program buydu. Her gün 3000 kelime yazdı. Her akşam da magazinlerde editörlerin yayınlamaya layık gördükleri öyküler, makaleler ve şiirlerle ilgili notlar alarak takip etmesi gereken yol üzerinde kafa yordu. Bir şeyin kesin olarak anladı. Şu bir sürü yazarın yazabildiklerini o da yapabilirdi. Hele biraz zamanı olsa, onların yapamadıklarını da yapardı. Books News'te dergilere yazı yazanlara ödenen ücretlere dair bir yazının bir paragrafında Rudyard Kipling kelime başına aldığı ücretin 2 sent olduğunu okuyunca neşelendi. The Yacht's Companion şüphesiz 1. sınıf bir dergiydi ve o gün yazdığı 3000 kelime ona $60 getirecekti. Denizde 2 ayda kazanacağı parayı. Cuma gecesi 20.000 kelimelik öyküsünü bitirdi. Kelimesini 2 sentten hesaplayınca bu ona $420 getirecekti. Hiç de fena bir çalışma haftası değildi doğrusu. Şimdiye kadar eline bir defada hiç bu kadar para geçmemişti. Bunu nasıl harcayabileceğini bile bilmiyordu. Bir altın damarına rastlamıştı. Bu paranın geldiği yerden daima para kazanabilirdi. Kendine birkaç elbise daha almayı, dergilere abone olmayı ve başvurmak için şimdilik kütüphaneye kadar gitmek zorunda olduğunu, başvuru kitapları satın almayı tasarladı. Ama yine de bu $420 büyük bir kısmı harcanmamış olarak kalıyordu. Kalan parayla Gertrude'a bir hizmetçi tutup Marina'da bir bisiklet almak fikri aklına gelene kadar parasının arttığı düşüncesi onu üzdü durdu. Yazdığı bir yığın yazıyı postaya verip The Yacht's Companion'a gönderdi. İnce avcılığı hakkında da bir makale yazmayı tasarladıktan sonra Ruth'u görmeye gitti. Martin önceden telefon ettiği için Ruth onu karşılamaya kapıya çıkmıştı. Martin'in o eski her zamanki sağlığı bir alev gibi dışarı taşarak Ruth'a çarptı. Bu alev sanki onun bedenine girdi ve sıvı bir sıcaklık gibi damarlarında dolaşarak Tanrı vergisi kuvvetiyle Ruth'u titretti. Martin Ruth'un elini tutup onun mavi gözlerine bakarken yüzü kızardı. 7 ay güneş altında kalarak bronzlaşan yüzünün taze yanık rengi, gerçi kolalı yakasının boynunu sürtünerek meydana getireceği kızarıklığı saklayamadıysa da yüzünün kızarışını gizledi. Ruth da kırmızı izleri görüp tatlı tatlı gülümsedi ama Martin'in elbisesine dikkat edince bu gülümseme hemencecik kayboldu. Elbise Martin'e tıpatıp uymuştu. Bu onun ilk ısmarlama elbisesiydi ve Martin bu elbise içinde daha zarif, daha biçimli görünüyordu. Buna ek olarak kumaş şapkasının yerini de bir fötr şapka almıştı. Ruth ona şapkayı giymesini emretti. Sonra da görünüşünden ötürü ona komplimanda bulundu. Ruth hayatında kendini bu kadar mutlu hissettiği bir zamanı hatırlamıyordu. Martin'deki bu değişiklik onun eseriydi. Bu yüzden de Ruth içinde ona daha da fazla yardım etmek için bir ihtirasın alevlendiğini hissetti.
Konuşmasındaki ilerleme Ruth'u en çok memnun eden Martin'deki en köklü değişiklik oldu. Martin artık sadece düzgün konuşmuyor, eskisinden daha rahat konuşuyordu. Aynı zamanda üstelik dağarcığına yeni kelimeler de eklemişti. Bununla beraber çok heyecanlandığı zamanlar yine o eski yayvan konuşmasına dönüyor ve kelimelerin sonundaki sessizleri yutmaya başlıyordu. Sonra yeni öğrendiği kelimeleri denemekte beceriksizce ve acemilik gösteriyordu. Diğer taraftan ifade tarzının rahatlığının yanı sıra Martin'in düşüncelerinde Ruth'a büyük zevk veren bir hafiflik, şakacılık da yer alıyordu. Bu onu kendi sınıfı içinde en çok sevilen bir insan haline getiren ama Ruth'un yanında kelimelerin azlığı yüzünden şimdiye kadar gösteremediği o eski şakacı, şakasever ruhuyla Martin bu yeni çevreye daha yeni alışmaya ve kendisinin hiç de fazlalık oluşturmadığını hissetmeye başlıyordu. Ama yine de büyük bir titizlikle deneme çevresi içinde kalmaya, neşe ve fantazisinin hep Ruth'tan gelmesine, onunla at başı gitmeye fakat onu geçmemeye dikkat ediyordu. Ayrı oldukları 8 ay boyunca neler yaptığını Ruth'a anlatıp hayatını bir yazar olarak kazanma ve çalışmalarına devam etme planından bahsetti. Ruth büyük bir içtenlikle, "Açıkçası," dedi, "yazı yazmak da herhalde herhangi başka bir şey gibi bir iş, bir zanaat olmalı. Tabii bu konuda benim fazla bir bilgim yok. Sadece genel bir hükme dayanarak konuşuyorum. Zanaatı öğrenmek için 3 yıl çaba göstermeden demirci olamazsın, değil mi? Yazarlık demircilikten çok daha iyi para getirdiği için de tabii yazar olmak isteyen, yazar olmaya çalışan çok daha fazla insan olmalı." Martin'in hızla çalışan hayal gücü kendi hayatından binlerce sahneyle birlikte kaba, adi, hayvanca sahnelerle buradaki sahneyi bir anda muazzam bir perdenin üzerine aktarırken, "Öyleyse bu durumda ben kendimi özel olarak yazarlığa hazırlayamaz mıyım?" dedi ve kullandığı dilden ötürü de gizliden gizliye bir gurur duydu. Hayalindeki karmakarışık görüntü Martin'in konuşmasına hiç ara vermediksizin ve sessizlik içinde sıralanan düşüncelerini sekteye uğratmaksızın bir ışık hızıyla canlanmıştı. Hayal gücünün perdesi üstünde kitaplarla, resimlerle dolu, kaybolmayan bir ışığın parlaklığıyla aydınlanmış bir odada kendisiyle bu güzel kıza karşı karşıya kültür dolu bir hava içinde iyi bir İngilizceyle ve ahenkle konuşurken gördü. Kendisinin bir seyirci gibi istediği zaman dilediğine bakabileceği birer resim halindeki başka zıt sahneler perdenin üzerinde sıralanıyor, sonra perdenin ta uçlarına doğru uzaklaşarak gitgide gözden kayboluyordu. Martin bu diğer sahneleri cafcaflı, kırmızı bir ışığın okları önünde eriyen ve bir duman gibi sürüklenen koyu sis girdapları arasından gördü. Havası müstehcen, ağzı bozuk bir dille dolu bir barda kendini sert viski içen kovboylarla birlikte içki içerken ya da tüten bir gaz lambasının altında ortaya sürülen paraların çıkırtıları ve dağıtılan kartların hıçırtısı arasında onlarla aynı masada otururken gördü. Havası müstehcen, ağzı bozuk bir dille dolu bir barda kendini sert viski içen kovboylarla birlikte içki içerken ya da tüten bir gaz lambasının altında ortaya sürülen paraların çıkırtıları ve dağıtılan kartların hışırtıları arasında onlarla aynı masada otururken gördü. Kendini yarı beline kadar soyunmuş, Liverpool'de yumruk yumruğa büyük kavgasına ederken gördü. İsyana kalkışılan o kurşuni sabah vakti, John Rugger'ın kana bulanmış güvertesini, baş ambarın üzerinde yaptıklarını ölüm sancılarıyla kıvranarak ödeyen ikinci kaptanı, elinde tuttuğu toplu tabancası ateş ve duman kusan koca kaptanı, yüzleri itirazla
gerilmiş adamları ve çevresinde iğrenç küfürler savurarak yuvarlanan hainleri gördü. Sonra o hiç kaybolmayan pırıltı içinde Ruth'un kitaplar ve tablolar arasında oturup onunla konuştuğu sessizlik dolu, temiz, soylu sahneye döndü. Ruth'un daha sonra kendisine çalacağı kuyruklu piyanoyu da gördü ve kendi ağzından çıkan düzgün seçme kelimelerinin yankısını işitti. Öyleyse bu durumda ben kendimi özel olarak yazarlığa hazırlayamaz mıyım? Ruth: Ama bir insan denizcilik yapmak için ne kadar özel hazırlanırsa hazırlansın, önce çıraklık yapmadan demirci olamaz diye gülüyordu. Martin, siz ne önerirsiniz diye sordu. Hem unutmayın ki ben kendimde yazar olabilecek yeteneği görüyorum. Bunu açıklayamam. Sadece ben de bu yeteneğin varlığını biliyorum. Ruth, iyi bir eğitim görmeniz lazım diye cevap verdi. İster sonunda yazar olun, ister olmayın. Hangi mesleği seçerseniz seçin, bu eğitim gereklidir ve bunun derme çatma, gelişi güzel olmaması gerekir. Liseye gitmelisiniz. Martin, doğru diye başladı ama Ruth sonradan aklına gelen bir düşünceyle onun sözünü kesti. Elbette aynı zamanda yazı yazmaya da devam edebilirsiniz. Martin azimli bir insanın ses tonuyla, bunu yapmak zorundayım dedi. Ruth onun fikirleri konusunda büyük bir inatla ısrar edişinden pek hoşlanmadığı için yüzünde tatlı bir şaşkınlık ifadesiyle bakarak neden diye sordu. Çünkü eğer yazı yazmazsam liseye gidemem. Biliyorsunuz yaşamam kendime elbise, kitap falan almam lazım. Ruth gülerek bunu unutmuştum dedi. Niye bir miras yedi olarak doğmadın sen? Martin, ben sağlığa, hayal gücüne sahip olmayı tercih ederim diye cevap verdi. Nasıl olsa para işini kıvırırım. Asıl önemli olan az kalsın senin diyecekti ama cümlesini değiştirerek insanın diğerlerine sahip olması dedi. Ruth tatlı bir sertlikle sakın kıvırmak kelimesini kullanma diye bağırdı. Bu söz argo, korkunç bir söz. Martin kızarıp kekeleyerek doğru dedi. Yanlışlarımı hep böyle düzeltmenizi isterim. Ruth da kekeledi. Ben de memnuniyetle düzeltirim dedi. Sizde büyük bir cevher var. Ben de sizi mükemmel görmek istiyorum. Martin o anda sanki Ruth tarafından biçime konmak için tutuşan bir kil, Ruth da onu ideal olan erkek biçimine sokmak için aynı ihtirasla yanan bir kişiydi. Martin'e gelecek pazartesiye lise giriş sınavlarına girmek fırsatından bahsedince öbürü hemen atılıp sınavlara gireceğini söyledi. Sonra Ruth Martin'e piyano çalıp şarkı söyledi. Bu arada da Martin onu aç bir özlemle seyredip bir yandan da burada kendisi gibi onu özleyerek dinleyen, ona aşık 100 tane erkeğin bulunmayışına şaşarak Ruth'un güzelliğini içine sindirdi. Ruth'un kendisinin yemeğe kalması konusundaki ısrarını kırmadı Martin. İçinden değişmiş, başkalaşmış Martin'i hepsi görür ve tanır diye geçiren Martin, akşam yemeğe kaldı. Kızın babası üzerinde iyi bir etki bıraktı. Bu duruma Ruth da çok sevindi. Martin'in iyi bildiği, hatta hakim olduğu bir konudan, denizcilikten konuştular. Mr. Morse daha sonra Martin'in açık fikirli bir genç olduğuna dikkat çekti. Martin, argo kullanmamak ve doğru kelimeleri aramak kaygısıyla yavaş konuşmak zorunda kalmış, bu da onun kafasındaki düşünceleri doğulup bulup iyi anlamasını sağlamıştı. Bu yemekte daha önce onlarda bir yıl kadar önce ilk yemek yediği akşamkinden daha rahattı. Tavırları ne kadar efendice ise konuşmaları da o derece sakin ve çekiciydi. Mrs. Morse bile onun mahcup halini ve alçak gönüllülüğünü beğenmiş, Martin'de gördüğü belirli gelişmeden ötürü memnun olmuştu. Kocasına, bugüne kadar Ruth'un bu kadar fazla ilgisini çeken bir erkek o oldu, dedi.
Bir erkek olarak o kadar çekingendi ki üzülüyordum. Mr. Morse karısına merakla baktı. Yoksa bu genç gemiciyi Ruth'u canlandırmakta mı kullanacaksın diye sordu. Karısı, eğer ben bir çare bulabilirsem Ruth hayatının sonuna kadar evde kalmış bir kız kurusu olmaktan kurtulur demek istiyorum diye cevap verdi. Eğer şu genç onda genel olarak erkeklere karşı bir his uyandırabilirse iyi olur. Mr. Morse karısının fikrini beğenerek, çok iyi olur dedi. Ama ya bir ilgiyi fazlaca kendi üzerinde uyandırırsa, bunu da hesaba katmamız lazım. Mrs. Morse gülerek, imkansız dedi. Ruth ondan 3 yaş büyük. Bu olanaksız, bir tehlike yok, bana güven. Böylece Martin, Arthur ile Norman'ın elebaşılık edeceği züppece bir eğlenceye katılıp katılmamayı düşünürken, öte yandan ona başka bir rol verilmiş bulunuyordu. Hep beraber pazar sabahı bisikletle tepelere bir gezinti yapacaklardı. Martin, Ruth'un da bisiklete binebildiğini ve onun da bu geziye katılacağını öğrenene kadar bu gezintiyle fazla ilgilenmemişti. O bisiklete binmesini bilmiyordu. Zaten bisikleti de yoktu ama Ruth bisiklete bindiğine göre ben de öğrenebilirim diye karar verdi. İyi geceler dileyip oradan ayrıldıktan sonra da evinin yolu üzerindeki bir bisikletçiye uğrayıp 40 dolar vererek bir bisiklet satın aldı. Bisiklete verdiği para bir ayda 1001 güçlükle katlanarak kazandığından daha fazlaydı. Hesabını yapmadan verdiği para yüzünden yedek parası azalıyordu. Ama Martin, Examiner'dan alacağı 100 dolara The Yard's Companion'ın ödemesini asgari ücret olan 420 dolara ekleyince bu paralardan artacak olan kısmı ne yapacağım endişesini böylelikle bir parça azaltmış olduğunu düşündü. Evinin yolunu tutup bisiklete binmeyi öğrenmeye uğraşırken de elbisesinin berbat oluşunu aldırmadı. O gece Mrs. Higginbotham'dan telefon edip terziyi buldu. Bir elbise daha ısmarladı. Sonra bisikleti bir yangın merdiveni gibi binanın arka duvarına bağlı olan dar merdivenden çıkardı. Duvara gömülü yatağını çektiği zaman da küçük odasında hem kendine hem de bisikletine yetecek kadar yer bulunduğunu gördü. Pazar günü ince avcılığı makalesi onu ayartmasaydı lise sınavına hazırlanmaya niyet etmişti ve Martin içini yakan kor halindeki güzelliği ve aşkı yeniden yaratma ateşiyle bütün gününü bu makaleye harcadı. O sabahki Examiner'da Define Avcıları makalesinin yayınlanmamış olduğunu görmesi inancını kırmadı. Martin böyle şeylere kulak asmayacak kadar yükseklerde uçuyordu. Mr. Higginbotham'ın büyük lütufkarlıkla sofrasında bulundurduğu her zamanki akşam yemeğine 2 defa çağrıldığı halde gözü bir şey görmeyen Martin yemek yemeden işine devam etti. Bu gibi yemekler Mr. Higginbotham için servetin ve maddi başarıların reklamı demekti ve Mr. Higginbotham Amerikan kurumlarıyla sözü geçen kurumların insana yükselmek için verdiği olanaklar hakkında yavan pozisyonlar vererek bu safrayı şereflendirdi. Yükselmek ise kendisine göre ve hiç fırsatı kaçırmadan işaret ettiği gibi bakkal katipliğinden Higginbotham mağazasının sahipliğine çıkmaktı. Pazartesi sabahı bitmemiş ince avcılığı makalesini içine çekerek bakan Martin bir arabaya atlayıp liseye gitmek için Oakland'a indi. Günlerce sonra sınavların sonucunu öğrenmek üzere mektebe başvurduğunda gramer hariç hiçbirini kazanamamış olduğunu öğrendi. Kalın gözlük camlarının ardından onu süzerek Profesör Hilton, "Grameriniz çok iyi." dedi. "Ama diğer konularda bir şey bilmiyorsunuz, hiçbir şey. Amerika tarihine ait bilginiz de berbat. Eğer benim tavsiyemi dinlerseniz siz..." Profesör Hilton bir an durdu ve Martin'i kendi deneme tiplerinden herhangi biri kadar antipatik ve guru bir bakışla süzdü. Mr. Hilton lisenin fizik profesörüydü. Büyük bir aileden geliyordu. Az bir maaşı vardı ve papağan gibi ezberlenebilmiş, öğrenilmiş büyük bir bilgi hazinesine sahipti. Martin içinden keşke profesörün yerinde
kütüphanedeki masada oturan adam olsaydı diye geçirerek alçak gönüllülükle. Evet efendim dedi. Benim tavsiyemi dinlerseniz siz önce en aşağı 2 yıl ortaokula gidin. İyi günler. Martin profesörün öğütlerini Ruth'a söylediği zaman onun yüzündeki sarsıntı ifadesini görerek şaşırdı. Ama kendisi başarısızlığından ötürü hiç de kederlenmemişti. Ruth'un uğradığı hayal kırıklığı o kadar açıkça belli oluyordu ki Martin başaramadığı için üzüldü ama sırf Ruth için üzüldü. Ruth, gördün mü dedi. Ben haklıymışım. Liseye giden öğrencilerden çok daha fazla bilgin olduğu halde yine de sınavları geçemiyorsun. Bunun sebebi de eğitiminin parça parça derme çatma oluşu. Senin bir çalışma disiplinine ihtiyacın var. Bunu da sana ancak usta öğretmenler verebilir. Profesör Hilton, haklı. Ben senin yerinde olsaydım bir akşam okuluna giderdim. 1,5 yılda geri kalan 6 aylık çalışma devresinde öğreneceklerini de elde edebilirsin sanırım. 1,5 yıl sana yeter. Hem bu şekilde gündüzleri yazı yazabilmen ya da eğer hayatını kaleminle kazanamazsan herhangi bir başka bir işte çalışman için sana kalmış olur. Martin ilk önce, geceleri okula gidip gündüzleri de çalışırsam seni ne zaman görürüm diye düşündü. Ama bunu söylemedi. Onun yerine akşam okuluna gitmek bana pek çocukça bir iş gibi geliyor dedi. Eğer değeceğini bilsem aldırmam ama değeceğini hiç sanmıyorum. Onların bana öğretebileceklerinden daha çabuk öğrenebilirim. Hem de kendi kendime. Böylesi zaman kaybetmek olur. Bir an Ruth'u ve onu kazanmak için duyduğu hırsı düşündü. Benim kaybedecek hiç vaktim yok. Aslında buna ayıracak zamanım da yok. Ruth, öğretmen gereken o kadar şey var ki dedi ve Martin'e yumuşak bir bakış fırlattı. Martin Ruth'a karşı gelmekle kabalık ettiğini düşündü. Fizik, kimya gibi şeyleri laboratuvar çalışmaları ortamında öğrenebilirsin. Sonra sana öğreten biri olmayınca matematikte geometriyi öğrenmenin de hemen hemen olanaksız olduğunu göreceksin. Bu işi bilen öğretmenlere, bilgiyi anlatma sanatında uzmanlaşmış kişilere ihtiyacın var senin. Martin kendini daha az kibirli bir yoldan ifade etmenin yolunu araştırmak için bir dakika sustu. Lütfen sakın övünüyorum sanma diye söze başladı. Övünmek niyetinde değilim. Ama bana öyle geliyor ki nasıl diyeyim doğal bir öğrenciyim. Kendi kendime çalışabilirim. Bana çok rahat geliyor bu. Hani ördek suda nasıl rahatsa öyle. Gramerde neler yapabildiğimi sen kendin gördün. Sonra bir sürü başka şeyler de öğrendim. Ne çok şey öğrendiğimi aklın almaz. Hem de daha yeni başlıyorum. Hele bir an. Bir an tereddüt etti ve doğru söyleyeceğine güven getirdikten sonra hızımı alayım da o zaman gör dedi. Bu gibi şeylerde yeteneğimi ilk defa gerçek bir şekilde anlamaya başlıyorum. Çakmaya başladım artık durumu. Ruth, lütfen çakmaya deme diye onun sözünü kesti. Martin hemen değiştirerek, durum hakkında bir fikir sahibi olmaya başladım dedi. Ruth, ama düzgün İngilizce konuşmayla bunun bir ilgisi yok diye itiraz etti. Martin kuvvet toplamak için biraz bocaladı. Söylemeye çalıştığım bu işleri nasıl kıvıracağımı öğrendim dedi. Ruth ona acıyarak kendini tuttu, o da devam etti. Bilgi bana bir harita odası gibi geliyor. Her zaman kütüphaneye gitsem bende bu etkiyi bırakır. Öğretmenlerin oynadığı rol, öğrencilere harita odasının içindeki şeyleri sistemli bir şekilde öğretmek. Öğretmenler harita odasında dolaşmamıza yardım eden kılavuzlardır, o kadar. Bu onların kafasında olan bir şey değil. Onlar yapmıyor bunu. Onlar yaratmıyor. Bunların hepsi harita odasında var. Onlar da bu odada nasıl dolaşılacağını, nereye el atılacağını biliyorlar. Görevleri de bu odada kaybolabilecek olan yabancılara yol göstermek. Ama ben kolay kolay kaybolmam. Ben yerimi görmesini bilirim. Genelde neredeyim bilirim. Ne var? Bir yanlış yaptım gene. Ruth,
Neredeyim bilirim deme dedi. Martin minnettarlıkla, doğru dedi. Nerede olduğumu bilirim. Peki neredeyim ben, yani nerede kaldım? Harita odasında. Evet, bazı herifler. Ruth kimseler diye düzeltti. Bazı kimselerin kılavuza ihtiyacı vardır. Çoğu kimsenin vardır ama bana öyle geliyor ki ben onlar olmadan da yapabilirim. Harita odasında epey zaman harcadım ve artık yolumu bulmaya öğrendim gibi bir şey. Hangi haritalara başvuracağımı, hangi sahilleri keşfetmek isteyeceğimi biliyorum. Kendi çizdiğim yol üzerinde giderek de pek çok şeyi kendi kendime daha çabuk öğreneceğim. Biliyorsun, bir filozofun hızı en ağır giden geminin hızı demektir. Öğretmenlerin hızı da aynı şekilde bir etkiye bağlıdır. Sınıflarını dolduran alimlerden daha hızlı gidemezler. Ben ise onların bütün bir sınıfı yürütecekleri hızdan daha çabuk ilerleyebilirim. Ruth bir yerlerden aklında yer etmiş bir sözü ona tekrarlayarak, "Yalnız giden hızlı gider," dedi. Martin'in içinden. "Ama ben yanımda sen olursan daha hızlı giderdim," diye bağırmak istedi. Bu sırada o, kolunu Ruth'un beline dolamış, onun mat altın saçları Martin'in yüzüne doğru uçuşarak, içinde ikisi birlikte bir ruh gibi sürüklendikleri, yıldızlarla dolu boşlukların, güneşin yıkadığı uçsuz bucaksız kıyıların yer aldığı bir dünyanın hayalini görüyordu. Martin aynı anda da sözlerin acıtarak derecedeki yetersizliğini anladı. Aman Allah'ım! O sırada kendi gördüklerini Ruth'a da güldürebilecek şekilde düzeltebilseydi kelimeleri. Yine o anda zihnindeki aynanın üzerinde çağrılmadan beliren parıltılı hayalleri betimleme arzusunun içinde bir özdeyiş sızısı gibi kımıldandığını hissetti. Ah, tamam. Ruth'un sırrını yakalamıştı. Bütün büyük yazarlarla şairlerin yaptıklarındaydı bu sır. İşte bunun için onlar birer devdi. Onlar düşündüklerini nasıl ifade edeceklerini biliyorlardı. Güneşte yatan köpekler genellikle ağlar gibi sesler çıkarır ve havlar ama kendilerini böyle ağlatan, havlatan şeyin ne olduğunu söyleyemezlerdi. Martin çok zaman bunun ne olabileceğini merak etmişti. İşte kendisinin de onlardan hiç farkı yoktu. Asil güzel hayaller gördüğü halde Ruth'a havlamaktan, sızlanmaktan başka bir şey yapamamıştı. Ama artık güneşte uyumayı bırakacaktı. Ayağa kalkacak, gözlerini dört açıp hayal dünyasının zenginliklerini, açılan gözleri ve çözülen dili sayesinde Ruth'la paylaşacağı ana kadar mücadele edecek, didinecek, öğrenecekti. Diğer erkekler ifade edişin püf noktasını, kelimeleri kendilerine itaat bir uşak haline getirmenin yollarını bulmuşlardı. Ayrıca kelimelerden ayrı ayrı anlamlar çıkarıp bunların toplamından daha fazlasını ifade eden cümlecikler kurmayı öğrenmişlerdi. Bu sırrın çözümü Martin'in kafasında bir şimşeğin çakışı kadar kısa sürmüştü. Beyni bir anda şimşeğin ışığıyla parlamış, aydınlanmış, ona uyarmıştı. Martin Eden kendini yeniden güneşin yıkadığı yerlerin, yıldızlarla dolu boşlukların hayaline kaptırdı. Nihayet bir sessizlik olduğunu, Ruth'un gözlerinden gülümseyen, hoşlanmış bir ifadeyle ve dikkatle kendisine bakmakta olduğunu fark etti. "Muhteşem bir hayale kapılıp gitmiştim," dedi. Kendi kelimelerinin ses halinde kulağına çarpmasıyla da kalbi hop etti. Bu kelimelerde nereden çıkmıştı? Konuşmasına, hayalhanesinin sebep olduğu ara verişi uygun bir şekilde ifade etmişti bunlar. Bir mucizeydi bu. O şimdiye kadar hiç bu derece yüksek bir düşünceyi, bu derece yüksek bir ifade içinde toplayamamıştı. Zaten yüksek düşünceleri kelimelerle ifade etmeye hiç çalışmamıştı ki. Tamam işte, bu sorunu açıklıyordu. Hiç denememişti. Ama Swinburne denemişti. Tennyson, Kipling ve diğer bütün şairler denemişlerdi bunu. Birdenbire aklına İnce Avcılığı adlı makalesi geldi.
O büyük şeyleri içinde bir ateş gibi yanası güzelliğin özünü ifadeye kalkışmamıştı hiç. Bitirdiği zaman bu makale bambaşka bir şey olacaktı. Haklı olarak bu makalenin öz malı olan güzelliğin enginliği onu dehşete bir hayranlığa itti ve Martin'in zihninde yeniden parlak, cesur bir fikir belirdi. Bu güzelliği asil şiirler içinde neden o da büyük şairlerin yaptığı gibi ifade etmesin ki? Bunun için kendini zorladı. Üstelik Ruth'a olan aşkının verdiği büyülü zevk ve o aşkın ruhunda yarattığı harikalar varken, niçin o da şairlerin yaptığı gibi şakımasındı bunu? Onlar aşkı şakımışlardı. O da öyle yapacaktı. Tanrı aşkına. Çıkardığı bu sesin kendisini dehşete düşüren yankısını kulaklarında işitti. Dalgınlıkla sesi ağzından yüksek sesle çıkmıştı. Utangaç doğan kızarma, gömlek yakasının boynunu çevrelediği yerden saçların dibine kadar yayılıncaya kadar kan dalga dalga yüzüne hücum etti. Bu yüzün bronz rengini kırmızıya çevirdi. Affedersiniz diye kekeledi. Düşünüyordum da. Ruth cesaretle, bana sanki dua ediyormuşsunuz gibi geldi dedi. Ama içinde bir şeyin ezildiğini, acı acı feryat ettiğini hissetti. Şimdiye kadar tanıdığı erkeklerden birinin dudaklarından çıktığını duyduğu büyük yemindi bu. Bu onu sarsmıştı. Sadece yetiştirilme tarzı yüzünden ya da bir prensip meselesi olarak değil, fakat sakınılan, el değmemiş kızlık bahçesini bir fırtına gibi alt üst eden hayatın bu kaba darbesiyle ruhen de sarsılmıştı. Yine de bağışladı. Hem de o kadar rahatça bağışladı ki buna kendi bile şaştı. Zaten her nedense Martin'in herhangi bir şeyini bağışlamak o kadar zor gelmiyordu. Martin'in eline başka erkekler gibi olabilmesi için hiç fırsat geçmemişti şimdiye kadar. Ama o yine de elinden geldiği kadar bütün gücüyle çalışıyordu, başarıyordu da. Martin'i böyle hoşgörülükle karşılayışının herhangi bir başka bir sebebi bulunabileceği asla gelmedi Ruth'un aklına. O Martin'e acıyarak davranıyordu ama bunun farkında değildi. Bunu bilmesine olanak da yoktu. Bir tek aşk macerası olmaksızın sessizlik ve denge içinde geçen 24 yıl ona kendi duygularını anlamasını sağlayacak keskin bir anlayış vermemişti ve hayatında aşkın yanından bile geçmemiş olan Ruth şimdi aşka yaklaşmakta olduğunun farkında değildi. Genç adam geçen gün yazmaya hız veriyordu. Ancak yazma hırs ve isteği tek noktada değildi. Örneğin ince avcılığı makalesi üzerinde yeniden çalışmaya başladı. Ne var ki şiir yazma isteğine kapılması yüzünden bu makalesine sık sık ara vermek zorunda kaldı. Bu yüzden de bu makalesini tamamlayamadı. Şiirleri ise Ruth'un aldığı, esinle yazdığı aşk şiirleriydi. Ama bu şiirler hiçbir zaman tamamlanamadı. Hep eksik kaldı. Duygular hayatın kendi boşluğu içinde dolaşan hislerdir. Bu duygu denen hisleri şiire haline getirip belirli kalıplar içinde anlatabilmek ise her baba yiğidin harcı değildir. Bu yüzden de öyle bir çırpıda öğrenebilecek şeylerden değildir. Martin için de aynı durum söz konusuydu. Başıboş dolaşan duygularını şiirle zapt etmek büyük bir sorundu. Çünkü şiirde vezin, kafiye, kelime yapısı başlı başına gerçek birer sorun teşkil eder. Martin'in bunların da ötesinde bütün büyük şairlerde varlığını fark ettiği fakat bir türlü yakalayıp kendi şiirleri içine yediremediği, ele avuca sığmayan, kesin olarak kavranamayan bir şey vardı. Martin'in hissedip peşine düştüğü ama bir türlü yakalayamadığı şey, şiirin parmaklar arasında kayan, ele avuca sığmayan ruhuydu. Bu ruh sıcak hava akımı gibiydi. Isınıp havaya yükseliyor, sonra buhar olup uçuyordu. Bazen bu buharın, bu sıcaklığın ince şeritlerinden birkaçını eline geçirip onlarla beyninde aralıksız sesler halinde yankılanan ya da gözle görülmeyen güzelliğin
buğulu bir dalgalanışa halinde hayalinde sürüklenen cümleler örneği başaran çalışmalarının karşılarını görmesine rağmen bu titrek, bu ele avuca sığmaz sıcaklık hep onun elinin eremeyeceği bir yerde kaldı. Durmadan değişen bir rüzgar gibi aldatıcıydı bu. Anlatabilmek için duyduğu arzunun sancısı Martin'i kıvrandırdı. Ama herkesinkine benzemeyen, hiç de şairane olmayan bir takım sözler söylemekten başka bir şey yapamadı. Tamamlanmamış parçalar halindeki şiirlerini yüksek sesle okudu. Vezin sağlam adımlarla yürüyor, kafiye de en aşağı adımlar kadar kusursuz ve adımlardan daha sürekli bir ritmi yürütüyordu. Ama Martin'in kendi içinde hissettiği o sıcaklık, o yükseliş eksikti. Bir türlü anlayamadı ve yeniden ümitsizliğe kapılarak tekrar yenilmiş ve perişan makalesine döndü. Şüphesiz ki düz yazı daha kolaydı. Kelimelerin ruhunu yakalamak zorunluluğu yoktu. Bu yüzden rahattı. Şiirin senfonik ve kırılgan yapısını anladıktan sonra tamamen düz yazıya döndü. İnce avcılığının arkasından denizcilik mesleği hakkında bir makale, deniz kaplumbağası avı hakkında bir başka makale, bir üçüncü makale de kuzeydoğu rüzgarları hakkında yazdı. Sonra deneme kitabından bir kısa öykü yazdı ve daha bu konuda emeklerden 6 tane öykü bitirip çeşitli magazin dergilerine yolladı. Sabahtan akşama kadar hem de geç vakitlere kadar verimli bir şekilde yazıp sadece kütüphaneye gidip kitap aldığı ya da ruta uğradığı sıralarda yazılarına ara verdi. Son derece mutluydu. Şimdi hayattan daha büyük bir zevk alıyordu. Hiç eksilmeyen bir çalışma içindeydi. Tanrılara özgü olduğu sanılan yaratma zevkini duyuyordu. Çevresindeki bütün hayat, çürük sebze, sabunlu su kokuları, kız kardeşinin pasaklı hali ve Mr. Higgbottom'ın alaycı suratı bir rüyadan ibaretti. Gerçek dünya onun kafasında, yazdığı öykülerde onun kafasındaki gerçeğin parçalarıydı. Onun için günler çok çabuk bitiyordu. Çalışmak isteği o kadar çok vardı ki uykusunu 5 saate indirdi ve bu kadar uykuyla yetinebileceğini anladı. 4,5 saatte yetinmeyi denedi ama üzülerek 5 saate döndü. Bütün uyanık saatlerini zevkle çalışmalarından herhangi birine verebiliyordu. Çalışmalarına geçmek için yazılarını bıraktığı zaman üzülüyor, kütüphaneye gitmek için çalışmalarını bırakmak zorunda kalınca üzülüyor, bilgilerle dolu o haritada odasından ya da okuma odasındaki masallarını satmayı başaran yazarların sırlarıyla dolu magazin dergilerinden ayrılınca hep üzülüyordu. Ruth'la birlikte olduğu zamanlar ise onun yanından ayrılmak vakti geldiğinde yüreğini bağlayan adele lifleri kopuyormuş gibi oluyor ve Martin karanlık sokakları eve bir an önce varıp kitaplarına bir an önce kavuşmak için yıldırım gibi geçiyordu. Ona en güç geleni de matematik ya da fizik kitabını kapatıp defteri, kalemi bir kenara bırakarak uyumak için yorgun gözlerini kapatmaktı. Kısa bir zaman için dahi olsa yaşamaya ara vermekten nefret ediyordu. Bütün tesellisi ise çalar saatin 5 saat sonrası için ayarlanmış olmasıydı. Bütün kaybedeceği 5 saati nihayet sonra çalan zil onu bilinçsizlik halinden hızla ayağa fırlatacak ve Martin önünde yine 19 saatlik koca bir gün bulacaktı. Haftalar büyük bir hızla geçiyor, parası her geçen gün azalıyordu. Başka yerden de para geldiği yoktu. Erkek çocuklar için yazdığı macera öyküsünü gönderdikten bir ay sonra The Yaz Companion bu yazı serisini ona geri gönderdi. Red cevabı o kadar ustalıkla kaleme alınmıştı ki Martin editöre hiç kızamadı. Ama San Francisco Examiner editörüne de aynı derecede sıcak bir duygu besleyemedi. Martin 2 hafta bekledikten sonra ona mektup yazmıştı. Bir hafta sonra bir tane daha yazdı.
Ay sonunda editörü bizzat görmek için San Francisco'ya gitti. Ama süslü kapıları bekleyen genç, kırmızı saçlı, zebani kılıklı bir hizmetçi yüzünden editörle görüşemedi. 5. haftanın sonunda yazısı hiçbir yorum yapılmaksızın postayla kendisine geri gönderildi. Red mektubu vardı. Ne bir açıklama, hiçbir şey yoktu. Diğer makaleleri de aynı şekilde. San Francisco'nun önünde öbür gazetelerden bekletildi. Bu yazılarını alınca onları doğudaki dergilere yolladı. Hepsi de birer basılı red mektubu ilişiğinde daha da çabuk olmak üzere geri geldi. Gönderdiği kısa öyküler de aynı şekilde geri gönderildi. Martin bunları tekrar tekrar okudu ve öyle beğendi ki reddediliş sebeplerini bir türlü çıkaramadı. Derken bir gün gazetelerden birinde yazıların daima daktiloda yazılmaları gerektiğini okuyunca meseleyi anladı. Gayet tabii editörler o kadar meşgul insanlardı ki el yazısını okumak için o kadar zamanı ve zahmeti göze alamazlardı. Martin bir daktilo makinesi kiraladı ve kullanılışını öğrenmek için bir gününü harcadı. Her gün yazdıklarını daktiloya çekti. Eski yazdıklarını da geri gönderişlerinden kısa bir süre sonra daktiloyla yeniden yazdı. Daktiloyla yazdıkları da geri gelmeye başlayınca şaşırdı. Çene kemikleri atmaya başladı. Çenesinin ucu sadece saldırıcı bir görünüş aldı. Kendi yapıtı hakkında kendisinin doğru hüküm verememiş olabileceği aklına geldi. Bir kere de yapıtlarının Gertrude üzerinde yaratacağı etkiyi denemeye karar verdi. Öykülerini ona yüksek sesle okudu. Gertrude'un gözleri parıldadı ve Martin'e "Ne kadar güzel şeyler yazıyorsun," derken ona gururla baktı. Martin sabırsızlıkla "Evet evet," dedi. "Asıl önemli olan şey öykü. Nasıl, beğendin mi?" Gertrude "Mükemmel," diye cevap verdi. "Harika. Hem de heyecan verici, müthiş duygulandım." Martin anladı ki Gertrude'un zihni bulanıktı. Kadının saf suratında şaşkınlık apaçık okunuyordu. Onun için Martin biraz bekledi. Uzunca bir sessizlikten sonra Gertrude "Peki ama Mart," dedi. "Öykü nasıl bitiyor? Hani şu o kadar yüksekten atan genç kızı elde ediyor mu?" Martin sanatkarca açıkladığı sandığı bitişi ona anlattıktan sonra Gertrude "Ben de bunu öğrenmek istiyordum," dedi. "Bunu öyküde neden böyle yazmadın?" Martin kız kardeşine birçok öyküsünü okuduktan sonra bir şey öğrenmiş oldu. Gertrude da mutlu sonuçlanan öykülerden hoşlanıyordu. Gertrude yorgun bir iç çekişle çamaşır teknesinden doğrulup alnındaki terleri beyaz bir süngere dönmüş kırmızı eliyle silerken "Öykü çok güzeldi," diye fikrini belirtti. "Ama bana üzüntü verdi. İçimden ağlamak geliyor. Dünyada zaten üzücü verici bir sürü şey var. Mutluluk veren şeyleri düşünmek beni mutlu ediyor. Eğer adam kızla evlenseydi, sonra gücenmiyorsun ya Mart," diye endişeli bir tavırla Martin'e sordu. "Ben böyle olsun isterdim. Yorgunum da ondan herhalde. Ama yine de öykü fevkaladeydi. Fevkaladeydi doğrusu. Nereye satacaksın onu?" Martin "Bu başka bir sorun," diye güldü. "Peki satabilirsen ne kadar kazanabileceğini düşünüyorsun?" "Oh, $100. En aşağısı bu. Fiyatlar böyle. İnşallah satarsın." Martin "Kolay kazanılan bir para. Ha," dedi. Gururla ekledi. "Onu 2 günde yazdım. Günü $50 gelir." Öykülerini Ruth'a okumak için büyük bir istek duymasına rağmen Martin buna cesaret edemedi. Öykülerinin bir kısmı yayınlanıncaya kadar beklemeye karar verdi. Ruth o zaman Martin'in hangi amaçla çalışmış olduğunu anlayacaktı. Bu arada Martin didinmesine devam etti. İçindeki macera ruhu onu hiçbir zaman zihin ülkesinde yapmakta olduğu bu hayret verici keşifler kadar kuvvetle çekmemişti. Fizik ve kimya ile dersleri, kitapları satın aldı. Matematik problemleri çözdü. İspatları çalıştı.
Laboratuvar deneyleriyle yapılan ispatlara inandı ve engin hayal gücü sayesinde kimyasal reaksiyonları, bunları laboratuvarda gören orta bir öğrencininkinden çok daha büyük bir anlayışla öğrendi. Martin, eşyanın içeriği hakkında elde etmeye başladığı delillere gömülerek yüklü sayfaları yutmaya devam etti. Şimdiye kadar dünyayı dünya olarak kabul etmişti. Ama şimdi bu dünyanın kuruluşunu, maddi ve kuvvetin hareket ve karşılıklı etkilerini anlamaya çalışıyordu. Eskiden karşısına çıkmış olan sorunların çözümleri şimdi kendiliğinden devam ederek kafasında beliriyordu. Kaldıraçlar ve makaralar Martin'i büyülemişti. Zihni denizde dolaştığı eski günlere, levyelere, makaralara, palangalara gitti. Yolları olmayan okyanusta gemilerin rotalarını yanılmadan takip etmelerini sağlayan gezinti teorisinin artık Martin için karanlık bir noktası kalmamıştı. Mevsim rüzgarlarının neden var olduğunu öğrenince de acaba kuzeydoğu rüzgarları hakkındaki makaleyi pek mi erken yazdım diye şüpheye düştü. Bu makaleyi şimdi herhalde daha iyi yazabilirdi. Bir akşamüstü Arthur'la birlikte Kaliforniya Üniversitesi'ne gitti. Dinsel bir huşu içinde nefesini tutarak laboratuvara girip deneyleri gördü ve öğrencilere ders veren bir fizik profesörünü dinledi. Bunları yazarken yazılarını da ihmal etmiyordu. Kısa öyküler kaleminden bir sel gibi akmaya devam etti ve Martin daha kolay magazin dergilerinde gördükleri cinsten şiir şekillerine el attı. Lakin bu arada kafiyesiz şiirle bir trajedi yazmaya kalkışmak aptallığını gösterip 2 haftasını boşuna harcadı ve trajedi yolladığı yarım düzine kadar magazin dergisi tarafından her seferinde çabucak reddedilince de donup kaldı. Sonra Henry keşfetti ve Hospital Scadra'yı örnek alarak bir seri deniz şiiri yazdı. Bunlar ışık, renk, aşk ve macera ile dolu basit şiirlerdi. Martin onlara deniz lirikleri adını verdi ve şimdiye kadar yazdığı eserlerin en mükemmeli olduklarına hükmetti. Şiirler 30 taneydi ve Martin onları öyküleri üzerindeki alışılmış günlük çalışmalarını tamamladıktan sonra her gün bir şiir meydana çıkarmak üzere bir ayda yazmıştı. Onun günlük çalışması ise orta derecedeki başarılı bir yazarın bir haftalık çalışmasına denk geldi. Harcadığı emek ona vız geliyordu. Hem bu zahmetle sayılmazdı. Martin kendini ifade ediyor, konuşmasını bilmeyen dudakları ardında yıllarca hapsolmuş olan bütün güzellikler ve harikalar şimdi vahşi bir sel halinde dökülüyordu. Deniz liriklerini kimseye göstermedi. Hatta editörlere bile. Editörlere güvenmiyordu. Ama onu liriklerini göndermekten alıkoyan editörlere olan güvensizliği değildir. Bu şiirler onun için öylesine bir güzellik taşıyordu ki yazdıklarını Ruth'a okumak cesaretini bulacağı çok uzak bir güne, muhteşem bir güne saklayıp onları Ruth'la paylaşmak istiyordu. O gün gelinceye kadar Martin onları kendisine sakladı. Ezberleyinceye kadar tekrar tekrar yüksek sesle okudu. Martin Eden uyumadığı zamanın her dakikasını yaşıyordu. Hatta uykusunda da yaşıyordu. Çalışmalarının devam etmediği bu 5 saat içinde hayaller yaratan beyni, atılışlarla o günün olaylarını, o günün düşüncelerini işleyerek bunlardan acayip olmadık harikalar çıkarıyordu. Aslında hiç dinlediği yoktu ama onunkinden daha fazla bir bünye, onunkinden daha az dengeli bir beyin, genel bir sinir bozukluğu sonucunda mutlaka yeri serilirdi. Akşamüstleri de Arthur, Ruth'a eskisi kadar sık uğramaz olmuştu. Zira Ruth'un üniversite bitirme sınavlarını vereceği Haziran ayı yaklaşıyordu. Sanat tarihi mezunu. Martin, Ruth'un bu unvanını düşününce Ruth sanki ondan hızla peşinden yetişemeyeceği kadar hızla uzaklaşmış gibi geldi. Martin haftada bir akşamını kendisine ayırmış olan Ruth'la buluşacakları akşam geç vakitlerde gelirdi. Genellikle akşam yemeğine kalır, biraz hoş
5'ten sonra müzik dinlerlerdi. Bu akşamlar Martin'in hayatındaki en önemli akşamlardı. Bu evin, kendi yaşadığı evinkindeki bu derecede büyük zıtlık oluşturan havası ve sırf burada Ruth'a yakın bulunuşu yüzünden Martin her seferinde oradan yükseklere tırmanmak için daha çok bilenmiş bir azimle ayrıldı. İçinde bulunan güzelliklere ve kendisine bir sancı gibi ıstırap veren yaratma arzusuna rağmen Martin bu savaşı sırf Ruth için yapıyordu. O her şeyden önce bir aşıktı. Diğer her şeyi aşka bağlı kılıyordu Martin. Onun aşk macerası dünya yüzündeki macerasından daha büyüktü. Dünyanın hayret ve hayranlık uyandıran yönü, karşı konulmaz kuvvetin zoruyla onu meydana getiren moleküllerden ve atomlardan ileri gelmiyordu. Dünyanın hayranlık uyandıran tarafı, Ruth'un bu dünyada yaşıyor olmasıydı. Ruth, Martin'in bütün ömrünce rastladığı, tahmin ya da düşündüğü en hayran olunacak şeydi. Ruth'tan uzak oluşu ona sürekli bir iç sıkıntısı veriyordu. Ruth ondan öylesine uzaktı ki üstelik Martin ona nasıl yaklaşacağını da bilmiyordu. Kendi sınıfından kadınlar ve kızlar arasında başarı kazanmış olan bir erkekti. Ama onlardan hiçbirine aşık olmadığı halde Ruth'a aşık olmuştu. Ruth'a olan aşkı bir yana, o sadece Martin'in sınıfından başka bir sınıfa ait olmakla kalmıyordu. Martin'in kendi aşkı Ruth'u bütün sınıfların üzerine çıkarmıştı. Ruth ayrı bir varlıktı. O kadar ayrı bir varlıktı ki Martin her aşığın yapması gerektiği şekilde ona nasıl yaklaşacağım bilmiyordu. Martin'in bilgi kazanıp dili öğrendikçe Ruth'a daha fazla yaklaşmakta olduğu, onun konuştuğu sözlerle konuştuğu, ortak fikirleri ve zevkleri keşfettiği bir gerçekti. Ama bu Martin'in içindeki aşk özlemini tatmin etmiyordu. Onun aşık hayal gücü Ruth'u kutsal bir duruma, onunla bedensel bir yakınlık kurmasına olanak vermeyecek kadar kutsal ve ilahi bir hale getirmişti. Ruth'u kendisinden böyle uzaklaştıran ve onun için erişilmez hale getiren Martin'in kendi aşkıydı. Aşkın arzuladığı biricik şeyi Martin'den esirgeyen aşkın ta kendisiydi. Günler böyle geçerken bir gün hiç umulmadık bir anda aralarındaki uçurumun üzerine bir an için bir köprü kurulur gibi oldu. Bundan sonra da artık uçurum hala var olmaya devam etmesine rağmen önceki kadar derin olmadı. Bir gün kiraz yiyorlardı. İri, lezzetli, siyah, şarap renginde suyu olan kara kara kirazlar. Sonra Ruth Martin'e De Francis'ten gelen parçalar okurken dudaklarındaki kiraz lekesi Martin'in gözüne ilişti. O anda Ruth'un tanrısallığı paramparça oldu. Nihayet o da topraktan ibaretti. Bütün killerin bağlı oldukları kanuna bağlı olan kendi toprağı ya da herhangi bir kimsenin toprağı gibi bir topraktır. Ruth'un dudakları da kendisininki gibi ettendi ve kirazlar kendi dudaklarına nasıl boyanmışsa onun dudaklarını da öylece boyamıştı. Şu halde onun dudakları için gerçek olan bu durum her tarafı için de aynıydı. O bir kadındı, her şeyiyle bir kadın, herhangi bir kadından hiç farkı olmayan bir kadın. Bu fikir Martin'in kafasında aniden beliriverdi. Bu onu sersemleten bir keşif olmuştu. Sanki güneşin gökten yuvarlandığını ya da tapınılan bir güzelliğin kirletildiğini görmüş gibi oldu. Daha sonra bunun ne anlama geldiğini anladığında kalbi kuvvetli darbelerle çarparak onu başka dünyalardan olmayan sadece dudaklarını bir kirazın lekeleyebileceği bir kadın olan Ruth'a bir aşık gibi davranmaya zorlamaya başladı. Düşüncesi bu cesaretinden ötürü titredi ama bütün ruhu çağlıyor ve aklı bir zafer şarkısıyla ona haklı olduğunu ısrarla söylüyordu. Martin'in içindeki bu değişiklikten bir şeyler Ruth'a kadar ulaşmış olmalıydı
Zira okumasına ara verip başını kaldırdı. Martin'e baktı ve gülümsedi. Martin'in gözleri Ruth'un mavi gözlerinden dudaklarına kaydı ve bu dudaklardaki leke onu çılgına çevirdi. Kolları az daha tıpkı kayıtsız hayatını yaşadığı zamanlardaki gibi ani bir hareketle uzanıp Ruth'u saracaktı. Ruth sanki ona doğru eğilmiş, bekliyor gibiydi. Martin kendini alıkoymak için bütün iradesini kullanarak karşı koydu. Ruth suratını asarak, "Okuduklarımın bir kelimesini bile dinlemiyordun," dedi. Sonra Martin'in şaşkınlığı hoşuna giderek güldü ve Martin, Ruth'un içten gözlerine bakıp da onun hissettiklerinden hiçbir şeyin farkına varmadığını anlayınca mahcup oldu. Gerçekten de düşüncelerinde çok ileri gitmişti. Tanımış olduğu bütün kadınlar içinde kendi içinden geçenleri bu şekilde tahmin edemeyecek olan bir tane bile yoktu. Tabii Ruth hariç. Gerçekten o da tahmin edememişti. İşte fark buradaydı. Ruth farklıydı. Martin kalabalığından ötürü şaşaladı. Ruth'un bu saf masumiyetinden dolayı sevinç duydu ve ona tekrar aralarındaki uçurumun öte yanından bakmaya başladı. Köprü yıkılmıştı. Yine de bu olayla Martin, Ruth'a eskisinden daha çok yaklaşmıştı. Bu olayın anısı aklından çıkmıyordu. Canı en çok sıkıldığı zamanlar ise bu anı üzerinde ihtirasla duruyordu. Uçurum artık hiçbir zaman eskisi kadar genişlemedi. Martin, sanat tarihi mezuniyetinden ya da bir düzine mezuniyetten çok daha büyük bir araya aşmıştı. Ruth saftı. Evet, bu bir gerçekti. Hem de Martin'in şimdiye kadar hayal edemediği kadar saftı. Ama kirazlar onun dudaklarını lekelemişti. Kendisi evrenin amansız kanunlarına nasıl uyuyorsa, Ruth da öylece uyuyordu. Ruth'ta yaşamak için yemek zorundaydı ve ayaklarını üşüttüğü zaman nezle oluyordu. Ama sorun bu değildi. Eğer o açlığı, susuzluğu, sıcağı, soğuğu hissedebiliyorsa, demek ki aşkı da hissedebilirdi. Bir erkeğe olan aşkı. Kendisi de erkekti işte. Niçin Ruth'un seveceği erkek kendisi olmasındı? Ateşli ateşli. Başarıp başaramamak bana kalmış diye mırıldandı. O erkek ben olacağım. Kendimi o erkek yapacağım. Başaracağım. Haftalarca, aylarca süren, durmak, dinlenmek nedir bilmeden süren çabanın ardından ciddiye bile alınmayan yazıları Martin'in azmini yıkmak yerine kamçılamıştı. Bu öylesine bir kamçıydı ki yüreğini ele almış, zamanı doldurmuş ve bütün benliğiyle bu işe sımsıkı sarılmıştı. Bir gün Ruth'a kendini ispat edecekti. Sadece Ruth'a mı? Hayır, herkese ispat edecekti. Öncelikle kendine. Durmadan söz veriyordu. Zaman bütün sarmalıyla kendini kuşatsa da başaracaktı. Bir sabah beynini bir sıcaklık ve buhar dalgası gibi yalayan, bütün güzellik ve düşünceleri karmakarışık eden bir yazıyla didişirken telefona çağrıldı. Mr. Hickbottom'un dalga geçerek bozuk diliyle, "Hoş bir bayan, hanım sesi," dedi. Bir hanımefendi sesi. Martin son hızla odanın köşesinde duran telefona koştu ve Ruth'un sevgilisinin sesini duyunca içine dalga dalga bir sıcaklığın dolduğunu, bu sıcaklığın azmini körüklediğini hissetti ve yazıyla yaptığı savaş sırasında Ruth'un varlığını tamamen unutmuştu. Ansızın sesini duyunca ona olan aşkı yüreğine bir darbe gibi çarptı. İşte o ses, buğulu, anlamlı bir ses. Bir müzik namesi kadar yumuşak, tatlı, hatta gümüş bir cam gibi kristal saflığında mükemmel bir ton. Yeryüzünde hiçbir ses böylesine güzel ve etkileyici değildir. Bu seste göksel bir hal vardı. Sanki başka dünyalardan geliyordu. Martin öylesine heyecanlanmış, öylesine kendinden geçmişti ki Ruth'un ne dediğini duymadı bile. Bununla beraber Mr. Hickbottom'un sansar gözlerini kendi üzerinden ayırmadığını bildiği için yüz ifadesine hakim oldu. Ruth da zaten önemli bir şey söylemiyordu.
Sadece o gece Norman onu konferansa götürecekmiş. Ama baş ağrısı tutmuş da Ruth fena halde hayal kırıklığına uğramış. Biletler de kendisindeymiş. Eğer başka bir işi yoksa onu götürmek nezaketinde bulunur muymuş? Nezakette bulunmak. Martin sevincini sesine yansıtmamak için kendini zorladı. Şaşırılacak şeydi. Ruth'u evinde her zaman gördüğü halde şimdiye kadar cesaret edip de ona birlikte bir yere gitme teklifinde bulunamamıştı. Telefonda onunla konuşurken hiç ilgisi olmadığı halde içini onun uğruna ölme arzusunun kapladığını hissetti ve bir fırıldak gibi dönen beyninde bir anda kahramanca ölme hayalleri şekillenip dağıldı. Ruth'u müthiş derecede deli gibi ümitsizce seviyordu. Onun kendisiyle Martin Eden'la konferansa gitmeyi düşündüğü bu çılgınca mutluluk anında Ruth o derece yükseklere çıkmıştı ki Martin'e onun için ölmekten başka yapılacak şey yokmuş gibi geldi. Ona olan şiddetli ve yüce hissi ifade edebileceği biricik uygun yol buydu. Bu bütün aşkların karşılaştığı ve gerçek aşkın doğurduğu yücelmiş bir haydi ve şimdi işte telefon başındayken bir ateş çıkmış ve parıltı içinde aynı halle karşılaşmıştı. Martin o anda öyle hissetti ki Ruth için ölmek, iyi yaşamış ve adam akıllı sevmiş olmak demekti. Martin henüz 21 yaşındaydı. Daha önce de aşkı tatmamıştı. Martin'i heyecanlandıran durum aynı zamanda takatsizce bıraktığından ahizeyi yerine asarken eli titriyordu. Gözleri bir meleğin gözleri gibi parlıyordu. Yüzüne de bir başka güzellik gelmiş, bütün dünyasal kirlerinden temizlenip saf ve tanrısal bir hal almıştı. Eniştesi, dışarıda mı buluşacaksın diye alay etti. Bu ne demektir bilirsin. Karakolu boylayacaksın sonunda. Ama Martin çıktığı yücelerden aşağı inmedi. Hatta bu hayvanca ima bile onu yeryüzüne indiremedi. Öfke ve kırılma aşağıda onun altında kalmıştı. Martin büyük bir hayal görmüş, kendini bir tanrı gibi hissetmişti. Bu insan şeklindeki sinek kurduna içinde sadece müthiş bir acıma duyabiliyordu. Eniştesine bakmadı bile. Gözleri adamın üzerinden geçtiği halde onu görmedi ve sanki bir rüyadaymış gibi giyinmek için odadan çıktı. Kendi odasına gelip de kravatını bağlamaya başladığı zamana kadar tatsız bir sesin kulaklarını rahatsız etmiş olduğunu fark etmedi. Neyin nesi olduğunu araştırınca bu sesin daha önce her nasılsa beynine işlemeyen Mr. Higgbotham'ın en son çıkardığı homurtu olduğunu anladı. Ruth'un evinin kapısı arkalarında kapanıp da Martin, Ruth'la birlikte merdivenleri inince içinde büyük bir sıkıntı duydu. Ruth'u konferansa götürmek bir mutluluktu ama bu mutluluğu bozan bir şey de yok değildi. Martin nasıl davranması gerektiğini biliyordu. Sokaklarda Ruth'un sınıfından kadınların, yine aynı sınıftan erkeklerin koluna girdiğini görmüştü. Ama yine bunlar arasında erkeklerin koluna girmeyenler de vardı. Martin bu yüzden acaba yalnız akşamları mı kola giriliyor yoksa kola girmek adeti yalnız karı kocalar veya akrabalar arasında mı vardır diye kendi kendine düşündü. Tam kaldırıma çıkacakları sırada aklına Minnie geldi. Minnie, Martin'le ikinci çıkışında Martin kaldırımın iç tarafında yürüyor diye onu azarlamıştı ve centilmenler bir hanımla oldukları zaman daima dış tarafta yürürler diye bir kanun bulunduğunu belirtmişti. Sonra ne zaman bir caddede karşıdan karşıya geçecek olsalar, Minnie Martin'e dış tarafta yürümesini hatırlatmak için onun topuklarını tekmelemeye adet edinmişti. Martin, acaba Minnie bu etiketli davranışı nereden öğrendi diye hayret etti. Bu yukarı tabakadan gelme bir şey mi? Acaba doğru muydu? Kaldırıma ulaştıkları zaman denemekten bir zarar çıkmaz diye karar verdi. Ruth'un arkasından dolandı ve dış tarafa yerini aldı. Bu sefer de öbür problem kendini gösterdi. Ruth'a kolunu vermesi gerekli miydi? Kolunu hayatında hiç kimseye uzatmamıştı.
Onun tanıdığı kızlar arkadaşlarının kollarına girmezlerdi. Başlangıçta birçok kere yan yana yürünür, sonra da sokakların aydınlatılmamış olduğu yerlerde kollar bellere dolanır, başlar erkek arkadaşların omuzlarına dayanırdı. Ama bu seferki başkaydı. Ruth o çeşit kızlardan değildi. Martin'in bir şeyler yapması lazımdı. Ruth'a bitişik olan kolunu gizliden gizliye kıvırdı. Davetkar olmayan şöyle deneme kabiliğinde sanki rastlantıymış, böyle yürümeye alışmış gibilerden bir büküştü bu. Derken o harikulade şey oldu. Ruth'un elini kolunun üzerinde hissetti. Bu yakınlaşmayla birlikte içini tatlı heyecan dalgaları kapladı ve nefis 1-2 dakika için bu dünyayı bırakıp Ruth'la birlikte havalara uçtu. Ama çok geçmeden yeni bir güçlüğün sıkıntısı içinde tekrar kendini dünyada buldu. O sırada caddenin karşı tarafına geçmek üzereydiler. Bu şekilde yürüdükleri takdirde Martin iç tarafta kalacaktı. Halbuki onun dış tarafta kalması gerekiyordu. Bu durumda Ruth'un kolunu bırakarak yer değiştirmesi mi gerekliydi? Eğer yer değiştirirse ondan sonra aynı manevrayı bir daha tekrarlamak zorunda mıydı? Bunda sakat bir taraf vardı. Martin iki yana sıçramaktan vazgeçip bilmemezlikten gelmeye karar verdi. Ama vardığı bu sonuç onu tatmin etmediği için iç tarafta kalınca da hızlı istekli bir şekilde konuşmaya başlayıp sanki kendini konuşmaya kaptırmış hissini vermeye çalıştı. Öyle ki eğer yer değiştirmemekle bir hata yapmışsa dikkatsizliğinin sebebi bu heyecanla verilebilecekti. Martin Broadway caddesinin bir yanından öbür yanına geçtiklerinde yeni bir sorunla karşı karşıya geldi. Elektrik lambalarının aydınlığında Lizzie Comioli ve onun fingirdek arkadaşını gördü. Bir an için tereddüt etti. Sonra eli şapkasına gitti ve şapkasını çıkararak selam verdi. Martin kendi sınıfına vefasızlık edemezdi ve o şapkasını sadece Lizzie Comioli'ye için çıkarmamıştı. Kız başıyla selama karşılık verdi ve Ruth'unki gibi yumuşak olmayan, güzel, haşim gözleriyle Martin'e cesaretle baktı. Gözleri Martin'i yalayarak geçti. Ruth'un yüzünü, elbisesini dikkatle süzüp toplumsal statüsünü belirledi. Martin, Ruth'un da bir kumrununki kadar çekingen ve uysal fakat bir bakışta gelip geçici bir bakışla o devirde bütün işçi kızların giymekte olduğu acayip bir şapka bulunan işçi kızı, o ucuz şıklığı içinde görebilecek kadar hareketli olan gözleriyle gördüğünü fark etti. Bir dakika sonra Ruth, "Ne hoş kız," dedi. Martin içinden memnun olduğu halde, "Bilmem," dedi. "Bence böyle şeyler zevk meselesidir. Ama bana pek o kadar hoş gelmiyor." Ama bir kadın içerisinde hatları onunki kadar düzgün bir kadına bile rastlayamazsın. Çok düzgün hatları var. Yüzü bir heykel kadar düzgün. Gözleri de öyle. Martin dalgın bir tavırla, "Öyle mi?" dedi. Kendisi için dünyada bir tek güzel kadın vardı ve o kadın şimdi eli Martin'in kolunda olduğu halde onun yanındaydı. "Nasıl, öyle mi? Eğer bu kızın eline fırsat geçse de iyice giyinebilseydi, Mr. Eden ve eğer onu nasıl yürüneceği öğretilmiş olsaydı gözleriniz kamaşırdı. Bütün erkeklerin gözleri kamaşırdı." Martin, "Konuşmasını öğretmek gerekiyordu," diye tamamladı. Yoksa erkeklerin çoğu ne dediğini anlayamazdı onun. Eğer her zaman konuştuğu gibi konuşsa, eminim sözlerinin 1/4'ünü bile anlayamazsınız siz. "Lütfen yapma. Sen de fikirlerini savunurken Arthur kadar kötü oluyorsun. İlk karşılaştığımız zaman benim nasıl konuştuğumu unutuyorsun. O zamandan bu yana ben yeni bir dil öğrendim. Daha önce ben de bu kız gibi konuşuyordum. Ama şimdi sana senin bu kızın konuştuğu dili bilmediğini açıklarken ne demek istediğimi yeteri kadar anlatabiliyorum. Sonra onun neden bedenini o şekilde tuttuğunu da biliyor musun?
Daha önce bu gibi şeyler üzerinde hiç düşünmediğim halde artık bunların sebebini biliyorum. Çok şeyi anlatmaya başladım artık. Nedir sebebi? Bu kız yıllarca uzun saatler makine başında çalışmış. İnsan gençken vücudu her kalıbı kolayca alabilir. Ağır işte vücudu camcı macunu gibi işin niteliğine göre bir kalıba sokar. Yolda rastladığım birçok işçinin hangi işte çalıştıklarını bir bakışta anlayabilirim. Bak bana, neden yürürken sağa sola yalpa vuruyorum ben? Yıllarımı denizde getirdiğim için. Bedenim gençken, eğilip bükülürken aynı yılları sığır çobanlığında geçirseydim, şimdi yapa yürürdüm. Ama bacaklarım eğri olurdu. İşte bu kız da öyle. Gözlerine dikkat ettin mi? Nasıl diyeyim, haşin gözleri vardı. O kız hiçbir zaman yakınlık görmemiş. Hep kendi başının çaresine bakmak zorunda kalmış. Genç bir kız ise kendini pek koruyamaz. Ve örneğin seninkiler gibi yumuşak, uysal gözleri de olamaz. Ruth usulca, galiba haklısın diye mırıldandı. Ne yazık, o kadar da hoş bir kız ki. Martin Ruth'a baktı ve gözlerinin merhametle parıldadığını gördü. Sonra onu sevdiğini hatırladı. Onu sevmesini, onu koluna takıp konferansa götürmesini mümkün kılan şansına şaşarak hayallere daldı. O gece odasına döndüğünde aynada kendi kendine "Martin Eden, kimsin sen?" diye sordu. Kendine merakla uzun uzun baktı. "Kimsin sen? Nesin sen? Sen nerenin malısın? Sen aslında Lizzie Connolly gibi kızlara aitsin. Sen Angarya Alaya'nın bir erisin. Ne kadar aşağılık, kaba, güzel olmayan şey varsa senin yerin işte onların yanıdır. Senin yerin pis çevresini kötü kokular sarmış öküzlerin yanıdır. Dalga geçilen yazarların yanıdır. Al işte sana çürümüş sebzeler, patatesler çürüyüp duruyor. Kokla onları, Allah'ın belası onları kokla. Bir de sen kalkmış kitapları açmaya, güzel müzik dinlemeye, güzel tabloları beğenmeye, öğrenmeye, iyi İngilizce konuşmaya, senin sınıfından hiç kimsenin düşünmediklerini düşünmeye, kendini öküzlerin, Lizzie Connolly'lerden koparıp senden milyonlarca kilometre uzakta, yıldızlarda yaşayan soluk ruh gibi kadını sevmeye yelteniyorsun. Sen kim oluyorsun? Nesin ki sen? Allah'ın belası. Bir de kıvıracaksın ha? Bunları söyleyerek aynada kendi kendine yumruğunu sallayıp yatağın kenarına oturdu ve büyümüş gözleriyle bir anda aldı. Sonra defteriyle matematik kitabını aldı. Saatler akıp gider, yıldızlar donuklaşır ve şafağın gri aydınlığı pencereye vururken o kendini çoktan iki bilinmeyenli denklemlere kaptırmıştı. Sıcak akşamüstü City Hill Park'ta toplanan geveze sosyalistlerle işçi sınıfı filozoflar Martin'in büyük buluşunu yapmaya sebep oldu. Martin ayda 2 kere kütüphane yolu üzerinde olan parktan geçerken bisikletinden iner, tartışmaları dinler ve her seferinde de oradan istemeyerek ayrılırdı. Buradaki tartışmaların tonu Mr. Morse'un sofrasındaki tartışmaların tonundan çok daha aşağılıktı. Buradaki adamlar hiç de derin ve ağırbaşlı değildiler. Kolayca dengelerini kaybedip birbirlerinin isimlerini ağızlarına alırlar ve dudaklarından sövüp saymalarla iğrenç imalar eksik olmazdı. Bir iki kere bunların birbirlerine girdiklerini de görmüştüm. Bununla beraber neden olduğunu bilmeksizin bu adamların düşüncelerinde yaşamsal bir şey bulunduğunu hissetmişti. Onların kullandığı kelimeler Martin'in zihnini Mr. Morse'un gururlu ve sakin dogmatizmasından çok daha fazla kamçılıyordu. İngilizceyi katleden deliler gibi el-kor hareketi yapıp birbirlerinin fikirlerine ilkel bir öfkeyle saldıran bu adamlar Mr. Morse'la onun kafa dengi arkadaşları Mr. Butler'dan çok daha fazla bir canlılığa sahip gibiydiler. Bir akşamüstü parka Spencer'ın çözmezlerinden biri çıka geldi.
Parkta birçok defa Herbert Spencer'ın adının geçtiğini duymuştu. Çömezi, gömleğinin yokluğunu belli etmemek için paltosunu gırtlağına kadar sıkıca düğmelemiş, kılıksız bir serseriydi. Bir yandan sigaralar içilip, bir yandan balgamlar atılarak hemen bir savaşı tutuşuldu. Bu savaşta o serseri sosyalist işçilerden biri alaylı bir şekilde "Bilinmeyenden başka tanrı yoktur. Bu tanrının peygamberi de Herbert Spencer'dır" dediği zaman bile balgamını tutmak başarısını gösterdi. Martin tartışmanın ne üzerine yapıldığını bile anlamamıştı. Bisikletine atlayıp kütüphanenin yolunu tuttuğu zaman içinde Herbert Spencer'a yeni baştan bir ilgi uyanmıştı. Çömez sık sık prensiplerinden bahsettiği için de hemen kütüphaneden bu kitabı aldı. İşte büyük buluş böyle başladı. Daha önce bir kere Spencer'ı denemiş ama psikolojinin prensipleri ile başladığı için bunda da Madame Blavatsky kadar kötü bir başarısızlığa uğramıştı. Kitap anlaşılır gibi olmadığından onu okumadan geri vermişti. Ama bu gece matematik ve fizik çalıştıktan ve bir müzik denemesine giriştikten sonra yatağına uzandı ve ilk prensipleri açtı. Sabah olduğunda o hala okuyordu. Mümkün değil, uyuyamazdı. O gün yazı da yazmadı. Vücudu yatmaktan yoruluncaya kadar yatakta kaldı. Sonra sırt üstü yere yatıp kitabı yukarıda tutarak ya da bir o yana bir bu yana dönerek okumayı denedi. O gece uyudu ve yazısı ertesi sabah yazdı. Sonra kitap onu yeniden çekti ve Martin her şeyi, hatta Ruth'un o akşamını kendisine ayırmış olduğunu bile unutarak okumaya daldı. Dış dünyayı ilk olarak Bernard Higginbotham'ın oda kapısını hızla açarak ona kendilerinin bir lokanta mı işlettiklerini zannettiğini sormasıyla fark etti. Martin Eden bilmek istiyordu. Büyük bir merak içindeydi. İşte onu dünya üzerinde macera aramaya yöneltmiş olan da bu arzusuydu. Ama şimdi hiçbir şey bilmediğini ve gemilerle sonsuza değin gezmiş dolaşmış olsa bile hiçbir şey öğrenemeyecek olduğunu Spencer'dan öğreniyordu. Şimdiye kadar sadece sorunların yüzeyinde kalmış, fenomenleri ayrı ayrı gözlemlemiş, gerçeklere ait parçaları toplamış, ufak tefek yapay genellemeler yapmıştı. Onun gelişigüzel düzensiz dünyasında her şey birbiriyle bağlantısız ve rastlantıydı. Kuşların uçma mekanizmalarını inceleyerek anlayışla düşünmüştü. Ama bir organik uçuş mekanizması olarak kuşların hangi yolu takip ederek geliştiklerini açıklamaya çalışmak hiç aklına gelmemişti. Böyle bir yolun varlığını düşünmemişti bile. Kuşların bir zorunluluk altında kuş haline gelmiş olduklarını düşünmemişti. Kuşlar her zaman kuştular. Bir doğal bir şeydi işte. Kuşlar gibi her şey için bu geçerliydi. Felsefe üzerindeki bilgisizce ve hazırlıksız giriştiği çalışma denemeleri meyve vermemişti. Kant'ın ortaçağ metafiziği ona hiçbir kapının anahtarını vermemiş, üstelik onu kendi zihin kuvvetlerinden şüphe etmeye götürmüştü. Aynı şekilde gelişim teorisi üzerindeki çalışmaları da Romanes'in içinden çıkılamayacak kadar teknik olan bu kitabı denk gelmişti. Bu kitaptan da hiçbir şey anlamamış, edindiği tek fikir gelişim teorisinin koskocaman ve anlaşılmaz bir sözlüğe sahip bir sürü küçücük adamın kupkuru bir eseri olduğuydu. Ama şimdi gelişimin sadece bir kuram değil, kabul edilmiş bulunan bir gelişim yolu olduğunu, alimlerin de artık bunu kabul ettiklerini, aralarında sadece gelişim yöntemi üzerinde ayrılmalar bulunduğunu öğrenmişti. Bu Spencer denen adam bütün bilgileri ona organize bir halde sunup, her şeyi bire çevirerek ve incelemelerin en sonunda ulaşılarak gerçekleri bütün ayrıntıları ile inceden inceye işliyordu. Martin'in yuvalarından uğramış sözleri, önüne tıpkı denizcilerin yapıp da şişe içine koydukları minyatür gemi modeli kadar somut gerçekliğe sahip bir evren koyuyordu. Başıboşluğa, rastlantılara yer yoktu. Her şey bir kanuna bağlıydı.
Kuşlar bu kanuna uyarak uçuyor ve yine aynı kanuna uyarak mayalanan o yapışkan madde kıvrılıp bükülerek bacakları, kanatları meydana getiriyor ve bir kuş oluyordu. Düşünce dünyası mertebe mertebe yükselmiş olan Martin, şimdi her zamankinden daha yüksek bir dereceye ulaşmıştı. Eskiden gizli olan her şey sırrını ortaya dökmüştü. Anlamak onu sarhoş etmişti. Geceleri uykusunda kabuslar içinde tanrılarla birlikte yaşıyor, uyanıkken de gündüzün yeni keşfettiği dünyayı seyrederek boş bakışlarla bir uyur gezer gibi dolaşıyordu. Sofrada aşağılık, dünyasal şeyler hakkındaki konuşmaları kulakları duymadı. İstekli zihni, önündeki her şeyi hep sebep ve sonuç bağlantılarını arayıp bulmaya çalıştı. Tabaktaki ette parlayan güneşi gördü ve etteki enerjinin değişmesini ta yüzlerce milyon kilometre ötedeki kaynağına kadar geriye doğru ya da bu enerjiyi ileriye kollarında hareket eden ve o eti kesmesini mümkün kılan kaslara, kol kaslarına eti kesme emrini veren beynine doğru izleyip aynı güneşin kendi beyninde parladığını gördü. Martin aydınlıklar içindeydi. Ne Jim'in fısıldısı, burjuva kelimesini duydu, ne de kız kardeşinin yüzündeki endişeyi gördü, ne de Mr. Hickbottom'ın kayınbiraderinin kafasında tekerlekler döndüğünü ima eder yollu havada daireler çizen parmağına dikkat etti. Martin'i en çok bütün bilgilerin birbiriyle olan bağlantılarını etkiliyordu. Martin öteden beri öğrenmeye meraklıydı ve her öğrendiğini beyninin ayrı ayrı hafıza kompartımanlarında depolardı. Böylelikle denizcilik konusunda engin bir bilgi deposuna sahip olmuştu. Kadın konusunda da oldukça geniş bir bilgi deposuna sahipti. Ama bu iki konu arasında hiçbir zaman bir ilinti kurulmamıştı. Bilginin oluşumu içinde histerik bir kadınla sakin bir havada seyreden ya da fırtınaya baş vermiş bir yelkenli arasında herhangi bir bağlantı bulunabileceği fikri ona mutlaka saçma, imkansız görünürdü. Ama Herbert Spencer onu bunun sadece saçma olmadığını göstermekle kalmamış, aynı zamanda böyle bir bağlantının bulunmasının imkansız olduğunu da göstermişti. Ta ıssız boşluktaki en uzak yıldızlardan insanın ayağının altındaki kum tanesinin on binlerce atomuna kadar her şeyin diğer her şeyle arasında bir bağlantı vardı. Bu yeni kavram Martin'de şaşkınlıkla karışık devamlı bir hayranlık yarattı ve Martin artık güneşin altındaki ve güneşin ötesindeki her şey arasındaki bağlantıyı devamlı olarak izler oldu. Birbirine en aykırı şeylerin bir listesini çıkardı ve bunların hepsi arasındaki bağlantıları kurmayı başarmadan içi rahat etmedi. Aşk, zelzeleler, ateş, çıngıraklı yılanlar, gök kuşakları, kıymetli taşlar, canavarlıklar, grup, aslanların kükremesi, ışık veren gazlar, yamyamlık, güzellik, cinayet, aşıklar, kaldıraçlar ve tütün arasındaki bağlantıları kurdu. Böylelikle evreni birleştirdi. Onu eline alıp kaldırarak seyretti. Ya da onun patikaları, ormanları, caddeleri arasında bilinmeyen bir amacın peşinde esrar ağlarına düşmüş korku içindeki bir gezgin gibi değil, çevresini gözleyerek haritalara göre ilerleyip bilinmesi gerekli olan her şeyle gittikçe yakınlık kurarak dolaştı. Bilgisi arttıkça evrene, hayata ve hepsinin ortasında kendi hayatına olan hayranlığı bir amaç haline aldı. "Sen bir sersemsin," diye aynadaki görüntüsüne bağırdı. "Yazmak istedin, denedin de. Halbuki yazacak hiçbir şeyin yoktu senin. Ne vardı kafanda? Bir takım çocukça fikirler, birkaç tanecik yarı olgunlaşmış duygu, kapkara bir cehalet yığını, aşktan parçalayacak hale gelmiş bir yürek ve aşkın kadar büyük, cehaletin kadar boş, değersiz bir ihtiras. Sen de kalktın, yazmak istedin. Püh! Sen daha yazacak şeylere yeni yeni sahip olmaya başladın. Daha bunun eşiğindesin. Güzellik yaratmak istedin. Peki ama daha güzelliğin içeriğini bilmeden nasıl yaratabilirsin?
güzelliği. Daha hayatın esaslı özellikleri hakkında bir şey bilmeden hayat hakkında yazmak istedin. Dünya senin için bir Çin bilmecesinden farksızken sen tuttun dünya ve yaratılışın nasıl olduğu hakkında yazmak istedin. Eğer yazsaydın yazdıkların yaratılışın nasıl olduğu hakkındaki bilgisizliğini ortaya koyacaktı. Ama sevin oğlum Martin. Artık yazacaksın. Azıcık biliyorsun, çok az biliyorsun ama daha fazlasını bilmek için doğru yolda ilerliyorsun. Bir gün eğer şansın varsa bilinebilecek olanların hemen hemen hepsini bilme durumuna adam akıllı yaklaşacaksın. O zaman yazarsın. Ruth'a bu büyük buluşunu hemen söyledi ve bundan duyduğu sevinç ve hayranlığı onunla paylaşmak istedi. Fakat bu sorun Ruth'u pek de o kadar sarmamış gibiydi. Bu keşfi kabul etti. Okulda bunu daha önceden okuduğu anlaşılıyordu. Bu durum Ruth'u Martin kadar derinden heyecanlandırmamıştı. Eğer Martin kendisi için yeni olan bu konunun Ruth için yeni olmadığını düşünmemiş olsaydı hayret ederdi. Arthur ile Norman Spencer'ı okuduklarını ve gelişim teorilerini kabul ettiklerini anladı. Spencer'ın yine de bu onlar üzerinde derin bir etki yaratmadığını gördü. Öte yandan gözlüklü, saçları karmakarışık olan delikanlı Villainey, Spencer'la aynı fikirde olmadığını belli eder bir şekilde alayla dudak bükerek "Bilinmeyenden başka tanrı yoktur. Herbert Spencer da onun peygamberidir" cümlesini tekrarladı. Ama Martin onun alay edişini aldırmadı. Zira Olney'in Ruth'a aşık olmadığını anlamaya başlamıştı. Martin daha sonra ufak tefek bazı olaylardan Olney'i Ruth'a aşık olmakta bir yana, üstelik ondan bayağı nefret ettiğini de anlayınca hayretten dona kaldı. Bu onun evrendeki bütün diğer fenomenlerle bağdaştıramadığı bir fenomendi. Ama yine de bu delikanlının Ruth'un mükemmelliğini ve güzelliğini takdir etmesine engel olan büyük yaratılış eksikliğinden ötürü onun hesabına üzüntü duydu. Birçok pazar hep birlikte bisikletlilerle tepelere gezmeye gittiler. Ve Martin Ruth'la Olney arasındaki gerginliği bol bol görme fırsatı elde etti. Olney hep Norman'la gevezelik edip Ruth'u Martin'le Arthur'u bırakmıştı. Martin ise bundan ötürü Olney'e son derece müteşekkirdi. Bu pazar günleri Martin için çok önemli günlerdi. Çünkü o günlerde Ruth'la beraber oluyordu. Önemliydiler. Çünkü pazar günleri Martin'i Ruth'un sınıfından olan delikanlılarla aynı mertebeye yükseltiyordu. Bu delikanlılar uzun yıllar disiplinli bir eğitim görmüş olmalarına rağmen Martin yavaş yavaş zihnen onlara eş bir duruma geldiğini görüyor ve onlarla konuşarak geçirdiği saatler kendini o derece vererek çalıştığı grameri kullanması bakımından ona iyi bir pratik sağlıyordu. Martin artık görgü kitaplarını bir kenara bırakmış, yapılması gerekli olan şeyleri görerek anlamaya çalışıyordu. Kendini heyecana kaptırdığı zamanlar dışında daima tetikte duruyor, gözlerini dört açarak onların hareketlerine dikkat ediyor, davranışlarındaki inceliği, zarifliği öğreniyordu. Martin'in şaşkınlığa düşmesine sebep olan bir şey de Spencer'ı pek az kimsenin okuyor olmasıydı. Kütüphanedeki masada oturan adam, "Herbert Spencer" dedi. "Evet, büyük bir kafadır." Ama adamın bu büyük kafasının içindekileri pek bildiği yoktu. Bir akşam yemekte Mr. Butler da oradayken Martin konuşmayı Spencer'a getirdi. Mr. Morse, İngiliz filozofunun bilinemezciliğini acı acı suçladı. Ama ilk prensipleri okumamış olduğunu da itiraf etti. Öte yandan Mr. Butler Spencer'a tahammülü olmadığını, ondan bir satır bile okumadığını ama Spencer olmadan da işlerinin bal gibi yolunda gittiğini söyledi. Martin'in kafasında bir takım şüpheler uyandı. Eğer karakteri daha zayıf olsaydı, o da genel fikri kabul eder ve çoktan Herbert Spencer'dan vazgeçerdi. Ama o, Herbert Spencer'ın sorunları açıklayış şeklini akla yakın buluyor ve Herbert Spencer'dan vazgeçmenin
bir denizcinin pusulasıyla, kronometresini atmasıyla aynı şey demek olduğunu düşünüyordu. Böylece Martin kendini tamamıyla gelişim teorisi çalışmalarına verip konuyu gitgide daha iyi öğrendi ve binlerce bağımsız yazarın kendisine yardımcı olan tanıklığıyla daha çok ikna oldu. Çalıştıkça gözlerinin önünde henüz keşfetmediği daha çok bilgi alanları açıldı ve günlerin 24 saati oluşu Martin'in devamlı şikayet konusu haline geldi. Böylece günlerin çok kısa oluşu yüzünden matematikle geometriyi bir kenara bırakmaya karar verdi. Trigonometriye başlamamıştı bile. Sonra çalışma programından kimyayı da kaldırdı. Geriye yalnız fiziği bıraktı. Ruth'a kendini savunmak için "Ben uzmanlaşmıyorum," dedi. "Uzmanlaşmaya da niyetim yok. Herhangi bir insanın bütün hayatı boyunca ancak ufacık bir kısmını elde edebileceği bir sürü uzmanlık alanı var. Ben genel bilgiler elde etme yolunda yürümeliyim. Uzmanların alanları içine giren bilgilere ihtiyacım olduğu zaman onların kitaplarına başvururum." Ruth, "Ama bu bilgiye kendin sahip olmana benzemez," diye itiraz etti. "Bu bilgiye sahip olmaya lüzum yok ki. Uzmanların eserlerinden faydalanırız biz. Uzmanlar biz onlardan faydalanalım diye uzmanlaşıyor. Buraya geldiğimde baca temizleyicileri bacayı temizliyorlardı. Onlar da uzman. İşlerini bitirdikleri zaman sen kendin baca temizleme hakkında ya da bacalar hakkında bir şey bilmene rağmen temizlenmiş bacalara kavuşacaksın ve bu hoşuna gidecek. Korkarım ki sen kendine zoraki bir mazeret bulmaya çalışıyorsun." Ruth böyle diyerek Martin'e soran gözlerle baktı. Martin onun bakışlarında ve tavrında bir sitem bulunduğunu hissetti. Ama kendisinin haklı olduğuna emindi. Aslında bütün düşünürler dünyanın en büyük kafaları bile uzmanların çalışmalarından faydalanırlar. Herbert Spencer böyle yaptı. Genellemesini birçok araştırmacının buluşlarına dayanarak yaptı. Bütün bu araştırmacıların yaptıkları kendi başına yapmaya kalksaydı 1000 ömürlük bir hayat yaşaması gerekirdi. Darwin de öyle. Çiçek yetiştirenlerle sığır yetiştiricilerin elde etmiş oldukları bütün bilgilerden faydalandı. "Olney, sen haklısın," Martin dedi. "Sen ne yapmak istediğini biliyorsun. Ruth bilmiyor. O canının ne istediğini bile bilmiyor." "Evet," diye Ruth'un itirazını daha evvelden karşılayarak acele devam etti. "Biliyorum. Sen buna genel kültür diyeceksin. Ama eğer genel kültür elde etmek istiyorsan o zaman ne öğrendiğini önemi yok. İstersen Fransızca çalış, istersen Almanca, istersen ikisine de boş ver. Otur Esperanto öğren. Yine de içerik itibariyle kültür elde etmiş olursun. Hiç işe yaramamasına rağmen aynı amaçla Latince yahut Yunanca da çalışabilirsin. Ama yine de kültür sahibi olursun." Örneğin Ruth Saxon dilini çalıştı. Adam akıllı öğrendi. 2 yıl önce yani, ama şimdi bundan aklında kalan tek şey "One that sweet April with is Scores Scoot" dizesinden ibaret. Böyleydi değil mi dize? Ruth'un sözünü ağzına tıkamak için tekrar güldü. "Ve ama yine de sana bir kültür ruhu verdi işte. Biliyorum, çünkü aynı sınıflarda okuduk." Ruth, "Ama sence kültür bir amaca hizmet etmeliymiş gibi bahsediyorsun ondan," diye bağırdı. Gözleri alev alev yanıyordu. Yanaklarına da hafiften renk gelmişti. Kültürün kendisi de bir amaçtır. Ama Martin bunu istemiyor ki. "Sen nereden biliyorsun?" Olney Martin'e dönerek "İstediğin nedir Martin?" diye sordu. Martin son derece sıkıldı ve Ruth'a rica dolu gözlerle baktı. Ruth, "Evet, ne istiyorsun Martin?" diye sordu. Sorunu bu çözecek. Martin bocalayarak "Evet," dedi. "Tabii ki kültür istiyorum. Ben güzelliği severim. Kültür de güzelliği daha iyi, daha mükemmel bir şekilde değerlendirmeme yardım eder." Ruth başıyla doğrulayıp muzaffer bir şekilde baktı. Olney, "Saçma," diye cevap verdi. "Saçma olduğunu sen de biliyorsun." Martin
meslek istiyor, kültür değil. Onunkisinde kültür tesadüfen mesleğiyle ilgili bir durum gösteriyor. Eğer Martin bir kimyager olmak isteseydi, kültüre ihtiyaç kalmayacaktı. Martin ise yazmak istiyor ama seni haksız çıkarmak için söylemek istemiyor bunu. Devam ederek, peki Martin neden yazmak istiyor? Çünkü Martin servet içinde yüzmüyor. Sen kafanı neden Saksonca ve genel kültürle dolduruyorsun? Çünkü hayatta kendi yolunu kendin açmak zorunda değilsin. Bu işi babacığın yapıyor. Elbiseni, her şeyini o alıyor senin. Senin, benim, Arthur'un ve Norman'ın. Hepimizin kültürü ne işe yarıyor? Söylesene bana. Hepimiz kültüre boğulmuşuz ama babacıklarımız yarın ölse öbür gün hepimiz öğretmen olabilmek için sınavları aşındırmaya başlarız. Senin elde edebileceğin en iyi iş olsa bir kasaba öğretmenliği ya da bir kız yatılı okulunda müzik öğretmenliği olurdu. Ruth, acaba sen ne yapardın diye sordu. Doğru dürüst hiçbir şey. Alelade bir işte çalışır, belki günde $1,5 kazanabilirdin. Sonra belki Denley'in özel dershanesine öğretmen olarak girer, dikkat et belki diyorum. Haftasında da aşırı yetersizlikten dolayı kapı dışarı edilirdin. Tartışmayı yakından takip eden Martin, Olney'in haklı olduğunu inandığı halde Ruth'a davranışındaki sertlikten dolayı ona kızdı. Onları dinlerken kafasında yepyeni bir aşk anlayışı şekillendi. Aşkın yargılamayla hiç ilgisi yoktu. Sevdiği kadının doğru ve yanlış yargı yürütmesinin önemi yoktu. Aşk yargıların üstündeydi. Eğer Ruth Martin'in meslek sahibi olma zorunluluğu daha az takdir edilseydi bile Martin'in sevgisinde bir azalma olmazdı. Ruth ne düşünürse düşünsün sevgiye layıktı. Kafasındaki düşüncelerin sevilmesine hiçbir etkisi yoktu. Martin'in düşüncesini yarım bırakarak bir soru soran Olney'e "Nasıl?" diye cevap verdi. "Latince çalışmak budalalığa göstermezsin inşallah" diyordum. Ruth onun sözünü keserek "Ama Latince kültürden de fazla bir şeydir" dedi. "Latince araçtır." Olney ısrarla sordu. "Peki Latince çalışacak mısın, çalışmayacak mısın?" Martin fena halde kapana kıstırılmıştı. Ruth'un büyük sabırsızlıkla cevabını beklediğini görüyordu. Sonunda "Ne yazık ki buna zamanım olmayacak" dedi. "İsterdim ama vaktim yok." Olney sevinçle övünerek "Gördün mü? Martin'in istediği kültür değil" dedi. "O bir şeye ulaşmaya, bir şey yapmaya çalışıyor." "Oh, lakin Latince zihni çalıştırır, aklı disipline sokar. Disiplinli bir akıl Latince ile elde edilir." Ruth sanki cevabını değiştirmesini bekliyormuşçasına Martin'e ümit ile baktı. "Biliyorsun futbol oyuncuları önemli maçlarına çıkmadan önce antrenman yaparlar. Latince'de düşünür için aynı şey demektir. Zihni itmanla kılar. Palavra, bu söylediğin bize çocukken söyledikleri şeydir. Ama o zaman bize söylemedikleri bir şey var. Onu ileride bulmayı bize bıraktılar." Olney etkiyi arttırmak için bir an sustu. Sonra ekledi. "Bize söylemedikleri şey, her centilmen Latince çalışma zorunlu olduğu halde hiçbir centilmenin Latince bilmeye zorunlu olmayıydı." Ruth "Ama bu dürüstlük değil" diye bağırdı. Bir oyun oynamak için konuşmayı başka tarafa çevirmeye çalıştığını biliyordum zaten. Olney "Bal gibi zekice işte" diye cevap verdi. "Ama aynı zamanda da dürüstçe. Latince çalışmış olup da Latince binlerce sadece eczacılar, avukatlar ve Latince profesörleridir. Eğer Martin de onlardan biri olmak istiyorsa ben tahminimde yanılmışım demektir. Ama o zaman da Herbert Spencer'ı niçin okuyor? Martin Spencer'ı daha yeni keşfetti. Üzerine de fazla düşüyor. Neden? Çünkü Spencer onu bir yere ulaştırıyor. Spencer ne beni ne de seni bir yere ulaştırabilir. Bizim ulaşmak istediğimiz bir yer yok. Sen günün birinde evleneceksin. Ben de avukatlarla babamın bana bıraktığı parayı işletecek olan iş adamlarını kollayacağım." Olney gitmek üzere kalktı ama kapıya gelince
Ayrılmadan önce bir darbe daha indirdi. Martin'i yalnız bırak Ruth. O kendi için en iyi olanı biliyor. Şu kadarcık zamanda neler yaptığına bir bak. Bazen Martin beni hasta ediyor ve kendi kendimden utandırıyor. Dünya, hayat, insanların yeri, her şey hakkında Arthur'dan da, Norman'dan da, senden de, benden de çok daha fazla şeyler biliyor. Hem de bizim Latincemize, Fransızcamıza, Saksoncamıza ve kültürümüze rağmen. Martin şövalyevari bir davranışla, "Ama Ruth benim öğretmenim," diye cevap verdi. "Şu bir parçacık bilgimi de onun sayesinde öğrendim." "Hadi oradan Olney." Ruth'a kinli bir ifadeyle baktı. "Zannederim arkasından da bana Spencer'ı Ruth'un tavsiyesiyle okuduğunu söyleyeceksin. Ama kazın ayağı öyle değil. Ruth Darwin'le gelişim hakkında, ben Hazreti Süleyman'ın hazineleri hakkında ne biliyorsam o kadarını bilir." Geçen günkü hani neydi canım, şu bize bahsettiğin Spencer'ın bir açıklaması vardı. Şu belirsiz, uygunsuz bir cinsten olmak sorunu hani. Anlat ondan Ruth'a da, bak bakalım bir kelimesini anlıyor mu? Kültür değilmiş, gördün mü? Hadi bakalım, eğer Latince çalışırsan Martin sana zerre kadar saygım kalmaz. Bütün konuşmaları ilgiyle takip eden Martin, bu tartışmada kendisini tiksindiren bir taraf olduğunu da hissetti. Bu tiksinti bilgilerin ilk esaslarıyla ilgili derslere, çalışmalara karşıydı ve bir okullu ruhuyla yapılan bu çalışmaları içinde onu iten büyük şeyler, hayatı bir kartalın tırnakları gibi kıvrılan parmaklarıyla kavrayana yöneten, onu kozmik heyecanların sancısıyla kıvrandırıp, bütün bunları kavramak için içindeki arzuyu yeni doğan bir bilinçle alevlendiren bir kuvvet karmaşık hale getiriyordu. Kendini yabancı bir ülkenin kıyılarında kazaya uğramış, dili dolanıp kekeleyerek boş yere yeni ülkelere kardeşlerinin barbar diliyle şarkı söylemeye çalışan, içi güzelliğin kudretiyle dolu bir şaire benzetti. O da tıpkı öyleydi. Büyük, evrensel şeylere karşı uyanıktı. Acı duyacak kadar uyanıktı. Buna rağmen mektepli konuları üzerinde oyalanıp bu konular arasında körü körüne dolaşmak ve Latince çalışması lazım mı değil mi tartışması yapmak zorunda kalıyordu. O gece aynasının önünde, "Allah'ın belası, Latince'nin bununla ne alakası var?" diye sordu. "Ben ölülerin mezarlarında kalmasını istiyorum. Niçin beni ve içimdeki güzellikleri ölüler yönetecekmiş? Güzellik canlı ve sonsuz bir şeydir. Dillerse gelip geçicidir. Ölülerden arta kalan tozdur diller." Hemen arkasından da fikirlerini pekala ifade edebildiğini düşündü ve Ruth'un yanındayken neden aynı şekilde konuşmadığına hayret ederek yatağına girdi. Ruth'un yanındayken okullu gibi oluyor, dili de bir okullunun diline benziyordu. Yüksek sesle, "Yeter ki zamanım olsun," dedi. "Yalnız zamanım olsun yeter ki." Sonu gelmeyen şikayeti zamandı. Bu Latince tartışmasından bir hayli etkilenen Martin, belki yalnızca Olney'in sözleri yüzünden olmasa bile biricik sevdası Ruth'a ve Ruth'a olan aşkına rağmen Latince çalışmamaya karar verdi. Vakit nakitti Martin için. Üstelik yapması gerekenlerin en sıradanı bile Latinceden çok daha önemliydi. Martin'i gürültücü sesleriyle çağıran, etkileyen, çalışılacak o kadar çok şey vardı ki. Üstelik Martin'in düzenli yazması da gerekiyordu. Yaşamak, geçinmek, öğrenmek için para kazanmalıydı. Bugüne değin hiçbir yazısı kabul edilmemişti. 40 kadar yazısı magazin dergilerine dolaşıp duruyordu. Diğer yazarların nasıl yapmışlardı bu işi? Kütüphanenin okuma odasında diğerlerinin yazdıklarını defalarca elinden geçirerek onların yapıtlarını dikkatli bir eleştirmen gözüyle inceleyip kendi yazdıklarıyla karşılaştırarak bu yazarların eserlerinin satılmasını sağlayan keşfettikleri gizli hüner acaba nedir diye düşünerek saatler geçirdi. Martin'in sürekli kafasını kurcalayan, kanını donduran şey ölü yazıların çokluğuydu. Bu yazılarda ne bir ışık, ne de bir yaşam, ne de bir renk vardı. Bunlar nefes almıyor, yaşamıyordu.
Ama yine de kelimesi 2 semtten satılmıştı. 1000'i 20 dolardan. Gazete küpürlerinde öyle yazıyordu. Renkli bir üslupla ve ustaca yazıldıklarını itiraf etti. Fakat içinde hiçbir canlılık ve gerçeklik eseri bulunmayan kısa öykülerin sayısız denecek kadar çok oluşu onu adamakıllı şaşkına çevirdi. Hayat o kadar değişik, o kadar harikulade iken sürü sürü problemlerle, rüyalarla, kahramanlık isteyen güçlüklerle doluyken bu öyküler sadece sıradan şeyleri anlatıyordu. Hayatın şiddetini ve baskısını hissetti. Hayattaki hummayı ter döküp didinmeleri, vahşi isyanları. İşte bunlar da yazılması gereken şeyler. Fedailer takımının önderlerini, çılgın aşkları, terör ve trajedinin ortasında durup gayretlerinin kuvvetiyle hayatı çatırdatarak şiddet ve zor altında dövüşen devleri kutlamak istedi. Halbuki magazin dergilerindeki kısa öykülerin Mr. Butler'ları, kupkuru dolar avcılarını ve sıradan insanların sıradan ufuk aşk öykülerini yüceltmek amacını güttükleri anlaşılıyordu. Acaba bu dergilerin editörleri de sıradan kimseler olduğu için mi böyle bu, diye kendi kendine sordu. Yoksa bu yazarlar, editörler ve okurlar hayattan korkuyorlar mıydı? Ama onun asıl derdi hiçbir editörü ve yazarı tanımıyor olmasıydı. Sadece herhangi bir yazarı tanımamış olmakla kalmıyor, aynı zamanda yazı yazmaya kalkışmış bir adam da tanımıyordu hayatta. Ona yol gösterecek, bir kelimecik öğüt verecek tek kul yoktu. Martin, editörlerin insanlıklarından şüphe etmeye başladı. Editörler Martin'e sanki bir makinenin çarklarıymış gibi geldi. Evet, tamam, makine. Martin ruhunu öykülere, makalelere, şiirlerde döktü ve bu makineyi teslim etti. Onları katlayıp verdi. Uzun zarfın içine yazılarla birlikte gerekli pulları da koyup zarfı mühürledi. Dışına daha fazla pul yapıştırarak posta kutusuna attı. Zarf kıtayı baştan aşağı dolaştı ve bir zaman geçtikten sonra postacı el yazılarını üzerine kendi yolladığı pullar bulunan başka bir uzun zarf içinde geri döndü. Öbür tarafta iyi bir editör yoktu. Sadece yazılarını bir zarftan çıkarıp diğerine koyan, üstüne pul yapıştıran, ustalıkla bir araya getirilmiş bir takım çarklar vardı. Tıpkı içine peniyi atınca tablet çikolata veren otomatik makineler gibi. Ciklet veya çikolata almak isteyenin parayı hangi makineye atacağına bağlıydı bu. Editörlük makinesi de öyle işte. Bir makine çek veriyor, öbürü ise red pusulası. Martin şimdiye kadar hep ikinci makineye rastlamıştı. Red mektupları bu işin korkunç ve mekanikliğini tanımlıyordu. Basılı formlar halinde hazırlanmış olan bu mektuplardan Martin yüzlerce almıştı. Eski yazılarının her biri için bir düzine veya daha fazla olmak üzere. Bu red mektupları ile birlikte bir satırcık bireysel bir yazı da olsaydı eğer sevinecekti. Ama hiçbir editör çıkıp da bir tek satır yazmamıştı. Bunun üzerine Martin diğer yanda sıcak yürekli insanların değil, sadece bir makinenin içinde iyi yağlanmış, mükemmel işleyen çarklar bulunduğunu kararına vardı. Martin savaşçı ruhluydu, inatçı ve gözü pekti. Makineyi yıllarca beslemeye razı olurdu. Ama şimdi kan kaybediyordu ve savaşın sonunu yıllar değil haftalar belli edecekti. Ödediği pansiyon kirası onu her hafta bitişe biraz daha yaklaştırıyordu. Diğer yandan 40 yazısı bile ödemekte olduğu posta masrafları da en aşağı pansiyon kirası kadar büyük bir kayba sebep oluyordu. Artık kitap satın almaktan vazgeçti ve ufak tefek şeylerde tasarruf yaparak kaçınılmaz sonu geciktirmeye çalıştı. Yine de nasıl ekonomi yapılacağını bilmediğinden kız kardeşi Marian'a elbise alması için 5 dolar verince sonunu bir hafta daha yakınlaştırmış oldu. Cesareti kırılmak üzere olan ve hiç kimseden de öğüt ve cesaret sözleri duymayan Martin karanlıkta vuruşuyordu. Artık Gertrude bile ona yan yan bakmaya başlamıştı.
Başlangıçta Gertrude budalalık deyip geçmiş, bir kız kardeş düşkünlüğü ile ona hoş görmüştü. Ama şimdi yine bir kız kardeş yüreğiyle endişe duymaya başlamıştı. Gertrude'a göre Martin'in budalalığı ve bu delilik halini anlamaya başlamıştı. Martin bunu biliyordu ve ona durmadan dırdır eden Mr. Higginbotham'ın açıktan açığa yaptığı hareketler bile bu kadar üzüntü vermiyordu. Martin kendine güveniyordu ama bu güveniyle yapayalnızdı. Ruth bile ona inanmıyordu. Martin'in kendini çalışmalara vermesini istemiş ve onun yazı yazmasını açıkça muhalefet etmediği halde hiçbir zaman da bunu desteklememişti. Fazlasıyla hassas oluşu engel olduğundan Martin hiçbir zaman Ruth'a eserlerini göstermeye cesaret edememişti. Üstelik de Ruth harıl harıl derslerine çalışıyor, Martin de bu yüzden Ruth'un zamanını çalmaktan çekiniyordu. Ama Ruth mezuniyet sınavını verince Martin'den yazdıklarını kendisine göstermesini istedi. Martin hem sevindi hem de utandı. İşte bir yargıçla karşı karşıyaydı. Ruth sanat tarihi mezunuydu. Usta öğretmenlerden edebiyat okumuştu. Belki editörler de birer yetkili yargıçtı ama Ruth herhalde onlardan başkaydı. Ruth kalkıp da ona basılı bir ret pusulası vermezdi. Eserinin tercih edilmemiş olmasının eserinde mutlaka değer bulunmadığı anlamına geldiğini de söylemezdi herhalde. Ruth söylerdi ona. O pırıl pırıl aceleci konuşma tarzıyla sıcacık bir insandı. O en önemlisi de genç kız. Gerçek Martin Eden'dan bir şeyler bulmaya çalışırdı. Ruth, Martin'in eserlerinden onun ruhunun, kalbinin ne biçim olduğunu çıkarır, onun rüyalarını, gücünün derecesini azıcık birazcık anlardı. Martin kısa öykülerinden bir kısmının daktiloda yazılmış kopyalarını topladı. Bir an tereddüt ettikten sonra deniz liriklerini de bunlara ekledi. Bir Haziran sonu öğleüstü bisikletlerini atlayıp tepelere gittiler. Bu Martin'in Ruth'la ikinci defa yalnız çıkışıydı. Henüz çıkan bir meltebin serinletmeye başladığı sıcak tatlı bir havada bisikletlerini sürerlerken dünyanın iyi düzenlenmiş bir dünya olduğu, yaşamak ve sevmenin çok güzel bir şey olduğu gerçeği Martin'i son derece duygulandırdı. Bisikletlerini yolun kenarına bırakıp güneşten kavrulmuş otların memnun kuru bir hasat havası teneffüs ettiği açık bir tepeciğin üstüne çıktılar. Ruth Martin'in ceketi üzerine oturdu. Bunun üzerine Martin, "Otlar görevini tamamladı," dedi. Yanık renkli otların beynine dolup orada düşüncelerini özel alandan evrensel alana doğru hızla götüren tatlılığını kokladı. Varoluşlarındaki amaç gerçekleşmiş diyerek otları sevgiyle okşadı. Geçen kışın kasvetli yağışları altında ihtirasla hızlandı. İlkbaharın şiddetli soğuklarıyla savaştı. Çiçek verdi. Böceklerle arıları kendilerine çekerek tohumlarını etrafa yaydı. Kendisini görevine ve dünyaya göre hazırladı. Ruth, sen niye olan bitene hep korkunç denecek kadar pratik bir gözle bakıyorsun diyerek onun sözünü kesti. Herhalde gelişim konumuna çalıştığım için. Eğer doğruyu söylemek gerekirse gözlerim ancak şu son birkaç zamandan beri görmeye başladı. Ama bana öyle geliyor ki bu derece pratik olmakla sen güzellikleri görme olanaklarını kaybediyor, tıpkı kelebek yakalayıp da onun güzel kanatlarındaki renkleri çıkaran çocuklar gibi güzelliği yok ediyorsun. Martin başını salladı. Güzelliğin bir anlamı vardır ama daha önce bu anlamı bilmiyordum. Güzelliği anlamı olmayan bir şey, mantıksız, sebepsiz bir şey olarak kabul ederdim. Güzellik hakkında hiçbir şey bilmiyordum. Şimdi bunun neden güzel olduğunu biliyorum. Otu ot yapan güneşin, yağmurun ve toprağın bütün gizli duygularını öğrendiğim için otu daha çok seviyorum. Bir otun hayat hikayesi içinde aşk da yer alır, macera da vardır. İşte bu düşünce bana heyecan veriyor.
Madde ve kuvvetin karşılıklı etkisini ve bunların arasındaki müthiş savaşı düşündüğüm zaman içimden ot üzerine bir destan yazabilecekmişim gibi geliyor. Ruth dalgın dalgın, "Ne güzel konuşuyorsun," dedi. Martin onun kendisine bir şeyler arar gibi baktığını sordu. Bir anda sıkıntı içinde kalıp zihni bulandı. Kanı boynuna ve alnına hücum etti. "Galiba konuşmasını öğrenmeye başladım," diye kekeledi. "İçimde söyleyecek çok şey var ama bunlar öylesine büyük ki gerçekten de içimdekileri anlatacak bir yol bulamıyorum. Bazen bana öyle geliyor ki sanki bütün dünya, bütün hayat, her şey benim içime yerleşmiş, bağırıp çağırarak benden, onlardan bahsetmemi, onları anlatmamı istiyor. Bunun büyüklüğünü hissediyorum ama konuşmak istediğim zaman da küçük bir çocuk gibi kekeliyorum. Duyguları ve heyecanları konuşma ya da yazılı birer söz olarak ifade etmek zor bir iş. Tanrısal bir iş bu. Bak işte yüzümü otların arasına gömüyorum. Burun deliklerime çektiğim nefes içimi binlerce düşünce ve hayalle ürpertiyor. Benim çektiğim nefes evrenin nefesi. Şarkı ve kahkaha nedir bilirim ben. Savaş ve ölüm nedir bilirim. Bu otların kokusu da beynimde bir sürü hayal canlandırıyor işte. Bunları sana ve bütün dünyaya anlatmak isterdim. Ama nasıl anlatabilirim? Dilim bağlı. İşte biraz önce sana otların üzerimdeki etkilerini konuşma yoluyla betimlemeye çalıştım. Ama başaramadım. Acemice bir konuşma ile birkaç imada bulunabildim, o kadar. Kelimelerim bana bile karmakarışık görünüyor. Buna rağmen anlatabilmek arzusu ile boğuluyorum. Oh, ellerini ümitsiz bir tavırla yukarı kaldırdı. İmkansız, anlaşılmaz, anlatılamaz bir şey bu. Ruth ısrar etti. Ama gerçekten de güzel konuşuyorsun, dedi. Ben seni tanıdığımdan beri kısa zamanda ne kadar ilerlediğini düşün bir kere. Mr. Butler ünlü bir halk konuşmacısıdır. Devlet komisyonu tarafından seferberlik sırasında birçok defa kendisinden politik söylevler vermesi rica edildi. Bununla beraber sen de en aşağı geçen sene onun yemekte konuştuğu kadar güzel konuştun. Ne var ki o kendine biraz daha hakimdi. Sen çok heyecanlanıyorsun ama pratik yapmak suretiyle bunu da yenebilirsin. Doğrusu iyi bir halk konuşmacısı olursun sen. Çok ilerleyebilirsin istersen eğer. Çok yeteneklisin. Sen insanlara önderlik edebilirsin eminim. Eline attığın herhangi bir şeyde de gramerdeki gibi bir başarı kazanmaman için hiçbir sebep yok. İyi bir avukat olabilirsin. Politika alanında dahisin sen. Seni Mr. Butler'ınki gibi başarıya ulaşmaktan alıkoyacak hiçbir şey yok. Gülümseyerek ekledi. Üstelik sen de çekememezlik de yok. Böyle konuşmaya devam ettiler. Ruth dönüp dolaşıp daima o nazik fakat ısrarlı tavırlarıyla eğitimde sağlam bir temelin gerekliliğine ve herhangi bir meslek edinmede temel unsurların bir parçası olarak Latince'nin faydalarını geldi. Ruth idealindeki başarılı adamın portresini çizdi. Bu, Mr. Butler'a ait olduğu besbelli bir iki çizgi ve renk darbesi taşıyan babasının portresiydi. Martin sırf üstü yatmış onun dudaklarını her hareketini zevkle seyrederek birer alıcıya benzeyen kulaklarıyla dinliyordu. Ama beyni o anda alıcı değildi. Ruth'un çizdiği portrelerde onu çeken hiçbir şey yoktu. Üstelik içinde kasvetli bir hayal kırıklığı ve eskisinden daha keskin bir aşk acısı duyuyordu. Ruth'un bütün söylediklerinin içinde Martin'in yazılarında tek bir söz bile yoktu. Okumak için getirdiği yazıları bir kenarda öylece duruyordu. Bir süre sonra Martin güneşe bir baktı, ufkun üzerindeki yüksekliğini ölçtü ve yazılarını alarak Ruth'a hatırlattı. Ruth aceleyle, "Unutmuştum," dedi. "Dinlemeyi çok istiyorum." Martin ona bir öyküsünü okudu ve bunun en iyi öykülerinden biri olduğunu söyleyerek böbürlendi. Öyküye Hayat Şarabı adını vermişti. Bu öykünün onu yazarken beynine süren şarabı şimdi onu okurkenki beynine sürmüştü.
Öyküdeki orijinal kavramda bir dereceye kadar bir büyü vardı ve Martin bunu daha da büyülü bir takım tanımlar ve dokunuşlarla süslemişti. Öyküyü yazdığı zamanki ateş aynı ihtiras benliğiyle yeniden uyandı ve Martin bunlara öylesine dalıp gitti ki öyküdeki kusurları ne gördü ne de işitti. Ama Ruth aynı durumda değildi. Onun terbiyeli kulakları eksiklikleri, abartıları, acemilere özgü aşırı şiddetleri bulup aksayan cümle ahenginin derhal farkına vardı. Uyum fazlaca gösterişli bir hal almadıkça buna önem bile vermedi. Ama abartılı bir hal alınca bunun amatörcü oluşunu beğenmediğini belli eder şekilde yüzünü buruşturdu. Öykü hakkındaki hükmü genel olarak buydu. Ama bunu Martin'e söylemedi. Onun yerine Martin okumasını bitirince ufak tefek aksaklıklara işaret ederek öyküyü beğendiğini belirtti. Martin hayal kırıklığına uğramıştı. Ruth'un verdiği hüküm dürüsttü. Martin buna müteşekkirdi ama içinde öyle bir his vardı ki Ruth onun eserini onunla paylaşmıyor, bir öğrenci ödevi düzeltir gibi düzeltmeyi tercih ediyordu. Martin için ayrıntıların önemi yoktu. Bunlar kendiliğinden düzenlenirdi. Martin bunları düzeltebilirdi. Düzeltmesini öğrenirdi. Martin hayattan bir şey yakalamış ve onu öyküsünde hapsetmeye çalışmıştı. Onun Ruth'a okuduğu şey hayattaki büyük şeylerden biriydi. Yoksa cümle terkibi ya da noktalı virgül falan değil. Martin Ruth'un da kendi gözleriyle gördüğü, kendi beyniyle kavrayıp sayfaya kendi elleriyle yazı haline getirdiği, onun alan bu büyük şeyi hissetmesini arzu etmişti. İçinden diye geçirdi. Ne yapalım? Başaramadık. Belki de editörler haklıydılar. O büyük şeyi hissetmiş ama onu ifade etmeye becerememişti. Hayal kırıklığına uğradığını belli etmedi ve Ruth'un eleştirilerine öyle rahat katıldı ki Ruth onun içinin derinliklerinde kendi fikirlerine tamamen aykırı bir cereyanın kuvvetle aktığını anlayamadı bile. Martin el yazısının bulunduğu katlı kağıdı açarak "Bu ikincisine çömlek adını verdim." dedi. Şimdiye kadar 4-5 dergi tarafından geri çevrildi ama ben yine onun iyi olduğu fikrindeyim. Aslında bu öyküde bir şey yakaladığımı düşünüyorum. Belki de bende yarattığı etkiyi sende yaratmaz. Kısa bir şey, 2000 kelimelik. Martin bitirdiği zaman Ruth, "Aman ne korkunç!" diye haykırdı. Korkunç ifade edilemeyecek kadar korkunç. Martin onun gerilmiş soğuk yüzünü, büyümüş gözlerine ve parmaklarının gizliden gizliye tatmin olunduğunu anlamış, dikkat etti. Başarmıştı. Beynindeki hayal ve duyguları anlatabilmişti. Hedefi 12'den vurmuştu. Ruth öyküyü ister beğensin ister beğenmesin, öykü onu sarmış, içine işlemiş, onu orada oturup dinlemeye ve ayrıntıları unutmaya zorluk kılmıştı. Martin bu hayattan bir kesit deyip devam etti ve hayat her zaman güzel değildir. Ama belki de ben acayip bir yaratılışa sahip olduğumdan bunda da bir güzellik buluyorum. Bana öyle geliyor ki güzellik 10 büklümlü bir büyüye sahip. Zira Ruth onun söyledikleriyle hiç ilgisi olmayan bir sözle Martin'in sözünü kesti. Peki ama neden o zavallı kadıncağız? Sonra isyan eden düşüncelerini ifade etmeden bırakıp alçaltıcı bir şey bu. Hiç de hoş değil. Çok açık diye bağırdı. Bir an için Martin'e kalbi durmuş gibi geldi. İşte bunu hiç tahmin etmiyordu. Martin öyküsü açık olsun istememişti. Bütün karalama gözlerinin önünde alevden harfler halinde belirdi. Ve Martin bu alevlerin aydınlığında boş yere çıplaklık aradı. Sonra kalbi yeniden çarpmaya başladı. O suçlu değildi. Ruth, neden güzel bir konu seçmedin diye soruyordu. Dünyada açık şeyler var biliyoruz ama bu sebep olamaz ki. Ruth ateşli konuşmasına devam etti ama Martin onu dinlemiyordu. Ruth'un masum, insanın içine işleyecek kadar masum, bakire yüzüne bakıyordu.
Bu yüz öylesine saftı ki onun bu saflığı sanki durmadan Martin'in içine dolup oradaki bütün süprüntüyü dışarı atarak onu bir yıldız pırıltısı kadar serin, yumuşak, kadife gibi göksel bir nur içinde yıkıyordu. Dünyada çıplak şeyler olduğunu biliyoruz. Onun bunu bildiği düşüncesini aklına getirdi. Sanki bir aşk şakasıymış gibi kıkırdadı. Bir an sonra da kendi tanıdığı, bildiği üzerinde seferler yaptığı çıplaklık denizine ait bir sürü hayal gözlemlerin önünde canlandı ve Ruth'un öyküyü anlamamış olmasını hoş gördü. Ruth'un anlayamamasının onun kabahati değildi. Martin, Ruth'un böylesine masum kalacak kadar korunmuş olmasından ötürü Tanrı'ya şükretti. Ama kendisi hayatı biliyordu. Hayatta dürüstlüklerin yanında pislikler bulunduğunu, hayatın her yanını kaplayan pisliğe rağmen büyük olduğunu biliyordu ve Tanrı tanıktır ki bunun üzerinde diyeceklerini bütün dünyaya söyleyecekti. Cennetteki azizler için saflıktan, temizlikten başka bir şey düşünebilir miydi? Onları yok etmeye lüzum yok. Ama ya çirkefin içindeki azizler? Ah, işte asıl harika olan, sonsuza değin harika kalacak olan şey buydu. Hayatı yalanlamaya değer kılan buydu işte. Çamurların içinden, pislik çukurların içinden manevi bir haşmetin yükseldiğini görmek ne kadar güzel. Kendi kendine yükselmek ve üzerinden çamur sızan gözlerle ilk defa belli belirsiz uzak bir güzelliği görmek, manevi zaaflar içinde kolayca günaha düşen insan yaratılışı içinden, kötülük ve bütün canavarlıkların dipsiz kuyusu içinden kuvvetin, hakikatin ve Allah vergisi bir manevi üstünlüğün yükseldiğini görmek. Ruth'un ağzından birbiri ardınca çıkan cümleler kulağına çarptı. Bunun ruhu baştan aşağı düşük. Halbuki yüksek olan o kadar şey var ki. Örneğin in memoriam al. Martin'in dilinin ucuna Yankee Hale'da var demek geldi. Eğer tekrar hayallere dalmasaydı söyleyecekti. Başlangıç hayalindeki mayalanmadan ayrılıp binlerce ve binlerce yıl ucu bucağı belli olmayan hayat merdivenine emekleyerek, sürünerek tırmanıp en üst basamağa ulaşan ve saf güzel ilahi ruh halini alarak kuvvetiyle onu kendisi de aynı hayret verici yolla halk kitleleri arasında çamurlar içinde sonu gelmeyen yaratılışın çarpıklıkları ve sayısız hataları içinden çıkarak yükselen Martin Eden'a aşkı tanıtan, onu saflığa yöneltip içine tanrısallığa tatma arzusu veren kıza, dişi hemcinsine bakıyordu. Bunda aşk vardı. Bir harikulade bir ihtişam vardı. Bunda yazılacak şey vardı. Yeter ki o demek istediğini ifade edebilsin. Cennetteki azizler, onlar sadece birer azizdiler ve onlar başlarının çaresine bakamazlardı. Ama o bir erkekti. Martin Ruth'un "Sende kuvvet var" dediğini duyabiliyordu. Ama bu eğitilmemiş bir kuvvet. Martin, porselen mağazasına girmiş bir boğa gibi diyerek Ruth'un bir tebessümünü kazandı. Sonra ince farkları ayırt edebilme yeteneğini de geliştirmelisin. Estetik unsurlara da başvurmalı, bir zevki seline mükemmelliyete ve bir ruha ulaşmaya çalışmalısın. Martin, başımdan büyük işlere kalkıştım diye mırıldandı. Ruth, aferin der gibilerden gülümseyerek bir başka öyküyü dinlemek üzere yerleşti. Martin özür diler gibi, bunu nasıl bulacağını bilmiyorum dedi. Acayip bir şey bu. Öyle sanıyorum ki bunda kendi derinliğimi aştım ve ben ama nihayetinde iyiydi yine de. Öykünün ufak tefek özelliklerine pek aldırma. Sadece ondaki büyük şeyi bulmaya çalış. Gerçi büyük bir ihtimalle ben bunu anlaşılabilir bir şekilde ifade edemediysem de bu gerçekten de büyüktür. Martin hem okuyor hem de Ruth'u inceliyordu. Sonunda Ruth'a ulaşabilmiş olduğunu düşündü. Ruth'un kıpırdamadan oturup kendinden geçmiş bir halde gözlerini ona dikmiş, nefes almaksızın dalgın dalgın dinleyişini yarattığı şeyin büyüsüne kapılmış olmasına yordu. Öyküye macera adını vermişti. Bu öyküyü
macera kitaplarındaki serüvenlere değil, gerçek serüveni anlatıyordu. Cezaları da karşılıkları da dehşetli, müthiş bir sabır isteyen, insanın gece gündüz canına okuyan, dırdırcı ve kalpsiz bir angaryacıyı anlatıyordu. İnsana alev alev yanan güneşin ihtişamı ya da kanter içinde insanların en yüksek mertebelerde tanrısal başarılara bağlayan uzun, önemsiz temassal zinciri halindeki böcek sokuşları ve hummanın canavarca lezzeti içinde veya açlık ve susuzluğun getireceği kara ölümü sunan angaryacıyı sonsuzlaştırıyordu. Evet, Ruth'u orada oturtup dinleten buydu. Bütün bunlardı. Öyküye döktüklerinin ve dökmediklerinin Ruth'u canlandırdığına inandı. Ruth'un gözleri dört açılmış, yanakları kıpkırmızı olmuştu. Martin daha öyküsünü bitirmeden Ruth bir yağlı boya tablo imiş gibi geldi. Ruth gerçekten de canlanmıştı. Ama ona canlılık veren öykü değil, Martin'in kendisiydi. Ruth öyküyü pek düşünmedi. Sanki Martin'in o engin kuvveti, o her zamanki üstün bir kuvveti onun vücudundan taşıp kendisine akıyormuş gibi geldi. Bunun paradoksal tarafı da bizzat öykünün Martin'in kudretiyle yüklü oluşu, onun kuvvetini kendisine akıtan bir kanal oluşundaydı. Ruth ortamın değil, sadece kuvvetin farkındaydı ve Martin'in yazdıklarıyla en çok kendinden geçmiş gibi göründüğü anda o aslında kendisini tamamıyla yabancı bir şeyle beynine çağrılmadan gelip yerleşen müthiş ve tehlikeli bir düşünceyle kendinden geçmiş bulunuyordu. Kendi kendine evliliğin nasıl bir şey olduğunu düşünürken yakaladı ve düşüncenin hiçbir şeyi umursamayan bir şevkle tutuştuğunu fark ederek dehşete düştü. Bu bir kıza yakışır bir şey değildi. Ona göre değildi bu. Ruth şimdiye kadar hiçbir zaman kadınca bir arzunun ıstırabını çekmiş değildi. O hep ince şiirlerin rüya ülkelerinde, o ince üstadların şövalyelerle kraliçeler arasındaki yakınlıklar arasına sokulan kabalıklara dair yaptıkları ince imaların nasıl anlamlarını bile kapalı bir hayat yakalamıştı. O bütün hayatı uykuda geçirmiş ve şimdi hayat bir gök gürültüsü gibi onun kapılarını zorluyordu. Panik halindeki düşünceleri onu her tarafı kilitlemeye, payandalara vurmaya iterken kayıtsız içgüdüleri bütün kapıları ardına kadar açıp yabancı ziyaretçiyi nazikane bir şekilde içeri buyur etmeye zorluyordu. Martin kendinden memnun, Ruth'un ne diyeceğini bekledi. Bu kararından şüphesi yoktu ama kararı duyunca hayretler içinde kaldı. İyi. Ruth bir an durduktan sonra kelimenin üstüne basarak iyi diye tekrarladı. Elbette iyiydi ama bunda sade güzellik değil, daha başka şeyler de vardı. Güzelliği bir hizmetçi gibi kendi hesabına kullanan, daha içe işleyici bir mükemmellik. Martin içinde büyüyen şüphenin kurşuni ağırlığı altında yere uzandı. Başaramamıştı. Meramını anlatamıyordu o. Dünyanın en fevkalade taraflarından birini görmüş ama ifade edememişti. Peki hakkındaki fikrin, ikinci defa yabancı bir kelime kullanmaya teşebbüs ettiği için sıkılarak tereddüt etti. Motif hakkındaki fikrin nedir diye sordu. Ruth karışıktı diye cevap verdi. Genel olarak yapacağım tek el işleri de bu. Öyküyü dikkatle takip ettim. Takip edilecek pek çok şey var içinde. Fazlaca kelimelerle boğulmuş. Hareketi bir sürü ikinci derecede malzeme arasında sıkıştırmışsın. Martin aceleyle. Ama ana motif bu diye açıklamaya girişti. Öykünün derinliği de akıp giden o büyük kozmik evrensel şey bu. Bunu öyküyle uyum içinde yürütmeye çalıştım. Öykü sonunda sadece yapay bir şeyden ibaret. Doğru iz üzerindeydim ama beceremedim zannederim. Ne demek istediğimi anlatamadım ama zamanla öğrenirim. Ruth Martin'in ne dediğine dikkat etmedi. O sanat tarihi mezunuydu ama Martin onun sınırlarının çok ötesindeydi. Bunu Martin'in tutarsız sözlerine yordu. Çok fazla uzatmışsın ama fena değildi.
Martin bu sırada deniz liriklerini Ruth'a okusam mı diye düşünüyordu. Bu yüzden Ruth'un sözlerini uzaklardan geliyormuş gibi duydu. Martin ümitsizlik içinde uzanıyor, Ruth ise kafasında oluşan evlilikle ilgili düşünceleri inceliyordu. Birdenbire Martin'e, "Ünlü olmak ister miydin?" diye sordu. Martin, "Evet," dedi. "Biraz isterdim. Bu da maceranın bir parçası. Önemli olan ünlü olmak değil, buna götüren yol. Şöhret benim için sadece bir araç olabilir. Bu yüzden ünlü olmak isterdim." Senin için demek isterdi aslında. Eğer Ruth yazdıklarına çok ilgi gösterseydi derdi de. Ama Ruth'un Martin'in ne söylemeye çalıştığını düşünemeyecek kadar kafası karışıktı. Edebiyatta Martin için iyi bir gelecek olmadığına emindi. Bunu Martin'in amatörce bir bilgiçlik içeren yazılarından anlamıştı. İyi konuşuyordu ama kendini edebi olarak anlatamıyordu. Şairleri, yazıları, ustalarını Martin'le karşılaştırdı. Kaybeden Martin oldu. Düşüncelerinin hepsini söylemedi Martin'e. Martin zamanla yazı yazmaktan vazgeçerdi. O zaman kendini hayatın ciddi yönleriyle uğraşmaya verirdi. Başarılı olurdu da. Ruth bundan emindi. Martin çok güçlüydü, asla başarısız olmazdı. Ama yazı yazmaktan vazgeçmesi lazımdı. "Yazdıklarının hepsini görmek istiyorum Bay Eden." Martin o kadar sevindi ki kıpkırmızı oldu. Ruth yazdıklarıyla ilgileniyordu. Bu kesindi. Hiç değilse red pusulası vermemişti. Bu Martin için cesaret verici ilk sözdü. Büyük bir sevinçle. "Tamam," dedi. "Size söz veriyorum, çok başarılı olacağım. Zaten oldukça ilerledim. Yine de daha çok yolum var. Ben sürünerek de olsa bu yolu tamamlayacağım." Uzanıp bir tomar kağıdı eline aldı. "İşte deniz lirikleri. Eve gidince okuman için bunları sana vereceğim. Sadece eleştiri istiyorum. Düşüncelerini mutlaka söylemelisin. Lütfen açık ol." Ruth, Martin'e karşı hiçbir zaman samimi olmadığı düşüncesinin sıkıntısıyla "Dürüst olacağım," dedi. Martin bu olaydan 15 gün sonra her zamanki gibi aynanın karşısında kendi kendine konuşurken "İlk savaşı atlattık," diyordu. "Ama daha ikinci, üçüncüsü var. Bu hep böyle devam edecek. Hep." Gözleri küçük odadaki yerde uzun zarflar içinde öylece duran red mektupları yığınına takıldı. Sözlerini bitiremedi. Bunlardan daha pek çok her gün gelmeye devam edecekti. Sonunda hepsi geri dönecek ve Martin de bunları yeniden gönderemeyecekti. Daktilosunun bu ayki kirasını ödeyememişti. Cebinden de sadece bir haftalık pansiyon kirası için parası kalmıştı. Bunu da iş bulma bürosuna ödemek zorunda olduğu için pansiyon parasını da ödeyemeyecekti. Masasının başına oturup düşünmeye başladı. Birdenbire bu masayı çok sevdiğini fark etti. "Sevgili masam," dedi. "Seninle ne kadar da mutlu zamanlarımız geçti. Beni hiç yarı yolda bırakmadın. Yazdıklarımın karşılığı olarak bana red pusulaları vermedin. Fazla çalıştığın için hiç sızlanmadın." Kollarını masanın üzerine koyup yüzünü kolları arasına gömdü. Boğazına bir acı tıkanmıştı. Ağlamak geldi içinden. Bu ona ilk kavgasını hatırlattı. 6 yaşındaydı, gözlerinden yaşlar akarken bir yandan da yumruk savuruyordu. Kendinden 2 yaş büyük olan diğer çocuk onu yorgunluktan bitinceye kadar yumruklamıştı. Sonunda dayanamayıp mide bulantısının verdiği ağrılar içinde burnundan kan, çürümüş gözlerinden yaş akarak kendisi yere yıkılıncaya kadar vahşi çığlıklar atarak haykıran çocukların meydana getirdiği halka Martin'in gözlerinin önüne geldi. "Zavallı küçük tıraşçı," diye mırıldandı. "İşte senin de böylesine yenilmiş bir halin var şimdi. Dayaktan canın çıkmış senin de. Knockout oldun, knockout." Ama o büyük kavganın hayali gözünü önünden gitmemişti daha ve Martin Eden baktığı zaman bu hayalin kaybolup o ilk dövüşü takip eden bir sürü başka kavgaların biçimini aldığını gördü. "Peynir surat," Martin Eden'ı
6 ay sonra tekrar evire çevire dönmüştü. Ama bu sefer Martin de onun gözünü morartmıştı. Hepsi birbirine benziyordu kavgaların. Bütün kavgaları birbirinin arkasını gördü. Dayak yiyen hep kendisi, ona hakaret eden de peynir surattı. Ama Martin hiçbir seferinde kaçmamıştı. Bunu hatırlayınca kuvvetlendiğini hissetti. Her seferinde kavgaya devam etmiş, sopayı da yemişti. Çok kavgacı bir çocuk olan peynir surat hiçbir seferinde Martin'e merhamet göstermemişti. Ama Martin dayanmıştı. Dayak yediği halde dayanmıştı. Bu hayalin ardından neredeyse yıkılmak üzere olan ahşap binalar arasında uzanan dar bir sokak gördü. Sokağın sonu tek katlı bir tuğla bina kapatmıştı. Binanın içinden Enquire birinci baskısını yapmakta olan matbaa makinesinin ritmik gürültüsü aksediyordu. Martin 11, peynir surat da 13 yaşındaydı. Her ikisi de Enquire gazetesini satıyordu. Orada bulunuşlarının sebebi buydu. Tabii peynir surat onu gene yakaladı ve ortada kalan bir kavgaya tutuştu. Bu kavga sonuçlanmadı. Zira sabah 4 saat çeyrek kala matbaanın kapıları açıldı. Ve çocuk sürüleri gazetelerini kapışmak için içeri doldular. Peynir suratın "Seni yarın yiyeceğim" dediğini duyan Martin, dışarı akamayan gözyaşları yüzünden titreyen kendi sesinin de iç çeke ertesi sabah orada olacağını söylediğini duydu. Ertesi sabahta oraya ilk defa kendisi varmak için okuldan alelacele fırlamış ve peynir surattan 2 dakika önce gelmişti. Öbür çocuklar onu övüp kavgadaki hatalarını işaret ederek öğüt verdiler ve onların talimatları yerine getirildiği takdirde kavgayı kazanacağını söylediler. Aynı çocuklar peynir surata da öğüt verdiler. Kavgadan ne kadar da hoşlanıyorlardı. Anılarını canlandırmalarına uzun bir ara verip peynir suratla kendisinin yaptıkları bu gösteriyi seyreden çocukları gıpta ile düşündü. Sonra kavga matbaanın kapısı açılana kadar yarım saat hiç ara vermeden devam etti gitti. Martin her Allah'ın günü okuldan fırlayıp Enquire sokağına koşan gençlik hayalini seyretti. Hızla yürüyemiyordu. Ardı arkasına gelmeyen bu kavgalardan her yana tutuşmuştu. Topallıyordu. Kolları karşıladığı saygısız darbelerden dolayı bileklerinden dirseklerine kadar siyahlaştı. Morarmış ve eziyet gören eti yer yer çürümeye başlamıştı. Başı, kolları, omuzları ağrıyor, sırtının ortası ağrıyor, her tarafı ağrıyordu. Başı ağırlaşmış, beyni dumanlaşmıştı. Okulda ne oyun oynadı ne de ders çalıştı. Hatta bütün gün sıraya öyle oturmak bile ona azap veriyordu. Bu her günkü kavgalara bağlandığından beri asırlar geçmiş gibi geldi ona ve sanki zaman bir kabusa gelecekteki günlük kavgaların sonsuzluğuna doğru uzandı. Sık sık peynir suratı ne diye ben dövmeyeyim diye düşündüğü oldu. Böylece serseri durumundan kurtulmuş olurdu. Hiçbir zaman kavgayı bırakmak, peynir suratın kendisini dövmesine izin vermek aklının köşesinden geçmedi. Martin kendisinin de peynir surat gibi bedensel ve ruhsal açıdan hasta olduğunu bile bile gururunu bir yana bırakarak ıstırap verici bu savaşı yapmaya gitti. Aslında bu ikisini kavgaya tutuşturan seyirci durumundaki gazeteci çocuklardı. Zira her ikisi de bu çocuklar olmasa kavgayı çoktan bırakacaklardı. Ama o çocuklar yok mu? İşte onlar yüzünden kendini Aritmeler sokağına sürükledi. Peynir suratla kavgalarından öğrendiği en önemli şey sabırdı. Sabredenin sonunda kazanacağıydı. Bir akşamüstü tekme atmayı, belden aşağı veya rakip yere düştüğü zaman vurmayı önleyen kurallara uyarak 25 dakika boş yere birbirlerini yenmeye çalıştıktan sonra peynir surat sendeleyerek nefes nefese kavgayı beraber bırakmayı teklif etti. Hayaller dünyasında gezinen Martin birden nereye olduğunu hatırladı. Başı masanın üstünde, kolları masaya çaprazdı. Anımsadıklarının dehşetinden ürperdi Martin. Ürpermesine karşın anılarda yolculuğunu sürdürdü.
O da sendeliyor, soluyordu. O da patlayan dudaklarından ağzına dolup gırtlağına inen kanlı tıkanmışlık sendeleyerek peynir surata doğru ilerlemiş ve konuşabilmek için biraz ağız dolusu kan tükürdükten sonra peynir surat kavgayı bıraksa da kendisinin asla bırakmayacağını haykırmıştı. Peynir surat da kavgayı terk etmemiş ve kavga sürüp gitmişti. Takip eden her gün boyunca sonu gelmeyen günler hep bu akşam kavgalarına tanık oldu. Kavga durumu almak için kollarını kaldırdığı zaman müthiş acı çekiyordu. İlk yediği darbeler ise yüreğine oturuyordu. Sonra her tarafı uyuşuyor ve Martin bir yandan sendeleyerek dans ederken bir yandan da sanki bir rüyada miymiş gibi peynir suratın iri suratını bir hayvanınkine benzeyen gözlerini görerek gözü kapalı dövüşüyordu. Martin yumruklarıyla bu suratı üzerine çalışıyordu. Bunun dışındaki her şey durmadan dönen birer hiçten ibaretti. Dünyada bu surattan başka bir şey yoktu ve onun bu suratı bir et yığını haline getirmeden geri kalan şeyleri, hayırlı şeyleri bilmeye hiç niyeti yoktu. İşte ancak ondan sonra rahata erebilecekti. Ama bırakmak, onun için bırakmak bu imkansızdı. Sonunda günün birinde Enkuer sokağına gittiğinde peynir suratı ortalarda bulamadı. Peynir surat bir daha da gelmedi. Çocuklar onu tebrik edip peynir suratı yendiğini söylediler. Ama Martin tatmin olmamıştı. Ne o peynir suratı yenmişti ne de peynir surat onu. Sorun daha çözülmemişti. Çok sonraları öğrendiler ki peynir suratın gelmediği gün babası aniden ölmüştü. Martin hayalinde yılları çarçabuk aşarak kendini bir tiyatronun zencilere ayrılmış olan balkonunda gördü. 17 yaşındaydı ve denizden yeni dönmüştü. Bir kavga çıktı. Birisi birisine saldırıyordu. Martin de işe burnunu soktu ve peynir suratının alev alev yanan gözleriyle karşılaştı. Bu eski düşmanı tiz bir sesle "Oyundan sonra seni yok edeceğim" dedi. Tamam der gibi başını salladı Martin. Tiyatro koruması kavga çıkan tarafa gitmek için kendine yol almaya çalışıyordu. Martin sahnedeki dansla hiç ilgisini kesmeden "Son perdeden sonra seni dışarıda bekleyeceğim" dedi. Koruma ona şöyle bir baktı ve yürüdü gitti. O perde bitince Martin peynir surata "Yanında tayfan var mı?" diye sordu. "Tabii var." Martin "Öyleyse ben de kendime tayfa toplayayım" dedi. İki perde arasında arkadaşlarını topladı. Bunlardan üçünü çivi fabrikasından tanıyordu. Boğ çetesinden yarım düzine kadar adam, bir tren ateşçisi ve 18. sokakta Market Sokağı kavgasının haraca kesen müthiş çetenin üyeleriyle birlikte Martin'in tayfası adam akıllı çoğaldı. İki çete tiyatro dağıldıktan sonra kendiliklerinden sokağın iki tarafına ayrılıp yürümeye başladı. Sokağın ıssız bir yerine gelince birleşip bir savaş meclisi kurdular. Peynir suratın çetesinden kırmızı saçlı bir herif. "Dövüş yeri 8. sokaktaki köprü" dedi. "Köprünün tam ortasındaki elektrik lambasının altında dövüşebilirsiniz. Aynasızlar hangi taraftan gelirse gelsin biz de öbür taraftan tüyebiliriz." Martin kendi çetesine danıştıktan sonra "Ben kabul ediyorum" dedi. San Antonio Körfezi'nin bir kolunu aşan 8. sokaktaki köprü 3 apartman bloğu boyundaydı. Köprünün ortasında ve iki başında elektrik lambaları vardı. İki baştaki lambaların altında hiçbir polis görünmeden geçemezdi. Martin'in göz kapakları altında yeniden canlanan dövüş yeri işte burasıydı. Martin, iki çete üyelerinin saldırıcı asık suratlarla birbirlerine ters ters dik dik bakıp kendi aslan şampiyonlarını desteklediklerini, kendisinin ve peynir suratın soyunduklarını gördü. Dövüşecekleri yerin iki tarafına az ileriye gözcüler yerleştirebilmişti. Bunların görevi köprünün ışıklı olan iki başını kollamaktı. Boğ çetesinin bir üyesi Martin'in ceketini, gömleğini ve şapkasını tutuyordu. Polis geldiği takdirde bunlarla birlikte emin bir yere kaçmaya hazırlandı. Martin kendinin ortaya doğru ilerleyip peynir suratın karşısına çıktığını gördü.
yine kendisinin elini ihtar yolu uzatarak. Hiç kimse bu işe karışmayacak, anlaşıldı mı? Hakemlikten başka bir işe karışmayacaklar dediğini duydu. Dövüşü durdurmaya falan kalkmasınlar. Bu bir intikam kavgasıdır. Sonuna kadar da devam edecek, anlaşıldı mı? İkimizden biri diğerini yenene kadar kavga sürecek. Peynir Surat itiraz etmek istemişti. Martin bunu anladı ama bu iki çete arasında Peynir Surat'ın gururuna dokunmuştu. Haydi diye cevap verdi. Ne geveleyip duruyorsun? Dövüş sonuna kadar işte. Bunda seninle beraberim. Sonunda her ikisi de çıplak yumruklarıyla birbirlerinin canını yakmak, birbirlerini sakatlamak, yok etmek arzusuyla ve kinle dolu bir halde gençliğin bütün haşmetiyle birer genç boğa gibi birbirlerine giriştiler. İnsanoğlunun yükselebilmek için binlerce yılda aldığı yol bir anda sıfıra inivermişti. İkisi de çamurlu uçurumun içine yuvarlanıp en dibe atomların kavgası gibi çarpışıp geri çekilerek tekrar çarpışan ve bu çarpışmaya sonsuza kadar devam eden yıldız kümelerinin kavgası gibi körü körüne kimyasal kavgasını yapan başlangıç halindeki olgunlaşmamış hayatın böcekleri arasına indiler. Martin kavgayı seyrederken yüksek sesle kendi kendine "Tanrım, hayvanız biz, vahşi hayvanız" diye söylendi. Hayal gücünün kuvveti sırasında sanki bir sinema makinesinin içine bakıyor gibiydi. Hem seyirci hem aktör durumundaydı. Gördüğü manzara karşısında uzun aylar boyunca aldığı kültür ve edindiği incelik yüzünden değişen anlayışı sarsılmıştı. Durum bilincinden silinmiş, onu geçmişin hayaletleri kucaklamıştı. Şimdi o denizden yeni dönmüş 8. sokaktaki köprü üzerinde Peynir Surat'la dövüşen Martin Eden'dı. Acı içinde didinen, kan ter içinde kalan ve yumrukları hedefini bulup da yamyansı ettiği zaman sevinçten kabına sığamayan Martin Eden'dı. Birbirlerinin çevresinde canavarca dönen ikiz bir kin fırıldığı halindeydiler. Zaman inerledi ve her iki düşman çete derin bir sessizliğe gömüldü. Şimdiye kadar böylesine dehşetli bir azgınlık görmemişlerdi. Bu vahşetten onlar bile korku duydu. İki dövüşçü onlardan daha başka birer zalimdi. Gençliğin o ilk kadife gibi yumuşak keskinliği nefis zamanla kaybolduğu için şimdi daha şiddetli ve daha bilerek dövüşüyorlardı. Ölümüne kavga devam ediyordu ama iki tarafta henüz bir üstünlük sağlayamamıştı. Martin birisinin "Bunlar bir kadın için dövüşüyor" dediğini duydu. Arkasından da aldatıcı bir sağ ve soldan daha müthiş bir darbe yiyip yanağının kemiğe kadar yumulduğunu hissetti. Çıplak bir yumruk değildi bunu yapan. Açılan dehşet verici yara yüzünden çevresindekilerin gayret çığlıklarını işitti ve bir anda her tarafı kendi kanına bulandı. Ama gık demedi. Sadece son derece tedbirli hareket eder oldu. Zira kendi sınıfının aşağılık hilelerini ve pis vahşiliğini bildiği için aklı başına gelmişti. Dikkat kesilip bekledi ve yalandan bir hücuma geçer gibi yapıp birden durdu. Madenin parıltısını görmüştü. "Kaldır elini" diye bağırdı. "Elinde pirinç çakı var, bana onunla vurdun." Bunun üzerine iki çete de hırlayıp homurdanarak ileri atıldı. Birbirlerine girmelerine ramak kalmıştı. Eğer öyle olsaydı Martin intikamını alamayacaktı. Martin'in aklı başındaydı. Boğuk bir sesle "Siz geride durun bakalım" diye bağırdı. "Herkes anladı mı? Söyleyin, anlaşıldı mı?" Hepsi oradan uzaklaştı. Onlar da birer vahşiydi ama Martin vahşilerin vahşisiydi. Öyle ki bu gerçek oradakilerin hepsinin içine bir korku salıp ağır bastı. "Bu kavga benim kavgam. Kimse de burnunu sokmayacak buna. Ve şu çakıyı buraya bakalım." Peynir Surat'ın aklı başına geldi ve biraz da korktu. Pis silahı çıkarıp verdi. "Martin, şu tayfasının arkasına saklanan kırmızı saçlı, sen verdin onu bunlara" diye konuşmasına devam ederken çakıları da suya fırlattı. "Seni gördüm, kendi kendime de acaba niyeti ne diyordun?
Eğer bir daha böyle şey yapmaya kalkarsan seni döve döve öldürürüm. Anlaşıldı mı? Kavgaya devam ettiler. Yorgunluk, bitkinlik, aklın alamayacağı sınırsız bir yorgunluk bile onlara vız geliyordu. İşte öylesine dövüştüler. Hatta kan görme hırsları tatmin olan ve gördükleri manzaradan dehşete düşen vahşiler kalabalığı çekinerek onlardan dövüşü bırakmalarını ricaya başladı. Oraya yığılıp ölecek ya da ayakları üzerinde dururken ölecek hale gelmiş bulunan ve suratının kimliğini veren bütün hatları silinmiş olan peynir surat bile sendeleyerek tereddüt geçirdi. Ancak Martin ileri atıldı ve tekrar tekrar vurmaya devam etti. Derken bir asır kadar uzun görünen bir zaman sonra tam peynir surat hızla kuvvetten düşmeye başladığı sırada bir kafa kol anında tok bir kırılma sesi duyuldu ve Martin'in sağ kolu yanına sarkıverdi. Kemiği kırılmıştı. Herkes bu sesi duydu ve durumu anladı. Karşısındakinin içinde bulunduğu son derece tehlikeli ve zor durumu fırsat bilip yumruklar yağdırarak bir kaplan gibi atılan peynir suratta anlamıştı. Martin'in tayfası müdahale etmek için ileri atıldı. Birbiri ardınca hızla gelen darbelerin altında gözleri kararan Martin, içinde bulunduğu son derece perişan ve ümitsiz durumun boğazından birer hıçkırık ya da hırıltı halinde çıkarttığı ağır küfürlerle adamları geri çekildi. Bu küfürleri hiç de yalancıktan savurmamıştı o. Gerçekten de onları geri çevirmek için savurmuştu. Yalnız sol eliyle yumruk savurmaya devam etti ve yarı bilinçsiz bir inatla yumruk savururken de tam uzaklardan geliyormuş gibi mırıltılar duydu. Birisi "Bu kavga değil arkadaşlar," diyordu. "Cinayet bu. Durdurmamız lazım." Yine de kimse durdurmadı onları. Martin bunun memnun oldu. Tek koluyla durup dinlenmeksizin önündeki yüze vurmaya devam etti. Peynir suratın yüzü darmadağınık olmuştu. Bu çehrenin bir yanını oluşturan ağızdan abuk subuk bir şeyler çıkıyordu. Ama o mırıldanan, iğrenç, dehşet verici kanlı şeye de durmaksızın vurdu. Ne var ki vurduğu şey sallandı ama yıkılmadı. Martin asırlar kadar, sonsuzluklar kadar uzun gelen korkunç zaman bölümleri içinde son yaşam buharı da onu bırakıp gidinceye kadar gittikçe ağırlaşan, yavaşlayan darbelerle vurmaya devam etti ve bir ara önündeki ne olduğu belli belirsiz şeyin çökmeye, köprünün kaba tahta kaldırımına yığılmaya başladığını fark etti. Bir süre sonra da Martin titreyen ve sendeleyen bacaklarıyla bu şeyin tepesine dikilmiş, elleriyle havada boş yere bir dayanak arar hale duruyor, kendisinin bile tanıyamadığı bir sesle "Daha istiyor musun? Ha, daha istiyor musun?" diyordu. Kendisini ceketini giydirmeye çalışan arkadaşlarının sırtını okşayan ellerini hissettiği sırada o hala tekrar tekrar ısrarla aynı şeyi söylüyor, sorarak, rica ederek, tehdit ederek peynir suratını daha isteyip istemediğini öğrenmeye çalışıyordu. Bundan sonrası derin bir kalabalık ve unutkanlıktı. Masanın üstündeki çalar saat tıkırtısına devam ediyordu. Ama yüzü kollarının arasına gömülü olan Martin Eden bunu işitmedi. Hiçbir şey duymadı. Hayattan öylesine uzaklaşmıştı ki tıpkı yıllar önce 8. sokaktaki köprü üzerinde bayıldığı gibi bayılmıştı. Bir dakika kadar karanlık, mutlak bir karanlık hakim oldu her şeye. Sonra sanki mezarlıktan kalkıyor gibi gözleri alev alev, yüzü ter içinde ayağa fırladı ve bağırmaya başladı. "Yedim seni peynir surat. 11 yıl sürdü ama yedim seni." Dizleri titriyordu, başı döner gibi oldu. Yatağın kenarına çöküp geriye yaslandı. Hala geçmişin penceresinden kurtulamamıştı. Şaşırmış, korkmuş bir halde gözlerini odanın içinde gezdirip çevresine bakınarak nerede olduğunu anlamaya çalıştı. Sonunda köşede duran yazılar yığınını görünce hafızasının tekerlekleri onu hızla içinde yaşadığı duruma döndürdü. Ayağa kalktı ve aynadaki görüntüsünün karşısına geçti. Vakur bir şekilde. "İşte Martin Eden, sen çamurların içinden böyle çıktın," dedi.
Şimdi yüzünü yıka, bütün hayatın yaptığı gibi omuzlarını yıldızlara vererek var olan bütün kuvvetlerden en yüksek hazineyi söküp al ve bırak maymunla kaplan birbirini yesinler. Kendine daha yakından baktı ve güldü. Birazcık histeri krizi ve melodram ha diye sordu. Aldırma, boş ver. Peynir suratı nasıl yediysen editörleri de öyle yersin. İsterse 11 değil 2 kere 11 yıl sürsün. Burada duramazsın. Devam etmen gerek. Bu kavganı sonsuza kadar sürdürmek zorundasın, biliyorsun. İnsanoğlu gündelik hayata ilişkin gelişmeler arttıkça giderek tembelleşmektedir. Gün doğumundaki tatlı uykusunu çalar saatle çözmeye çalışan insanoğlu ne de çok çabuk tembelleşmişti. Çalar saatin ötüşü müdür insanı uyandıran, yoksa bilinçaltı mıdır insanı saatin çalgısıyla buluşturan? Saatin seriye bağlanmış ötüşüyle birlikte Martin'in uykusundan sıçrayarak uyandı. Sanki uykuların en güzeline uyuyordu da gayiplerden bir ses onun beynini, kulaklarını tırmalayıp zorla ayağa kalkmasını istedi. İşte Martin'in uyanışı da böylesine ani oldu. Bu ani uyanışı bünyesi onunki kadar dayanıklı olmayan başka biri yapsa mutlaka başına ağrılar girerdi. Martin çok derin uyuduğu halde bir kedi gibi hemencecik uyanıverdi. 5 saatlik bilinçsizlik halinin geçmiş oluşundan ötürü memnunluk duyarak istekli bir şekilde kalktı. Uykunun kendisini içine attığı o derin bilinçsizlik halinden nefret ediyordu. Yapılacak, yaşanacak o kadar çok şey vardı ki. Uykunun hayatından çaldığı bir dakikayı bile çok görüyordu. Daha çalar saat susmadan o, banyosuna girmiş, soğuk suyun bedenine çarparak zihnine şaplak atması, sinirleri üzerinde hafiften ürperti yaratmaya başlamıştı bile. Bedeni bütün uyanmış, yeni başlayan güne içten içe merhabayı göndermişti. Ne var ki Martin'in uygulayacak bir programı kalmamıştı. Ne çalışmasını isteyen bitmemiş bir öykü, ne de anlatılmayı bekleyen yeni bir öykü vardı. Gece geç vakitlere kadar çalışmış, bitirmesi gereken yazıların son halini kontrol ettikten sonra yatmıştı. Şimdi ise kahvaltıya az bir vakit vardı. Fiskeden bir paragraf okumak istedi ama beyninin içi huzursuzdu. Kitabı kapadı. Huzursuzluğun insanı beklentiler ve hayata karşı mutsuz ettiğini düşündü. Bugün yeni bir savaş başlıyordu. Bu dönem içinde bir süre yazı yazamayacaktı. İnsanın evinden ve ailesinden ayrılırken duyduğu üzüntüye benzer bir üzüntü duydu. Köşede durmada olan el yazılarına baktı. Çaresiz bir çocuk gibi öylece bakmaya devam etti. Üzüntüsünün sebebi buydu. Onlardan hiç kimsenin iyi karşılamadığı lekeli zavallı çocuklarından ayrılacaktı. Gidip yazılarını karıştırmaya, en sevdiği yerlerini okumaya başladı. Çömlek adlı öyküsüyle serüveni yüksek sesle okudu. En çok beğendiği öyküsüydü. Bir gün önce bitirip de pul olmadığı için bir kenara attığı son çocuğu Sevinç oldu. Kendi kendine konuşmaya başladı. Anlayamıyorum diye mırıldandı. Ya da belki de editörler anlamıyordur. Nesi var bu öykünün? Her ay bir sürü öykü basıyorlar. Bastıklarının hepsi de bundan daha kötü şeyler. Hemen hemen hepsi. Kahvaltıdan sonra yazı makinesini kutusuna koyup Oakland'a götürdü. Mağazadaki memura, yazı makinesi için size 1 aylık kira borcum var dedi. Ama müdüre söyleyin, 1 ay kadar bir yerde çalışacağım, o zaman gelir öderim. Bir feribota atlayıp San Francisco'ya geçti ve iş ve işçi bulma bürosuna gitti. Memura, hangi iş olsa yaparım dedi. Mesleğim yok. Bu sırada kibarlığa özenen işçilerin giyindikleri gibi züppece giyinmiş yeni gelen biri sözünü tamamlamasına engel oldu. Memur başını ümitsiz bir tavırla salladı. Yeni gelen adam, bana bugün mutlaka bir işçi lazım diyerek döndü ve Martin'e baktı. Bakışa bakışla karşılık veren Martin, adamın zayıf, yakışıklı, rengi uçmuş, iyice şişmiş yüzünü görünce onun esaslı bir gece geçirmiş olduğunu anladı. Diğer adam,
İş mi arıyorsunuz diye sordu. Ne iş yaparsın? Ağır iş yaparım, denizcilikten anlarım, daktilo yazarım, kıçım eğer tutar, steno bilmem ve ne iş olursa olsun yapar hakkından gelirim. Diğer adam başını salladı. Fena değil. Benim adım Danson, Joe Dawson. Çamaşırhanede çalışacak birini arıyorum. Martin, bu iş bana göre değil dedi. Martin kadınların giydiği yumuşacık beyaz şeyleri ütülediğini aklına getirdi. Tuhaf olurdu ama öbüründen oldukça hoşlanmıştı. Ama belki yıkama işini kıvırabilirim diye ekledi. Bu kadarını denizde öğrendim. Joe Dawson kısa bir süre düşündü. Bana bak, gel anlaşalım da şu işi bir şekil verelim. Dinlemeye niyetin var mı? Martin başını salladı. Bu kasabadaki küçük çamaşırhane Shelleyhat Spring Oteli var ya, işte o otelin çamaşırhanesi. İşleri 2 kişi yapar. Bir ustayla bir yardımcı. Usta benim. Sen benim hesabıma çalışmayacaksın ama benim emrimde çalışacaksın. Nasıl canın öğrenmek istiyor mu? Martin biraz düşününce iş görünüşte ümit verici, çekici geldi. Bu işte 1-2 ay çalışırsa kitaplarıyla uğraşmak için bol bol vakte sahip olurdu. Hem işinde sıkı çalışabilir hem de kitapların üstüne düşebilirdi. Joe, ayrıca iyi bir yemek ve sana ait bir oda veririm dedi. Bu konuyu hemen kafasında çözdü. İşin en güzel yanı gece geç vakitlere kadar rahatsız edilmeden çalışabileceği bir oda olmasıydı. Adam devam etti. Ama cehennem gibi bir çalışma vardır. Martin şişkin omuz adelerini okşayarak bunlar ağır işte çalışmaktan oldu dedi. Öyleyse hadi bakalım. Joe elini bir an başına götürdü. Of amma da başım dönüyor. Etrafı bulanık görüyorum. Dün gece o bar senin bu bar benim dolaştım. Her şeyi yaptım her şeyi. Ha işe gelince 2 kişiye verdikleri ücret $100'la yatacak yer. Ben $60 çalışıyorum. Öbür adam da $40 çalışıyordu. Ama o işi biliyordu. Sen acemisin. Seni işe aldım mı başlangıçta senin yapman gereken işin çoğunu ben yapmak zorunda kalacağım. $30'la başlasan nasıl olur? Sonra çalışarak $40'a yükselirsin. Ben sözümde dururum. Kendi payına düşen işi yapabildiğin gün $40 alırsın. Martin elini uzatarak kabul dedi. Öbürü de Martin'in uzattığı eli sıktı. Martin sordu. Avans veriyor musun? Tren bileti gibi şeyler için. Joe elini tekrar ağrıyan başına götürerek bütün paramı yedim diye üzüntüyle cevap verdi. Cebimde sadece dönüş bileti kaldı. Pansiyon kiramı ödedikten sonra ben de meteliksiz kalıyorum. Joe atlat gitsin diye fikir verdi. Yapamam. Kız kardeşimi ödeyeceğim. Joe'nun kafası karışmıştı. Uzun bir ıslık çaldı ve Martin'in ne demek istediğini anlamak için kafasını boş yere zorladı. Ümitsizlik içinde. 1-2 kadeh içki parası var cebimde dedi. Hadi gel, belki bir şeyler düşünürüz. Martin yanaşmadı. İçmez misin? Bu defa Martin evet gibilerinden başını salladı. Joe ona büyük bir üzüntüyle keşke ben de içmeseydim dedi. Sonra daha az üzüntülü bir şekilde ama yapamıyorum işte diye ekledi. Bütün hafta deli gibi çalıştıktan sonra gidip içiyorum. Eğer içmesem ya gırtlağımı keserim ya da sağa solu yakarım. Ama senin içmemen hoşuma gitti. Hep öyle kal. Bu adamla kendini arasındaki derin farkın bilincinde olan Martin bu farkı kitapların oluşturduğunu biliyordu. Ama uçurumu aşıp geriye dönmek Martin'e hiç zor gelmedi. Bütün hayatınca işçi sınıfının dünyasında yaşamıştı. Çalışmak ona çok doğal geliyor. Martin işi bir arkadaş olarak kabul ediyordu. Taşınma problemini çarçabuk çözüverdi. Diğeri ağrıyan başıyla çözememişti. Sandığını Shelleyhat Spring'e Joe ile yollayacaktı. Onun nasıl olsa tren bileti vardı. Kendisine gelince onun da bisikleti vardı. 70 mil uzaklıktaydı. Pazar günü bisikletine atlar gider, pazartesi sabahı işe başlamaya hazır olurdu.
Bu arada eve dönüp eşyasını toplaması lazımdı. Veda edecek kimsesi yoktu. Ruth'lar uzun yaz mevsimini ailece Sierra Dağları'ndaki Tala Gölü'nde geçirmekteydi. Pazar akşamı toz toprak içinde Stanley Hot Spring'e yorgun bir şekilde vardı. Joe onu coşkun bir şekilde karşıladı. Ağrıyan alnına ıslak bir havlu sarmış, sabahtan akşama kadar çalışmıştı. Ben burada olmadığım için geçen haftanın çamaşırlarının bir kısmı da yığılmış diye açıklama yaptı. Kutun sapasağlam geldi, odada. Ama buna sandık demek için bin bir şahit ister. Ne var içinde Allah aşkına, altın külçeler mi? Martin eşyalarını açarken o da yatağın üstüne oturdu. Bu kutu içine sabah kahvaltısı konmak üzere hazırlanmış bir kutuydu ve Martin bunu Mr. Hickbottom'dan $0,5 satın almıştı. Kutunun her iki tarafını ipten tutanaklar çivileyince teknik olarak bagaja alınmaya müsait bir sandık meydana gelmişti. Kutunun içinden birkaç gömlek, bir sürü iç çamaşırı, ondan sonra da durmadan kitap çıktığını görünce Joe'nun gözleri fal taşı gibi açıldı. "Dibine kadar kitapla mı dolu?" diye sordu. Martin başıyla evet dedi ve kitapları odada lavabo görevini gören bir mutfak masasının üzerine yığmaya devam etti. Joe, "Vay canına," dedi ve kafasında bir monolog yaptı. Bir an söyleyeceği şeyi düşündü ve sonra, "Sen kızlara düşkün değilsin değil mi?" diye sordu. Martin, "Hayır," diye cevap verdi. "Kendimi kitaplara vermeden önce epey kız peşinde dolaştım. Ama kitaplara düştüğümden beri vaktim olmuyor. Burada da pek zamanın olmayacak. Ancak çalışıp uyumaya vakit bulabileceksin." Martin gecede 5 saat uykusu olduğunu düşünerek gülümsedi. Odası suyu pompalayan, elektrik sağlayan, çamaşırhanedeki makineleri çalıştıran, motorun bulunduğu binada ve çamaşırhanenin üstündeydi. Bitişik odada kalan makinist, yeni gelen yardımcıya hoş geldin demek için odaya damladı ve masanın üzerinde yatağın tepesine sallandırdıkları uzatma tele ampul takmakla uğraşan Martin'e yardım etti. Martin ertesi sabah 6'yı çeyrek geçe, saat 7'yi çeyrek kala verilen kahvaltıya inmek için odasından çıktı. Çamaşırhanenin bulunduğu binada hizmetçilere özgü bir banyo teknesi vardı. Martin soğuk suyla banyo yaparken Joe ürperdi. Otelin mutfağında bir köşede kahvaltıya oturdukları sırada Joe, "Sen demir gibisin, adamsın be," dedi. Sofraya makinist, bahçıvan yardımcısı ve ahırda çalışan 2-3 adam da onlarla birlikte oturdu. Kahvaltılarını hızlı sıkıcı bir hava içinde hemen hiç konuşmadan atıştırdı bu adamlar. Martin bir yandan yiyip bir yandan da onları incelerken kendisinin bunların durumundan ne kadar ileriye gitmiş olduğunu anladı. Bunların beyinlerinin ufacık çapı onu sıkıyordu. Martin bir an evvel onlardan kurtulmak istedi. Gönül bulandırıcı, pis bir işmiş gibi kahvaltısını onlar kadar hızlı yiyerek kalktı ve mutfağın kapısından çıkınca derin ve rahat bir nefes aldı. Burası buharla çalışan, gayet iyi donatılmış bir çamaşırhaneydi. Buradaki modern makineler bir makinenin görebileceği hemen her işi görüyordu. Birkaç defa nasıl yapılacağı gösterildikten sonra Martin kirli çamaşır yığınlarını çeşitlerine göre ayırdı. Bu arada da Joe çamaşır makinesinin dövücüsünü çalıştırıp makineye yeniden keskin bir takım kimyasal maddelerden yapılmış bir miktar yumuşak sabun koydu. Sabunun içindeki maddelerin keskinliğinden dolayı da yüzünü, gözünü, ağzını, burnunu havlularla sarmış bir maymuna dönmüştü. Martin çamaşırları ayırma işini bitirince yıkananları sıkmaya yardım etti. Bu iş dakikada birkaç bin devir yapıp suyu çamaşırlardan sanfriş kuvvetiyle ayıran bir makinede yapılıyordu. Bundan sonra Martin arada bir çorap vesaire dışında alıp silkeleyerek sıkıcı makine ile kurutucu makine arasında mekik dokudu. Akşam üstüne kadar biri makineye çoraplarını koymaya,
Biri de makineden çorapları buharlı presten geçirmeye ve yığmaya devam etti. Bu arada da ütüler ısındı. Ondan sonra saat 6'ya kadar sıcak ütülerle iç çamaşırları ütülendi. Saat 6'da Joe şüpheli bir tarzda başını salladı. Daha yapacak çok iş var dedi. Akşam yemeğinden sonra da çalışmak zorundayız. Akşam yemeğinden sonra kuvvetli elektrik ışığı altında son iç çamaşırı da ütülenip dağıtım odasına konuncaya kadar çalıştılar. Saat 10 olmuştu. Sıcak bir Kaliforniya gecesiydi. Pencereler ardına kadar açılmış olmasına rağmen sıcaklıktan kıpkırmızı olmuş ütü sobaları odayı fırına çevirmişti. Martin, Joe, ta iç çamaşırlarına kadar terden sırılsıklam bir halde nefes almakta güçlük çekerek soluyorlardı. İşlerini bitirdiklerinde Martin, "Tropiklerde şilep yüklemeye benziyor," dedi. Joe, "Başaracaksın," diye cevap verdi. "İşe iyi sarılıyorsun, aferin. Eğer böyle gidersen sadece bir ay alırsın $30. İkinci ay $40 kavuşursun. Ama bana daha önce ütü yapmadım deme, ben anlarım." Martin bugüne kadar bir bez parçası bile ütülemedim diye itiraz etti. Odasına gelebildiğince sabahtan beri ayakta olduğunu, 4 saattir durmadan çalıştığını unutup bu kadar yorgunluğun oluşuna hayret etti. Saatini sabahın 6'sına kurdu ve 6'dan geriye doğru 5 saat sayınca biri buldu. Saat 1'e kadar okuyabilirdi. Şişen ayaklarını rahatlatmak için ayakkabılarını sıyırıp çıkardı ve kitaplarını alıp masasına oturdu. Fiskeyi alıp 2 gün evvel kaldığı yeri açarak okumaya başladı. Ama ilk paragrafı anlamakta güçlük çekip baştan aldı. Sonra pencereden giren rüzgarın üşütüp katılaştırdığı adelelerinin ağrısıyla uyandı. Saate baktı, 2'ye geliyordu. 4 saatten beri uyumaktaydı. Elbiseleri çıkarıp yatağa girdi ve daha yastığa başını koyar koymaz uyudu. Ertesi günde aynı şekilde çok çalışmak zorunda kalmıştı. Martin, Joe'nun çalışma hızına hayran oldu. Ölesiye çalışıyordu Joe. Büyük bir uyum içinde çalışıyor, 1 dakikasını bile israf etmiyordu. Kendini tamamıyla çalışmaya ve vakit kazanma yöntemleri keşfetmeye vermişti. Bu arada Martin'e de onun 5 harekette yaptığı şeyin 3 harekette yaptığının da 2 harekette yapabileceğini gösteriyordu. Martin de onu gözleyip aynı yöntemi uygularken bunu hareket israfından kurtulma diye ifade etti kendi kendisine. Martin de iyi bir işçiydi. Eli çabuk ve becerikliydi. Öteden beri de hiçbir işçinin kendi çıkardığı işi ya da daha fazlasını çıkaramayacağı ile övünürdü. Bu yüzden iş arkadaşlarının uyarışı ve öğütlerini büyük bir hırsla yerine getirerek o da tıpkı Joe gibi bir tek amaçla kendi işine verdi. Yaka ve kollarının çift katları arasındaki kolayı gömlekler ütülenmeye geldiğinde kabarcık kalmaması için silip çıkarıyordu ve bunu öyle hızla yaptı ki Joe'nun övgüsünü kazandı. Yapılacak şey kalmadığında bile boş durmadılar. Joe hiçbir şeyi beklemiyor, bir işten ötekine koşarak iş yaratıyordu. Bir tek hareketle gömleğin yaka kenarı, 2 omuz arasındaki parça ve kol yenleri ile göğüs kısmı yakalanıp sağ elin kavisli bir hareketiyle çıkıntı meydana getirecek şekle koyulmak suretiyle 200 gömlek kolalandı. Sağ el gömleğin bu kısımlarını bir tek hareketle sıcak kolanın içine batırırken sol elde kola buluşmasın diye gövde kısmını yukarıda tutuyordu. Kola öyle sıcaktı ki gömleğin kolayı batırılan kısımlarını sıkıp fazla kolayı akıtabilmek için ellerini her seferinde soğuk suya dolu bir kovaya sokmak zorunda kalıyordu. O gece hanımların süslü gösterişli çamaşırlarını fantezi kola yaparak 10.30'a kadar çalıştılar. Martin gülerek, "Bana kalırsa en iyisi tropiklerde çalışıp hiç elbise giymemek," dedi. Joe ciddi bir tavırla, "O zaman ben işsiz kalırım," diye cevap verdi.
Çamaşırhane işinden başka bir şey bilmem ben. Ama bunu da iyi biliyorsun. Mecburen 11 yaşındayken Oakland'da Contra Costa'da başladım bu işe. O zaman buharlı prese girecek çamaşırları düzeltiyordum. 18 sene geçti aradan. Bu arada başka hiçbir iş yapmadım. Ama buradaki iş yok mu? Şimdiye kadar yaptıklarımın en zorlusu. Bu iş için hiç değilse bir kişi daha lazım. Yarın gece de çalışıyoruz. Buharlı presi hep çarşamba geceleri çalıştırırız. Yakalarla kol yenleri de o güne kalır. Martin yine çalar saatini kurdu. Masanın başına geçip fiskeyi açtı. İlk paragrafı bile bitiremedi. Satırlar bulandı, karıştı ve başı önüne düştü. Kalkıp dolaşmaya ve yumruklarıyla başını şiddetle sarsmaya başladı ama uykunun verdiği rehaveti bir türlü üstünden atamadı. Kitabı önüne çekip arkasına bir destek koyarak dikti. Parmaklarıyla göz kapaklarını açtı ve bu durumda okumaya çalıştı. Sonunda uykuya teslim oldu ve ne yaptığını pek bilmeden elbiselerini çıkarıp yatağa girdi. 7 saat horul horul uyudu. Çalar saat onu uyandırdığında da hala uykusunu almamış olduğunu hissetti. "Joe, çok uyuyor musun?" diye sordu. Martin, hayır gibilerinden başını iki yana salladı. "Boş ver, bu gece buharlı presi çalıştıracağız ama Perşembe günü saat 6'da bitiririz işi. O zaman belki okumaya fırsat bulursun." O gün Martin tepesinden bir demir çubuğu tutturulmuş ve bir silindirin ucuna geçirilmiş bir vagon, tekerleğinin göbeğiyle büyük bir varilin içinde yünlüleri yıkadı. Joe gururla, "Bunu ben icat ettim," dedi. "Bir sürü şeyi bir anda yıkar ve haftada en aşağı 15 dakika kazandırır. Burada da 15 dakikada hiç küçümsenmemelidir." Gömlek yakaları ile kol yellerini buharlı presten geçirmekte Joe'nun fikriydi. O gece elektrik ışıkları altında terlerler, Joe açıkladı. "Bunu bu çamaşırhaneden başka hiçbir yerde bulamazsın. Cumartesi günü saat 3'e kadar insan ölse bitiremez bunları başka türlü. Ama nasıl bitirileceğini biliyorum ben. İşte fark da burada zaten. Gerekli olan buhar ve sıcağı elde edip ara sıra presin altına sokmaktan ibaret. Şuna bak, Joe, kol yenlerinden birini yukarı kaldırdı. Hiç kimse elle ya da ütü tahtası arasında daha iyisini yapamaz bunun." Perşembe günü Joe öfkeden kudurdu. Bir çıkın dolusu daha fantezi kolalı çamaşır geldi. "Bırakacağım bu işi," dedi. "Dayanamayacağım artık. Hemen bırakacağım. Nedir yani böyle bütün hafta esir gibi çalışmanın faydası? Ben çalıştıkça, dakikaları bile israf etmemeye çalıştıkça onlar durmadan üzerime fazla iş yığıyorlar. Şişko Hollandalı'ya hakkında ne düşündüğümü söyleyeceğim. Hem de Fransızca söyleyeceğim ona. Resmen Amerikanca söyleyeceğim. Amerikanca da yeter bana. Bu ek fantezi kollalarla sümürdüğünü söyleyeceğim." Bir dakika geçmeden fikrini değiştirip kaderine razı olarak, "Bu gece çalışmamız lazım," dedi. Martin o gecede hiçbir şey okuyamadı. Bütün hafta bir tek gazete okumamıştı. Canı okumak da istememişti. Buna kendi de hayret etti. Haberler onu ilgilendirmiyordu. O kadar yorgundu ki canı hiçbir şey istemiyordu. Ama yine de eğer cumartesi günü saat 3'e kadar işlerini bitirebilirse bisikletine atlayıp Oakland'a inmeye karar verdi. Oakland 70 mil uzaktaydı. Pazar akşamı dönüşte de bu 70 mili yolu alınca geceyi ancak pazartesi günü işe taze kuvvetle sarılabilmek için dinlenerek geçinebilirdi. Trenle gitmek daha rahattı ama gidiş dönüş $2,5 tutuyordu. Halbuki o para biriktirmek niyetindeydi. Çamaşırhanede çalışma işi tek başına kapsamlı bir iştir. Aynı yönde gözüken ama bir sürü farklılığı içinde barındıran kapsamlı bir iş. Tek bir iş yapacağı ümidiyle işe başlayan Martin, çamaşırhanecilik işinin çeşitli yeni bölümlerini de öğrendi. Çalışma tempoları ise insanlara özgü değildi. Örneğin ilk hafta bir akşamüstü Martin'le Joe 200 beyaz gömleğin hakkından geldiler.
Joe çelik bir tele asılı, bol su veren sıcak bir ütü sistemi kullanarak yakaları, manşetleri ve yaka altlarını ütüledi. Yaka altlarını ütülerken bunları gömlekle bir dik açı meydana getirecek şekilde tutuyor ve gömleğin göğüs kısmına son ütüyü vurarak parlatıyordu. Joe işini bitirir bitirmez gömlekleri Martin'le kendi arasında duran bir tahtanın üstüne fırlatıyor. Martin de bunları havada yakalayıp geri kalan yerleri tamamlıyordu. Bu işte gömleğin kolalanmamış kısımlarını ütülemekten ibaretti. Bu iş saatlerce büyük bir hızla yapılıyor ve çok yorucu oluyordu. Dışarıda otelin geniş verandalarında ise serin beyaz elbiseleri içinde erkeklerle kadınlar buzlu içkilerini yudumlayıp kan dolaşımlarının hızını hafifletiyorlardı. Halbuki çamaşırhanenin havası bunaltıcıydı. Koskoca soba gümbür gümbür yanıyor, önce kıpkırmızı bir hal alıyor, sonra da akkor haline geliyor. Öte yandan nemli kumaşlar üzerinde gezinen ütüler havaya buhar bulutları kaldırıyordu. Bu ütülerin sıcaklığı ev kadınlarının kullandığı ütülerin sıcaklığından farklıydı. Genelde yapıldığı gibi ıslak bir parmakla sıcaklığı denenebilen bir ütü, Joe ve Martin için çok soğuk demekti. Böyle denemelere ihtiyaçları da yoktu onların. Onlar sadece ütüyü yanaklarına yaklaştırıp sıcaklığı anlaşılmaz bir zihni yolla ölçüyorlardı. Martin hayran olduğu bu işi bir türlü anlayamıyordu. Ütüler gerektiğinden daha sıcak olursa bunları demir çubukların ucuna takıp soğuk suya daldırıyorlardı. Bu işte ölçüyü bırak bir kesinlik ve ustaca kararlaştırma yetisini gerektiriyordu. Ütünün suda saniyenin yarısı kadar bir zaman farkı kalması demek, sıcaklığın istenilen kavramının kaybolması demekti. Martin bu işte kazandığı inceliğe hayret ediyordu. Makine gibi yanılmaz bir takım ölçüler üzerine kurulmuş otomatik bir incelikti bu. Ama şaşırmak için bile zamanı yoktu. Martin bütün dikkatini işi üzerinde toplamıştı. Kafasıyla, elleriyle durmaksızın çalışan, bilgili bir makineydi sanki. Onu insan yapan bütün yetilerini bu bilgiye sağlamaya vermişti. Beyninde evrene ve evrenin zorlu sorunlarına yer yoktu. Zihninin bütün geniş ve açık koridorları kapanmış, lehimlenip mühürlenmişti. Yankılarla dolu o geniş ruhu dar bir odada bir kaptan kulesi haline almıştı. Kolu, omuz adaleleri ve 10 çevik parmağı bu kuleden yönetiyor ve hızla hareket eden ütü, buharlı yolu üstünde geniş yalar gibi hamlelerle ve her hamlede gerekli olandan 1 milim bile fazla kaçmamak şartıyla tezgahın üstündeki ardı arkası gelmeyen gömlek kolları, ardı arkası gelmeyen gömlek yanları, gömlek sırtları, gömlek etekleri üzerinde tek bir buruşuk yapmadan atılıyordu. Hatta aceleci ruhu sendelediği zaman bile ütü bir başka gömleğe uzanıyordu. Dışarıdaki bütün dünya tam tepeye çıkmış Kaliforniya güneşinin altında baygınlık geçirirken o saatlerce böyle çalışmasına devam etti. Ama onların bulunduğu da yanılamayacak kadar sıcak odada baygınlık geçiren yoktu. Verandada serinleyen konukların temiz çamaşırlara ihtiyacı vardı. Sırılsıklam, tere batan Martin durmadan su içiyordu. Ama gün öylesine sıcaktı ve çalışmadan ötürü öyle bir sıcak basıyordu ki su vücudunun bütün yarıklarından, bütün mesamelerinden akıp gidiyordu. Denizdeyken yaptığı iş ona pek ender zamanlar hariç kendi kendisiyle bol sohbet etme fırsatı verirdi. Geminin kaptanı Martin'in zamanına hakimdi. Ama burada otel müdürü aynı zamanda Martin'in düşüncelerine de hakimdi. Sinirleri harap eden, vücudu yok eden bu didinmeden başka bir şey düşünemiyordu. Bu ölesiye çalışmadan başka bir şey düşünmek mümkün değildi. Ruth'u sevdiğini unutmuştu. Ruth artık mevcut bile değildi. Çünkü zorlanan ruhunun onu hatırlamaya vakti yoktu. Ruth'u yalnız geceleri yatağa yığılırken ya da sabahları
kahvaltı sofrasına sürüklendiği zamanlar hızla akıp giden anılar içinde görebiliyordu. Bir keresinde Joe, "Burası cehenneme benziyor değil mi?" dedi. Martin başıyla onu doğruladı. Ama içinde de bir öfke hissetti. Durum meydandaydı. Bu söze hiç de gerek yoktu. Çalışırken konuşmazlardı. Konuşmak bu defada olduğu gibi hızlarını keser ve Martin'in ütüsünü bir hamle geri bıraktırırdı. Martin de eski hızına ulaşmak için fazladan 2 hareket yapmak zorunda kalırdı. Cuma sabahı çamaşır makinesi çalıştı. Haftada 2 kere otelin çamaşırlarını yıkamak zorundaydılar. Yatak çarşaflarını, yastıkları, kılıflarını, yatak ve masa örtülerini, peçeteleri. Bunu bitirir bitmez fantezi kolalara giriştiler. Bu ağır giden, titizlik isteyen sıkıcı bir işti ve Martin bunu diğerleri kadar çabuk öğrenemedi. Üstelik öğrenmek için şansını denemesinde olanak yoktu. Ufacık bir hata her şeyi yok ederdi. Joe buruşturulup tek avucu içine saklayabileceği şeffaf bir sütyeni kaldırarak "Şuna bak," dedi. "Bunu yaktın mı ücretinden $20 gitti demektir." Martin sütyeni yakmadı ve bir yandan sinir bozukluğu her zamankinden daha fazla artarken kas gerginliğini azaltıp diğerlerinin kendi çamaşırlarını kendileri yıkamak zorunda olmayan kadınların giydikleri güzel çamaşırlar üzerinde ter döküp didinirken savurduğu küfürler sempatiyle dinlendi. Fantezi kola Martin'in kabusuydu. Aynı zamanda Joe'nun da. Uğraşıp didinerek kazandıkları dakikaları fantezi kola işi kaybettiriyordu. Bütün gün bu işte didindiler. Akşam saat 7'de otel çamaşırlarını presli ütüden geçirmek üzere fantezi kolaları bıraktılar. Saat 10'dan sonra da otel konukları uykudayken gece yarısına saat 1'e 2'ye kadar fantezi kolalarla uğraştılar. Saat 2.30'da işi bıraktılar. Ertesi sabah gene fantezi kolalar ve ufak tefek şeylerle uğraşıp öğleden sonra saat 3'e haftalık işlerini tanımladılar. Merdivenlere oturmuş göğüslerini gere gere sigara tellendirirlerken Joe, "Oakland'a kadar 70 mil. Bunun tepesinde gideceksin değilsin herhalde," diye sordu. Martin "Gitmek zorundayım," diye cevap verdi. "Niçin gidiyorsun? Kız meselesi mi?" "Tren biletine vereceğim $2,5 cebime kalsın diye. Kütüphaneden bazı yeni kitaplar almak istiyorum." "Kitapları neden ekspresle yollayıp ekspresle getirtmiyorsun? 25 sente gider 25 sente gelir." Martin düşündü. Joe, "Yarın da dinlenirsin," diye zorladı. "Dinlenmeye ihtiyacım var." Benim de doğrusu imanım gevredi. Gerçekten de öyle görünüyordu. Yılmak nedir bilmeyen, hiç dinlenmeden, bütün hafta gecikmeleri atlatıp engelleri yere sererek saniyeler ve dakikalar için savaşan, karşı konulmaz bir enerji kaynağı. Son derece zora sokulan bu insandan motor, bu şeytani iş yetisine sahip adam, bir haftalık işini bitirmiş olduğu şu anda bitmiş, tükenmiş bir durumdaydı. Yakışıklı argın yüzü sarkmış, bitkinlikten sanki zayıflayıp uzamıştı. Sigarasını bir robot gibi içiyordu. Sesinde ise garip bir halsizlik, bir monotonluk vardı. İçinde yanan tüm ateş sönmüştü. Çamaşırhanede kazandığı zaferin bile tadı kalmamış gibiydi. Üzüntüyle, "Önümüzdeki hafta aynı işleri gene yapmak zorundayız," dedi. "Eden, bunların ne faydası var söylesene ha. Bazen keşke serserinin aylığın biri olsaydım diyorum. Serseriler çalışmaz ama gene de geçinip giderler. Ah, şimdi bir bardak biram olsaydı. Ama kalkıp köye, çarşıya kadar inmeyi göze alamam. Sen de otur oturduğun yerde. Kitaplarını ekspresle gönderirsin. Eğer gidersen aptalsın." Martin, "İyi de bütün pazar ne yapayım burada?" diye sordu. "Dinlen, ne kadar yorgun olduğunun farkında değilsin. Ben öyle yoruluyorum ki pazarları gazete bile okuyamam. Bir kere hastalanmıştım. Tifoya yakalanmıştım. 2,5 ay hastanede yattım. Bu 2,5 ay içinde parmağıma bile oynatmadım. Ne güzeldi." Bir dakika sonra hülyalı bir şekilde "Ne güzeldi," diye tekrar etti.
Martin banyo yapıp döndüğünde baş çamaşırının orada olmadığını gördü. Herhalde bira için köye inmiştir diye düşündü. Ama düşündüğünün doğru olup olmadığını anlamak için köye kadar yarım millik yolu aşmak gözüne upuzun bir yolculuk gibi göründü. Pabuçlarını çıkarıp yatağına uzandı ve bir karar vermeye çalıştı. Eline kitap filan almadı. Yorgunluğu uykusunu kaçırarak derecede ve yorgunluktan yarı uyuşuk bir halde yatıyor, düşünemiyordu bile. Akşam yemeği vaktine kadar böylece kaldı. Joe akşam yemeğinde de görünmedi. Martin, bahçıvanın dediğini duyunca Joe'nun görünmeyişinin sebebini anladı. Bahçıvan, Joe şimdi mutlaka barda kafayı çekiyordur demişti. Martin, yemek yer yemez gitti, yattı. Sabahleyin kalktığında da adam akıllı dinlenmiş hissetti kendini. Joe hala ortalarda görünmediği için eline bir pazar gazetesi aldı ve ağaçların altında kuytu gölgelik bir yere uzandı. Sabahın nasıl geçtiğini fark etmedi. Uyumadı. Kimse de onu rahatsız etmedi. Gazeteyi de bitirmedi. Akşam yemekten sonra gazeteyi tekrar eline aldı ve okurken uyuyakaldı. Pazar bu şekilde geçti. Pazartesi sabahı da Martin bütün gücüyle tekrar işe koyulup çamaşırları ayırmaya başladı. Başının etrafına sıkıca bir havlu sarmış olan Joe da homurtular, küfürlerle çamaşır makinesini işletip yumuşak sabunu karıştırıyordu. Joe, elimde değil diye açıklamada bulundu. Cumartesi akşamı oldu mu içmeden edemiyorum. Bir hafta daha geçti. Her gece elektrik ışığı altında da devam edip cumartesi günü saat 3'te en azgın noktasına ulaşan bir haftalık bir savaş. Cumartesi günü saat 3'te Joe zeferini şevki kırılmış bir halde tadıp kendini unutmak için köyün yolunu tuttu. Martin'in pazarı evvelki gibi geçti. Ağaç gölgelerinde uyudu, gayesiz bir şekilde gazetelere göz gezdirdi ve hiçbir şey yapmadan, hiçbir şey düşünmeden sırt üstü yatarak uzun saatler geçirdi. Gerçi eski halinden çok uzaklaştığının farkındaydı ama yine de kafası düşünemeyecek kadar bulanıktı. Sanki kötü bir şey yapmış ya da ruhen kendini kirli hissediyormuş gibi kendi kendinden nefret eder bir hali vardı. İçinde iyi gibi olan her şey lekelenmişti. İhtirasının mahzunu körelmişti. Onu bu ihtirasın dürtüşünü hissettirecek canlılığı kalmamıştı Martin'in. Bir ölüydü o. Ruhu ölmüş gibiydi. Bir hayvandı, işe koşulan bir hayvan. Yeşil yapraklarda elenen gün ışığında bir güzellik bulmuyordu. Mavi gök kubbesinde artık ona açığa vurulmak için titreşen sırlara, kozmik enginliğe dair bir şeyler fısıldamıyor eskisi gibi. Artık hayat onun için dayanılmayacak kadar sönük ve anlamsızdı. En kötüsü ağzında kötü bir tat bırakıyordu. İç dünyasını aksettiren aynanın üzerine siyah bir örtü çekilmişti. Hayal ise tek bir ışığının girmediği bir hasta odasına yatıyordu. Köydeki barda gelecek olan zahmetlerle dolu haftayı ve pazartesi sabahını hatırına bile getirmeksizin muhteşem bir sarhoşluğun fantastik alemlerine dalıp sarhoşluk kurtlarının kemirdiği beyniyle sarhoş ağızlardan çıkmış şeylerden yine sarhoşça bir sevinç duyarak kafa çeken başıboş Joe'yu imrendi. Aynı şekilde bir hafta daha geçti ve Martin hem kendinden hem de hayattan nefret etti. Bir başarısızlık duygusunun ıstırabını çekiyordu. Editörlerin onun yazılarını geri çevirmelerinin bir sebebi vardı. Şimdi bunu açıkça görebiliyor ve hem kendine hem de kurduğu hayallere gülüyordu. Ruth, Martin'in deniz liriklerini postayla geri yollamıştı. Ruth'un mektubunu büyük bir duygusuzluk içinde okudu. Ruth, şiirleri ne kadar sevdiğini ve bunların güzel olduğunu söyleyebilmek için oldukça çaba harcadı. O, bunların birer başarısızlık örneği olduğunu biliyordu ve onun beğenmeyişini mektubun adeta makineden çıkmış gibi kuru olan her satırında okudu. Ruth haklıydı da. Şiirleri tekrar okuyunca Martin buna iyice emin oldu. Güzellik onu
bırakmıştı. Şiirleri okurken de, onları yazarken de kafasında ne olduğunu kendi kendine düşündüğünü fark etti. Cesur cümleleri ona kaba geldi. İfadelerindeki rahatlık ise canavarlıktı sanki. Ama her şey saçma, gerçek dışı olanaksızdı. Eğer onları yakmak için biraz daha kuvvetli bir arzu duysaydı, deniz liriklerini hemen oracıkta yakardı. Makine dairesine götürmek vardı ama onları ocağa kadar taşıma zahmetine girmeye değmezdi. O bütün gücünü başkalarının çamaşırlarını yıkamaya harcamıştı. Artık özel işlerine ayıracak gücü kalmamıştı. Pazar günü kendini toparlayıp Ruth'un mektubuna cevap yazmaya karar verdi. Ama cumartesi akşamı iş bittikten ve banyo yaptıktan sonra içkiyle her şeyi unutma arzusu galip geldi. Kendi kendisine. Köye ineyim de bakayım Joe ne yapıyor dedi. Aynı anda da yalan söylediğini fark etti. Ama yalanı düşünecek kadar enerjisi kalmamıştı. Hoş, enerjisi olsaydı da yalanı düşünmek istemeyecekti. Zira canı unutmak istiyordu. Sanki tesadüfen yola çıkmış gibi ağır adımlarla köye yollandı. Bara yaklaştıkça kendini tutmak istemesine rağmen adımları hızlandı. Joe onu, "Ben seni Yeşilaycı bilirdim," diye karşıladı. Martin bahane uydurmaya gerek görmedi. Onun yerine viski ısmarladı ve bardağını ağzına kadar doldurup şişeyi Joe'ya verdi. Kaba bir şekilde. "Umarım bütün gece şişeyle oynayacak değilsin," dedi. Joe pek ağır gidiyordu. Bu yüzden Martin onu beklemeden bardağını bir yudumda boşaltıp tekrar doldurdu. "Zalimce, şimdi bekleyebilirim seni," dedi. "Ama çabuk ol." Joe acele etti ve birlikte içtiler. Joe sordu. "Bunu çalışma yaptı değil mi ha?" Martin bu soru üzerinde konuşmak istemedi. "Hakikaten cehennem gibidir bilirim," diye devam etti öbürü. "Ama senin yeşilacılıktan vazgeçişin hiç hoşuma gitmedi Martin." "Ya işte böyle." Martin içkilerini ısırır gibi ısmarlayıp arkadaşını içmeye ısırır gibi davet ederek ve mavi gözlü saçları ortadan ayrılmış efemire bir taşra delikanlısı olan barmeni korkutarak sessizce içmeye devam etti. Joe, "Bizim gibi zavallıları çalıştırma şekilleri bir rezalet," diyordu. "Eğer içkiye vurmasam keçileri kaçırıp yakarım orasını. Benim içkiye vurmam kurtarıyor çamaşırhaneyle oteli, bak bunu bil." Martin bunlara hiç cevap vermedi. Bir iki kadeh daha içtikten sonra beyninde sarhoşluk kurtlarının kımıldanmaya başladığını hissetti. Yaşamak buydu işte. 3 haftadır ilk defa hayatı teneffüs ediyordu. Rüyaları geri geldi. Hülya karanlık odadan çıkıp onu ayarttı. Alev gibi parlak bir şeydi bu. Hayal aynası gümüş gibi parlıyordu. Üzerindeki eski hayaller silinip yeni hayallere yer veren şimşekli göz kamartıcı bir görüntüler parşömeriydi bu. Harika ve güzel yanı başında onunla el ele yürüyordu ve bütün kuvvetler onundu. Bunları Joe'ya anlatmak istedi ama Joe'nun da kendine göre hayalleri vardı. Çamaşırhanedeki esaretinden kaçıp sığınacağı ve bizzat kendinin büyük bir çamaşırhane sahibi olduğu ona güven veren hayaller. "Bak söylüyorum sana Marty, benim çamaşırhanemde çocuk çalışmayacak. Hayatında göremeyeceksin çocuk çalıştırdığımı. Hem akşam saat 6'dan sonra da bir tek adam çalışmayacak. Söylediğime kulak ver. Yeteri kadar makine olacak. Makineleri çalıştıracak adam da olacak. Ama insan gibi çalışacaklar. Ah Marty, Tanrı yardım ederse seni oranın başı yaparım. Hepsinin başına getiririm seni. Bak nasıl yapacağımı anlatayım sana. Ben de Yeşilaycı olup para biriktireceğim. 2 yıl biriktirip sonra da..." Fakat Martin, Joe'ya barmeni bırakıp öte yana döndü. Ama içeri 2 çift girip de bunlar Martin'in ikram ettiği içkiyi kabul edince onlara içki vermek üzere barmen de Joe'yu yalnız bıraktı. Martin krallara yaraşır bir cömertlikle ihsanlarda bulunup çiftçiler, ahıra bakan adam, otelin bahçıvan yardımcısı,
Barmen ve bir gölge gibi sinsizce içeri süzülüp barın dip tarafında bir köşeye büzülen serseri de dahil olmak üzere herkese içki ısmarladı. Bedenlerini ve beyinlerini sadece çamaşırları yıkamaya yöneltmişlerdi. Yorgunluk bütün bedenlerini esir aldığında beyinler söz dinlemiyor, bütün uyarıları reddediyordu. Joe bu çok çalışma stresini çok konuşarak durmaksızın konuşarak unutmak istiyordu. Bu yüzden de pazartesi sabahı kalkar kalkmaz bir araba yüklü çamaşır makinesine boşalttı. Ardından bana kalırsa diye söze başlayacak oldu. Martin benimle konuşma diye tersledi. Öğle yemeği için işi bıraktıkları zaman Joe'ya özür dilerim dedi. Joe'nun gözleri dolu dolu oldu. Boş ver dedi. Burası cehennem gibi bir yer. Onun için kızgınlık insanın içinde olmuyor. Hem biliyor musun seni öyle seviyorum ki bu yüzden dokundu bana. Daha seni ilk görüşümde kanım kaynamıştı. Martin başını iki tarafa salladı. Joe, bırakalım bu işi dedi. Bırakıp gidelim, serserilik edelim. Ben hiç denemedim ama herhalde çok kolay olmalı. Hem de hiçbir iş yapmak yok. Düşün bir kere, hiçbir iş yok. Bir defa hasta olmuştum. Tifoydu. Hastaneye yattım. Ne güzeldi. Keşke yine hasta olsam. Haftayı çok zor geçirdiler. Otel tıka basa doluydu. Bu yüzden fazladan bir sürü fantezi kola yığıldı üzerlerine. Çalışma tarihi alanında inanılmazı gerçekleştirdiler. Elektrik ışığı altında her gece geç saatlere kadar didinip yemeklerini çiğnemeden yuttular. Hatta sabah kalktıklarından önce de yarım saat çalıştılar. Martin soğuk suyla banyo yapmayı bıraktı. Her dakika enerji demekti. Joe bu dakikaların usta çobanıydı. Bir tanesini kaybetmeksizin onları dikkatle güdüyor, altın sayan bir cimri gibi sayıyordu. Vaktiyle Martin Eden adlı bir adam olduğunu düşünen, bir başka makinenin yardımıyla durmaksızın çalışan, delirmiş, çalışma delisi haline gelmiş hummalı bir makineydi sanki. Ne var ki Martin ender anlarda düşünebiliyordu. Düşünce evi kapalı, pencereleri tahtalarla örtülüydü ve Martin onun gölgemsi bekçisiydi. O bir gölgeydi, noktaydı. Joe haklıydı. Her birisi de birer gölgeydiler. Bu sonu gelmeyen bir çalışma zindanıydı. Yoksa bir rüya mıydı bu? Bazen buğulu sıcak havanın titreşimleri arasında ütüsünü beyaz çamaşırların üstünde ileri geri yürütürken ona bu bir rüya gibi geliyordu. Kısa bir zaman sonra, belki de 1000 yıl kadar sonra mürekkepleri masasının bulunduğu odasında uyanacak ve yazılarına bir gün önce başlayacaktı. Ya da bu bir rüyaydı. Uyanmak bir vardiya değişimi şeklinde olacaktı. Martin, yalpalayan baş kasalara ranzasından atlayarak tropik yıldızlarının altında güverteye çıkıp dümen dolabının başına geçip serin mevsim rüzgarlarının içine işleyeceğini duyacaktı. Cumartesi günü akşam kazanılan zaferin yorgunluğunun karşılığı geldi. Joe hafta sonu bitkinliğini gösteren o garip monoton bir ses tonuyla "Aşağıya inip de bir bardak bira içsem" dedi. Martin sanki birdenbire uykudan uyanmış gibi oldu. Takım çantasını açtı, bisikletini yağlayıp zincirlere grafit sürdü. Jant tellerini ayar etti. Dido'nun üzerine abanmış, gözlerini 70 millik tozlu, yokuşlu yollara dikmiş, ayaklarıyla 96 dişli çarklı ritmik bir kuvvetle çevirerek Joe'nun yanından geçtiği sırada o barın yarısını almıştı. O gece Oakland'da yattı. Pazar sabahı da 70 millik yolu gerisin geriye tekrar aldı. Pazartesi sabahı yorgun argın yeni bir haftanın işine girişti. Ancak bu defa ayık kalmıştı. 5. ve 6. haftada bitti. Bu haftalar boyunca o içinde kalan ufacık bir parçacık kıvılcımla her hafta sonu bu 140 millik yolu aşmaya zorlayıp pırıltı halindeki bir ruh artığıyla bir makine gibi çalıştı durdu. Dinlenme nedir bilmedi. Olağanüstü bir makine çalışmasına benziyordu. Bu ve kendisine önceki hayatından kalan tek şey olan o ruh parıltısını da parçalanmasına yardım ediyordu.
7. haftanın sonunda niyeti olmadığı halde karşı koyamayacak kadar yorgun olduğundan Joe ile birlikte köye sürüklendi ve pazartesi sabahına değin hayata gömüldü. Hayatı buldu. Hafta sonu geldiğinde yeniden 140 millik yolu aşmaya devam etti. Böylece aşırı bir yorgunluğun verdiği uyuşukluğu daha da büyük bir yorgunluğun ıstırabıyla gideriyordu. 3. ayın sonunda Joe ile birlikte 3. defa köye indi. Kendini unuttu, yaşadığı ve yaşarken duru bir aydınlık içinde kendini nasıl hayvan haline sokmakta olduğunu gördü. Hayat onu hayvan haline getiren içki değil, çalışmaydı. İçki bir sonuçta neden değildi. Gece nasıl günün ortasında gelirse bu da kaçınılmaz bir çalışmanın ardından geliyordu. Viskisinin ona verdiği haber, zirveleri kendini bir hayvan haline sokarak kazanamayacağıydı. Martin de başını sallayarak bu haberin doğruluğunu onayladı. İçki tecrübesi iyiydi. Kendi tecrübelerin de tecrübelerine dair sırlar fısıldadı Martin'e. Martin kalem kağıt istedi ve orada bulunan herkese içki ısmarladı. Onlar Martin'in sağlığına içerlerken o bara yaslandı ve kağıda bir şeyler karaladı. "Telgraftır bu yazdığım," Joe dedi. "Oku." Joe telgrafı o gülünç sarhoş bakışıyla yan yan bakıp okudu. Ancak okuduğu şey ona ayıltır gibi oldu. Martin'e sitemle baktı. Gözleri doldu ve yaşlar yanaklarından inmeye başladı. Ümitsizlik bir ifadeyle sordu. "Beni bırakıp gitmeyeceksin değil mi Marty?" Martin başını onu doğruladı ve orada bulunan aylaklardan birinin telgrafı postaneye götürmesi için yanına çağırdı. Joe kısık bir sesle, "Bir dakika dur," diye hırıldadı. "Dur da düşüneyim." Bacakları sallanarak bara yaslandı. O düşünürken de Martin koluyla onu sarmış destek oluyordu. Joe birdenbire, "İki çamaşırcı yap şunu," dedi. "Dur ben düzelteyim." Martin sordu. "Sen neden bırakıyorsun?" "Sen neden bırakıyorsun? Ben de ondan bırakıyorum." "Ama ben denize çıkıyorum. Sen yapamazsın ki bu işi." "Hayır," dedi Joe. "Yapamam ama bal gibi serserilik yapabilirim, bal gibi." Martin bir an onu araştıran gözlerle süzdü ve sonra bağırdı. "Haklısın. Bana kalırsa bir hayvan gibi çalışmaktansa serseri olmak daha iyi. Yaşayacaksın oğlum. Bütün ömrün boyunca yaptıklarından daha iyi bir iş yapmış olacaksın yaşamakla da." Joe yanılıyorsun der gibi. "Bir defasında da hastaneye yatmıştım," dedi. "Ne güzeldi. Tifo olmuştum da sana bahsetmiş miydim bundan?" Martin telgrafı iki çamaşırcı diye değiştirirken Joe devam etti. "Hastanedeyken canım hiç içki içmek istemiyordu. Tuhaf değil mi? Ama bütün hafta bir esir gibi çalıştığım zamanlar mutlaka kafayı çekmem gerekiyor. Sen hiç dikkat ettin mi? Aşçılar nasıl küp gibi içerler. Sonra fırıncılar. Fazla çalışmadır bunun sebebi. Mutlaka içmek zorundadırlar. Hadi şu telgraf ücretinin yarısını ben vereyim." Martin, bunun için seninle zar atalım diye teklifte bulundu. Zarları avuçlarında sallayıp nemli barın üstüne yuvarlarlarken Joe, "Hadi," diye seslendi, "herkes içsin." Pazartesi sabahı ümit içinde bekleyen Joe, kabına sığmıyordu. Ne ağrıyan başını aldırdığı vardı, ne de işiyle ilgilendiği. Dakikalar süreler halinde uzaklaşıp gidiyor ve kayıtsız çobanları pencereden güneşi, ağaçları seyrederken onlar yok oluyordu. Joe, "Baksana şuraya," diye bağırdı. "Bunların hepsi benim. Yasak değil. İstersem şu ağaçların altına yatar, 1000 sene uyurum. Öf, hadi be Marty, boş verelim şu işi. Daha fazla beklemenin ne faydası var? Bak orası çalışma olmayan bir ülke. Oraya gitmek için de biletim var. Allah'ım, hem de dönüşü olmayan bir bilet." Birkaç dakika sonra Joe çamaşır makinesine götürmek üzere kirli çamaşırları arabaya doldururken otel müdürünün gömleğini tanıdı. Onun markasını biliyordu. Birden bütün haşmetiyle hürriyetinin farkına vararak gömleği yakaladığı gibi yere fırlattı ve üzerinde tepinmeye başladı. "Keşke sen de içinde olsaydın, domuz kafalı Hollandalı," diye bağırıyordu.
İçinde olacaktım. Şu gömleğin, nah işte tam senin canına okuduğum yerde olacaktın ki, al işte, al sana, al bakalım Allah'ın belası. Tutun beni, hey tutun beni yoksa... Martin gülerek onu yakalayıp işin başına getirdi. Salı akşamı yeni çamaşırcılar geldi ve haftanın geri kalan kısmı onların işin temposuna alıştırmakla geçti. Joe bir kenara oturup kendi sistemini onlara açıkladı. Ama elini işe sürmedi. İşe hiç dokunmam diyordu. Elimi sürmem. İsterlerse beni kovalayabilirler. Ama çalışmaya zorlarlarsa ben bırakırım işi. Artık benden paso. Çok teşekkür ederim. İş istemiyorum artık. Ben artık yük vagonlarında, ağaç gölgelerinde yatıp kalkan bir insan olacağım. Siz çalışın bakalım esirler. Evet doğrudur. Esir ve ter. Esir ve ter. Öldüğünüz zaman siz de benim gibi çürüyeceksiniz. O zaman nasıl yaşadığınızın ne önemi kalıyor? Ha, söyleyin bakalım. En sonunda ne ifade ediyor? Cumartesi geldiğinde ücretlerini alıp birbirlerine veda ettiler. Artık yolları ayrılıyordu. Joe üzgün bir şekilde. Fikrini değiştirip de benimle gelmeni istemem. Boşuna olur tabii dedi. Martin hayır anlamında başını iki yana salladı. Harekete hazır bisikletinin yanında duruyordu. El sıkıştılar. Joe bir süre Martin'in elini bırakmadan "İkimizin ölümünden önce mutlaka görüşeceğiz Marty. Bu kehanetim doğru çıkacak bak görürsün. Bunu ta içimde hissediyorum. Güle güle Marty. Hayırlı olsun. Seni ne kadar severim bilirsin." Joe, Martin küçük bir nokta haline gelip gözden kaybolana kadar yolun ortasında omuzları düşmüş öyle durdu. "Ne iyi çocuk şu serseri" diye mırıldandı. "Ne iyi çocuk şu serseri." Martin kaybolduktan sonra yol kenarına atılmış, yukarı doğru geçecek olan, marşandizi bekleyen yarım düzine boş su tankının olduğu tarafa doğru ağır ağır yürüdü. Tatil gelir düzeyi yüksek aileler için hem dinlenme hem de eğlenmedir. Ruth ve ailesi de uzun bir tatilin ardından evlerine dönmüşlerdi. Martin onların ne zaman döneceğini bildiği için çamaşırhane ile ilgisini kesmiş ve hemen Oakland'a dönmüştü. Bu kez Martin Ruth'u bol bol görüyor, birçok konuda fikir alışverişinde bulunuyordu. Tatile çıkmadan Ruth tezini de verdiği için artık çalışmıyordu. Ne var ki yazma konusunda kendine aşırı derecede yüklenen Martin yaşama isteğini kaybetmişti. Kafası ve bedeni yaşamın kurguları üzerine fikir üretemiyor, sorun çözemiyordu. Asıl önemlisi büyük hırsla yazarlığa soyunan Martin'in yazı yazdığı da yazı yazmaya isteği de yoktu. Bu da onlara beraber olabilmek için daha önce elde edemedikleri kadar çok fırsat veriyordu. Böylelikle içtenlikle çarçabuk yakınlaşıverdiler. Bu yeni dönem Martin-Ruth ilişkisine yeni ve farklı bir takım anlamlar yüklenmişti. İlişkilerinin ikinci döneminde Martin genelde susmayı, Ruth'u dinlemeyi tercih etti. Hiçbir iş yapmadı, bol bol uyudu. Fırsat buldukça düşündü. Son derece yorucu müthiş bir mücadeleden çıkmış gibiydi. Yeniden canlanışının ilk işaretleri gündelik gazeteye daha istekli bir ilgi duymayı belirledi. Sonra yavaş yavaş yeniden hafif romanlar, öyküler ve şiirler okumaya başladı. Epeyce bir süre sonra ise uzun zamandan beri ihmal etmiş olduğu fiskeye sarıldı. Muhteşem bünyesi ve sağlığı yeniden canlılık kazandı ve Martin gençliğin bütün o çabucak iyileşmenin yeteneğini ve dayanıklılığını elde etti. İhtiyaç duyduğu kadar dinlenir dinlenmez yeniden denize açılacağını söyledi. Ruth, Martin'in bu denize çıkma düşüncesini duyduğunda büyük bir hayal kırıklığına uğradı. "Neden gitmek istiyorsun?" diye sordu. Martin cevap olarak, "Para" dedi. "Editörlere karşı giriştiğim yeni hücumda hazırlıklı bulunmam lazım. Benim durumumda savaş enerjisini para sağlıyor, para ve sabır. Eğer istediğim sadece paraysa neden çamaşırhanede kalmadın?" "Çünkü çamaşırhane beni bir hayvan haline getiriyordu. Böyle bir işte çok çalışmak insanı
içki içmeye sürüklüyor. Ruth Martin'e dehşet dolu gözlerle baktı. Yani diye kekeledi. Martin için Ruth'un şüphesini dağıtmak çok kolay bir işti. Ama yaratılıştan açık yürekliydi o. Üstelik ne olursa olsun açık yürekli davranmak için verdiği kararı hatırladı. Evet diye cevap verdi. Düşündüğün gibi birçok defa içtim. Ruth ürperdi ve Martin'den uzaklaştı. Tanıdığım erkeklerin hiçbiri asla böyle bir şey yapmadı. Asla yapmadı. Martin acı acı gülerek. Öyleyse onların hiçbiri Shenley Hot Spring'de çalışmamış demektir dedi. Çalışmak iyi bir şey. İnsan sağlığı için yararlı, vaizler öyle diyor. Ve Allah bilir ya, ben de ömrümde çalışmaktan yılmamışımdır. Ama iyi şeylerin dahi fazlası zarardır. Şu çamaşırhanede bunlardan biri işte. Bir kere daha denize açılmışın sebebi de bu. Bu sonuncu gidişim olacak sanıyorum. Zira döndüğümde dergilerin surlarını yıkacağım. Eminim buna. Ruth suratı asılmış, sessizce dinliyordu. Martin de küskün bir tavırla onu süzüp, Ruth'un onun çektiklerini anlamasının ne kadar olanaksız bir şey olduğunu düşündü. Bunları yazacağım. İsmi de ağır işin insan ruhunda yarattığı düşüş ya da işçi sınıflarında işçi psikolojisi veya bunun gibi bir şey olacak. İlk karşılaştıkları günden beri o günkü kadar birbirlerine uzak kalmamışlardı. Martin'in içinde kaynayan isyan, ruhunu belli etmeden açık yürekliliği anlattığı itirafları Ruth'u itmişti. Ama onu asıl sarsan içki içmeye iten sebepten çok içki içmenin iğrençliğiydi. Bu aynı zamanda onu Martin'e ne kadar fazla yaklaşmış olduğu konusunda bir uyarı oldu. Ama o bir kere durumu böylece kabul edince bu daha da büyük bir samimiyete yol açtı. İçinde acıma duygusu ve Martin'i iyileştirmek için masumane, idealistçe düşünceler de uyanmıştı. Bu kadar ilerleyen bu genci kurtaracaktı. Onu eski çevresinin lanetinden kurtaracaktı. Onu kendisine rağmen yine kendisinden kurtaracaktı. Bütün bunlar Ruth'a soylu ve bilinçli bir insan düşünüşü gibi geldi. Bunun altında ve bunun arkasında kıskançlık ve aşk arzusunun bulunduğunu aklına bile getirmedi. Sonbaharın tatlı havasında bisikletleriyle bol bol gezintilere çıktılar ve tepelerde yüksek sesle insanın düşüncelerini yücelten harika şiirler okudular. Ruth'un böyle dolaylı bir yoldan onun kafasına sokmaya çalıştığı şeyler arasında feragat, fedakarlık, sabır, çalışkanlık ve üstün çaba gibi prensipler bulunuyordu. Bütün bunlar Ruth için babasının Mr. Butler'ın ve fakir bir göçmen çocuğu iken dünyanın en çok kitap dağıtan kütüphanelerine sahip biri haline gelen Aldra Corning'de kişilikleri sayesinde somut hale gelen soyut kavramlardı. Bütün bunlar Martin'in takdir ettiği, benimsediği kavramlardı. Martin artık onun düşünüş şeklini daha rahatlıkla takip edebiliyordu. Ruth'un ruhu artık Martin için kapalı bir kutu olmaktan çıkmıştı. Martin düşünce bakımından kendini onunla bir tutuyordu artık. Diğer taraftan anlaşmaya varamadıkları noktalar Martin'in Ruth'a olan aşkına etki etmiyordu. Martin'in aşkı eskisinden de ateşliydi. Zira o Ruth'u Ruth olarak seviyordu. Olduğu gibi seviyordu onu. Ve Ruth'un ince bünyeli oluşu da Martin'in gözünde ona ayrı bir büyü katıyordu. Senelerce ayağına toprağa basamayan hasta Elizabeth Barrett'ı okumuştu. Elizabeth Barrett Browning'le birlikte evden kaçış, güneş ışığına çıkmış ve ayağını yere basmıştı. Browning, Elizabeth Barrett'ı yaptığını, kendisinin ve Ruth'a yapabileceği karar verdi. Ama önce Ruth'un onu sevmesi lazımdı. Geri kalanı kolaydı. Martin ona sağlık ve güç kazandıracaktı. Martin gelecek yıllardaki hayatlarına dair hayaller kurmaya başladı. Fon olarak çalışma ve konfor ve genel bir refah içinde Ruth'la kendisini şiir okuyup şiirler üzerinde tartışırken gördü. Ruth
Yere yayılmış yastıkların arasında oturmuş yüksek sesle Martin'e şiir okuyordu. İşe, yaşayacakları hayata dair hayaller dünyasının kapısını açan anahtar buydu. Martin hep belirli bir tabloyu gördü. Bazen de Ruth Martin'e dayanmış, başı Martin'in omuzunda, Martin de bir koluyla onu sarmış şiir okur halde duruyordu. Bazen de güzelliklerle dolu sayfalar üzerine birlikte eğiliyorlardı. Sonra bir şey daha vardı. Ruth da duayı seviyordu. Martin'in cömert hayal gücü okuma sahnelerini derhal değiştiriverdi. Okurken bazen dimdik yamaçları kapanacakmış gibi dar vadilerde ya da yüksek yaylaların çayırlarında, aşağıdaki gri renkli kum tepecikleri ayaklarının dibinde çelenkler gibi durduğu halde yahut uzaklarda çağlayanların dökülüp bir buğu haline gelerek serseri rüzgar demetleri önünde titreşen, dalgalanan bir buhardan peçe gibi denize ulaştığı bir volkanik tropik adasında bulunuyorlardı. Ama ön planda daima hep okuyan, sonsuza değin okuyan ve güzellikleri paylaşan o ve Ruth vardı. Geri planda doğa fonunun gerisinde de buğulu bir loşluk içinde onların dünyadan ve dünyanın hazinelerinden hür kılan çalışma, başarı ve para kazanma bulunuyordu. Bir gün annesi Ruth'u uyarmak için "Benim küçük kızıma dikkatli olmasını öneririm." dedi. "Ne demek istediğini bilmiyorum ama bu imkansız. O benim." Ruth'un yüzü kızarmıştı. Ama bu hayatın kutsal konuları üzerinde aynı derecede kutsal tutulan bir anne ile konuşmak zorunda kalan bir kızın kızarışıydı. Annesi onun cümlesini tamamlayarak "Aynı sınıftan değilsiniz." dedi. Ruth başıyla doğruladı. "Söylemek istediğim bu değildi ama gerçekten de değil. Kaba, yabani, kuvvetli, çok kuvvetli. Temiz bir hayat sürmemiş demek istiyorsun." Ruth başıyla tekrar doğruladı ve tekrar yüzünü bir kırmızılık kapladı. "Evet, söylemek istediğim şey aynen buydu." dedi. "Böyle olmasında onun bir kabahati yok ama bir kere iyice bulaşmış artık." "Zifte mi?" "Evet, zifte. Hani beni korkutuyor da bazen bana yaptıklarını anlatırken ki o sanki bu yaptıkları hiç önemli değilmiş gibi serbest, rahat hali beni dehşete düşürüyor. Halbuki bu yaptıklarının önemi var. Yok mu?" Birbirlerine sarılmış öyle oturdular. Sessizlik anında da annesi Ruth'u okşadı ve devam etmesini bekledi. Ruth, "Ama ona müthiş bir ilgi duyuyorum." diye devam etti. "Bir bakıma o benim korumam altında sayılır. Sonra benim ilk erkek arkadaşım da o. Beni korkuttuğu zaman eğlenmek için aldığım bir buldog köpeği gibi geliyor bana. Hani şu Külhanbiyi kızlarının yanlarında taşıdıkları köpekler gibi, çekiştirip dişlerini göstererek zincirini koparmaya çalışıyor sanki." Annesi hiç konuşmadan onun devam etmesini bekledi. "Ona olan ilgim bir buldog köpeğe duyduğum ilgi gibi, öyle zannediyorum. Çok iyi tarafları da var ama diğer taraftan hiç beğenmediğim tarafları da var. Bilmem anlatabiliyor muyum? Hep düşünüyorum kendi kendime. Küfür ediyor, sigara içiyor, içki içiyor, sonra yumruklarıyla dövüşüyor. Asıl önemlisi bundan sonra da zevk alıyormuş. Her haliyle bir erkekte bulunmaması gereken davranışlara sahip olduğunu gösteriyor. Hiç değilse benim bir koca olarak isteyeceğim erkekte bulunmaması gereken davranışlar. Üstelik çok da kuvvetli. Benim prensim uzun boylu, ince, esmer, zarif, büyüleyici bir prens olmadı. Hayır, benim Martin Eden'a aşık olmam asla düşünülemez. Bu kaderin bana indirebileceği en ağır darbe olur." Annesi kaçamaklı bir dil kullanarak, "Benim söylemek istediğim bu değildi." dedi. "Sen hiç onun açısından düşündün mü bu meseleyi? Biliyorsun ki her bakımdan tercihe şayan olmayan bir kimse. Ya tutar da o sana aşık olursa?" Ruth, "Zaten öyle." diye bağırdı. Mrs. Morse nazik bir tavırla, "Beklenirdi o doğrusu." dedi. "Seni tanıyan bir kimseden başka ne beklenebilir?" Ruth ihtirasla,
Olney benden nefret ediyor dedi. Ben de Olney'den nefret ediyorum. O yanımda oldu mu kendimi bir kedi gibi hissediyorum. İçimden ona kötü davranmak geliyor. Hem de öyle hissetmesem bile ne olacak? Nasıl olsa o bana kötü davranıyor. Martin Eden'la olduğum zaman kendimi mutlu hissediyorum. Daha önce beni kimse sevmemişti. Hiçbir erkek sevmemişti beni. Yani öyle sevmemişti demek istiyorum. Sevilmek, öyle sevilmek de o kadar tatlı ki. Ne demek istediğimi anlarsın sen. Benim sevgili anneciğim. İnsanın gerçekten tam anlamıyla bir kadın olduğunu hissetmesi çok tatlı bir şey. Yüzünü annesinin kucağına gömerek hıçkırmaya başladı. Benim hakkımda kim bilir ne kötü düşünüyorsundur biliyorum ama yalan bir şey söylemedim sana. Ne hissediyorsam onu söyledim. Mrs. Morse garip bir keder ve mutluluk duyguları karışımı içindeydi. Bir sanat tarihi mezunu olan kız çocuk gitmiş, onun yerine bir kadın evlat gelmişti. Tecrübe başarıyla sonuçlanmıştı. Ruth'un yaratılışındaki o garip boşluk dolmuştu. Hem de bir tehlikeye girmeden, bir fenalık gelmeden. Bu kaba denizci bu işe alet olmuş ve Ruth ona aşık olmadığı halde o Ruth'un kadınlık bilincini geliştirmişti. Ruth itiraf ediyordu. Elleri titriyordu. Utançtan yüzü hala annesinin kucağına gömülüydü. Çok komik, çok saçma bir şey ama onun hesabına üzüntü duyuyorum. Elleri fazla titrediği, gözleri çok parlamaya başladığı zamanlar aklımı başka taraflara çekmek için onun hayatı, gittiği yanlış yollar hakkında ona öğütlerde bulunuyorum. Ama bana tapıyor biliyorum. Gözleri ve elleri yalan söylemiyor. Bu düşünce bunu düşünmek de bana büyüdüğünü hissettiriyor. Hakkım olan bir şeye sahip olduğumu hissediyorum. İşte beni de diğer kızlara benzeten bir genç kadın yapan da bu. Sonra daha önce onlara benzemediğimden de farkındaydım ve bunun seni endişelendirdiğini de biliyordum. Bana bu endişeni fark ettirmediğini sanıyorsun ama ben fark etmiştim ve Martin Eden'ın dediği gibi işi kıvırmak istiyordum. Konuşmalarına devam ederlerken her ikisinin de gözleri yaşlarla doluydu. Ruth soluk bir masumiyet perisi gibiydi. Annesi de sempatik, anlayışlı ama sakin bir tavırla açıklamalarda bulunup ona yol gösteriyordu. Onlar için kutsal bir andı bu. Annesi, "Martin senden 4 yaş küçük" dedi. "Dünya üzerinde yeri yurdu yok. Ne bir makamı ne de maaşı var. Ele avuca sığmayan serserinin biri. Seni seviyorsa şu öyküleriyle, çocukça hayallerle etrafındakileri kandıracağına, sağduyu icabı ona seninle evlenme hakkını verecek bir iş yapması gerekir. Korkarım ki Martin Eden hiç büyümeyecek. Baban ve babanın bütün arkadaşları gibi, Mr. Butler gibi örneğin, bir erkeğe yakışan bir iş ve sorumluluk sahibi olamıyor. Martin Eden korkarım ki hiçbir zaman para kazanamayacak. Halbuki bu dünya öyle kurulmuş ki mutluluk için para şart. Oh, hayır, o muazzam servetleri kastetmiyorum ama şöyle genel bir konforu ve temiz bir hayat yaşamayı mümkün kılacak kadar paradan bahsediyorum. Hiç bahsetmedi mi sana? Bu konuda tek bile kelime bile etmedi. Hiç teşebbüs etmedi ama eğer teşebbüs etseydi de ben konuşmasına meydan bırakmazdım. Zira biliyorsun sevmiyorum onu. Buna çok sevindim. Bu kadar temiz ve saf olan kızımın, biricik kızımın böyle birisine tutulmasını görmeye tahammül edemezdim. Dünyada soylu, sadık ve gerçek erkek olan birçok insan var. Onları bekle. Bir gün böyle birini bulur, babanla ben nasıl mutlu olduysak sen de mutlu olursun. Bir de daima aklında tutman gereken bir şey var. Evet anne. Mrs. Morse konuşurken sesi çok hafif ve tatlı çıkıyordu. Çocuk meselesi. Ruth bir zamanlar kafasında esen uçarı düşünceleri hatırlayarak yüzü böyle şeyler konuşmanın utancından kızarıp bu meseleyi daha önce düşündüm diye itiraf etti. Mrs. Morse, Mr. Eden'ı senin için imkansız hale koyan da bu çocuk meselesidir diye devam etti. Senin çocukların temiz bir kan taşımalı. Halbuki o
Korkarım ki temiz değil. Baban bana vaktiyle denizcilerin yaşadığı hayattan bahsetmişti. Anlıyorsun değil mi ne demek istediğimi? Her ne kadar annesinin anlatmak istediği şey Ruth'un hayal gücünün ulaşamayacağı kadar uzak, kapalı, müthiş bir kavram idiyse de Ruth gerçekten de anlamış olduğunu belli edercesine elini annesinin eli üzerine bastırdı. Sana danışmadan hiçbir şey başlamayacağımı biliyorsun diye söze başladı. Ancak sen de ara sıra bu defa olduğu gibi bana sorular sormalısın. Sana açılmak istediğim şeyler oluyor ama nasıl anlatacağımı bilemiyorum. Bunun sebebi de lüzumsuz bir alçak gönüllülük. Biliyorum, alçak gönüllülük, ama sen bu işi kolaylaştırabilirsin. Bazen bu defaki gibi bana sormalısın. Bir imkan vermelisin bana. Konuşmalarını bitirip kalktıklarında Ruth annesinin yüzüne bakıp onun ellerini tutarak "Ah anne" diye bağırdı. "Sen harika kadınsın." Annesiyle arasındaki bir eşitliğin bilincine varmış olmaktan doğan büyük bir sevinçle, "Eğer bir konuşmayı yapmasaydık seni asla bu şekilde düşünemeyecektim. Senin de bir kadın olduğunu bilmek için kendimin bir kadın olduğumun farkına varmam lazımmış." Annesi onu kendine çekip öperek "İkimiz de kadınız" dedi. Kolları birbirlerinin beline dolanmış, kalpleri yeni bir arkadaşlık anlayışıyla taşarak odadan çıkarlarken Mrs. Morse "İkimiz de kadınız" diye tekrarladı. Mrs. Morse bir saat sonra kocasına gururla "Küçük kızımız artık bir kadın oldu" dedi. Mr. Morse karısına "Bu demek oluyor ki Ruth aşık oldu" dedi. Mr. Morse cevap vererek "Hayır, bu demektir ki Ruth seviliyor. Tecrübe başarıyla sonuçlandı. Sonunda uyandı kızımız." Mr. Morse tam bir iş kadını tavrıyla doğal bir şeyden söz ediyormuş gibi ve kuru bir ses tonuyla "O zaman artık Mr. Eden'ı kovmamız lazım" dedi. Ama karısı onunla aynı fikirde olmadığını anlatır şekilde başını salladı. "Buna hiç gerek yok. Ruth'un söylediğine göre birkaç güne kadar yeniden denize çıkacakmış. Geri döndüğünde ise Ruth burada olmayacak. Ruth'u Clara teyzeye yollarız. Üstelik doğuda, değişik bir iklimde, değişik insanlar, değişik fikirler arasında, her şeyin değişik olduğu bir yerde bir sene kalmak da tam onun ihtiyacı olan bir şey."